Unable to sync. Aç bir daha aç. Yemek de yemedim bak, karnım da aç. Bir anda açlık bastıracak. Kötü kararlar vereceğim sonra. Açtı. Evine o da bu oyunu en iyi izlemeyecek kişi ama hep bu oyun yayınlanırken burada. Çok ilginç. En izleyecek kişiler siklemiyor oyunu. Bunların da ben var ya. Neyse. Entegrasyonu da yapayım. Çok da umurumda değil açıkçası, ben izlensin diye oynadığım bir oyun değil. Yine değil la. Evet, şurada kalmıştık. İkinci gün başlangıcı. Şimdi ceset arkada hala duruyor. Sağ solu gezmemiz lazım. Ee, şey yaparsak, bakmadığımız yerlere bakarsak iyi olur. Çağırayım mı? Çağırayım gelsin. Aşağıdadır kesin. The door is closed. Kadının odasıydı o. Ne oldu? Hı. Aha, işçiler gelmiş. Harbiden aşağıda bizimki de. Ay, işçilerle muhabbete gireceğiz, kesin mevzu çıkacak. Aman. Günaydın canım. Morning. Günaydın. Teğmen başıyla kısa bir selam veriyor. Looks like we can get to work at once. The union muscle turned up. They look rowdy. We should talk to them. Görünüşe göre hemen işe koyulabiliriz. Sendikanın adamları gelmiş. Yemek salonunun kapılarını işaret ediyor. Eşkıya gibi duruyorlar. Onlarla konuşmalıyız. Onlarla niye konuşmamız gerek? Eşkıya derken bunlar Garte'nin dün bize bahsettiği adamlar mı? Eşkıya derken I mean ungovernable. Martinez isn't exactly enthusiastic about the RCM being here. They prefer to be policed by the union. These men here. zapt edilemezler yani. Martinez RHM'nin burada bulunmasından pek memnun sayılmaz. Onlar sendika tarafından kontrol edilmeyi istiyor. Bu adamlar tarafından yani. Men who drink beer for breakfast? There's talk of an armed wing of the union called the Hardy Boys, who are responsible for state policing. I think it's them. Tam kahvaltıda bira içen tipler. Sendikanın Hardy Biraderler adında bir silahlı kanadıyla ilgili dedikodular dönüyor. Bahsettikleri kontrolü sağlayan adamlar onlar olmalı. Sayıları çok fazla, destek mi çağırsak? That would just escalate tensions. No captain would sign off on it. Solving one murder isn't worth a conflict between the RCM and the Debarders Union.
Bu yalnızca gerginliği arttırır. Hiçbir başkomiser bunu onaylamaz. Bir cinayeti çözmek uğruna RM ve Port İşçileri Sendikası arasında savaş çıkmasına değmez. In fact, even the death of two detectives might not warrant an all-out war. So let's keep a cool head, okay? Hatta iki dedektifin ölmesi bile bir savaş çıkarmayabilir. Bu yüzden kendimize hakim olalım. Anlaştık mı? Bunlar Garten'in dün bize bahsettiği adamlar mı? Sorry, I had a rough night's sleep. It's them by the looks of it. Loud and nasty, just like the manager said. Tamamen aklımdan çıkmış, notlarına bakıyor. Üzgünüm, dün gece pek iyi uyuyamadım. Görünüşe göre onlar gürültülü ve pisler. Tıpkı müdürün söylediği gibi. One loose thread less to worry about. And one big problem to replace it. Sendikal hocasında kimlerin olduğunu öğrendik mi yani? İyi, 30 experience iyi. Şimdi benim elimde kaç puanım var? 2 tane skill'im var, bir de yarım var. Onu bile doldurabiliriz neredeyse. 2 level bekletiyorum kenarda. Onları niye konuşmamız gerek onlarla? Everything points to the Dock Workers Union. The belt used for hanging him, tracks in the mud, the circumstances in Martinez, my preliminary information. Onu asmak için kullanılan kayış, çamurdaki izler, Martinez'deki durumlar ve edindiğim bilgiler. Hepsi liman işçileri sendikasına işaret ediyor. Which may, of course, all be wrong. But we still need to talk to them, and it won't be easy. Bunların hepsi yanlış olabilir tabi ama yine de onlarla konuşmalıyız ve bu hiç kolay olmayacak. One more thing before we do. Hadi We don't have başlayalım. to talk to them immediately. We can walk right past them, continue with our business. Başlamadan önce salona tekrar bir bakış atıyor. Onlarla hemen konuşmasak da olur. Yanlarından geçip işimize bakabiliriz. Good. A power move. Purposefully concentrate on something else first. Güzel. Bir gücünü kanıtlama hareketi. Bilerek onlardan önce farklı bir şeye odaklanmak. Bu bize avantaj verecekse ilk başta bir siktir edelim. Daha sabah çok erken. 07 saat. But aren't you curious to know what they have to say about the murder? Bir yere kaçtıkları yok ki, zaten buraya gelmezler de öyle bir şey olsa. Ama cinayet hakkında ne diyeceklerini merak etmiyor musun? They're in no hurry to leave. They think they own Ben de onu the dedim place. zaten. Anyway, I leave that choice to you. Whatever you decide is fine by me. Buradan hemen gideceklermiş gibi durmuyorlar. Kendilerini buranın sahipleri olarak görüyorlar. Neyse, seçimi size bırakıyorum. Her ne karar verirseniz ben uyarım. Otoriteye burada pay vermek istiyorum. Can I help you? Got the 20 real? Then why are you wasting my time and yours? Tamam lan, bakayım dedim. 20 real toplayacağız bugün için. Just a moment. Bir saniye. Yaşlı kadın kafeterya müdürüne dönüyor. She's agitated, judging from the way she keeps pulling at the frayed edge of her blanket. Telaşlı olduğu battaniyesini yıpranmış kenarlarını çekiştirmesinden belli. And there's no public phones nearby? Yakınlarda telefon kulübü sitemi yok. Closest phone booth is down the coast. Sorry for the inconvenience, ma'am. En yakın telefon kıyısının ilerisinde. Kusura bakmayın hanımefendi. Kafeterya müdürü özründe samimi gibi görünüyor. It's fine, I understand. Thank you anyway. I'm glad to see you again, dear. Peki, anlıyorum. Yine de sağ ol. Yorgun bir gülümsemeyle sana dönüyor. Seni tekrar gördüğüme sevindim canım. İyi günler hanımefendi. Her şey yolunda mı? Affedersiniz hanımefendi. Konuşmanıza istemeden kulak misafiri oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl oluruz? Please don't trouble yourself about me, sweetie. I was just hoping to make a call, but the Whirling's phone line isn't working. Lütfen kendini benim için yorma canım. Birini arayacaktım ama Whirling'in telefon hattı çalışmıyor. The union office probably has a phone, but I can't really get there. Or to the phone booth down the coast. And Gary's phone is dead too. Sendika ofisinde telefon vardır sanırım ama oraya gidemiyorum. Kıyının ilerisinde telefon kulübesine de. Gary'nin telefonu bozuk. Hiç çekiyor. Durun, telefon hattına ne olmuş? Telefona neden ihtiyacınız olmuştu? Harbiden hatta ne olmuş? The manager was vague about it. Dur ben bir sorayım ona.
Müdür net bir şey söylemedi. Why would he be vague about phone problems? This is something to look into later. Ask God, maybe. Telefonla ilgili neden muğlak konuşsun ki? Daha sonra bunu ele almalı. Belki Garte'ye sormalı. Telefona neden ihtiyacınız To oldu? let the young woman who's house sitting for us know that we may be delayed. Morel, my husband, and our friend Gary were supposed to get back by Monday night, but they're still missing, and I haven't heard from them. Bekletmek iyi bir şey mi? Yani iyi bir şey, kötü bir şey bana göre abi oyunda. Tercihler. Yani benim otorite pasif çekim orada bana başarılı bir çek attı. Dedi ki yanlarından geçersen bu onları siklemediğin anlamına gelir ve otorite olarak seni üstün gösterir dedi. Ben de bu seferlik ona inanmak istedim. Bakalım ne olacak yani. Mantıkta dedi ki bence merak ettiğin sorular var dedi. Bu konuda otoriteye güvenmeyi tercih ettim ben. Evimize göz kulak olan genç hanıma geçebileceğimi haber vermek için Morel'in yani eşimin Geri ile birlikte pazartesi gecesi dönmüş olması gerekiyordu ama hala ortada yoklar ve onlardan hiç haber I alamadım. was also hoping she'd heard from Morel. Bir de belki o Morel'den haber almıştır diye umuyorum, yere bakıyor. Evet, anlatın bakalım, eşiniz daha önce ortadan kaybolmuş muydu? Bu ikinci bir meseleye benziyor. Benim esas meselemle ilgilenmem gerek daha sonra. Yolla questler. That's just it. This isn't like him at all. He always plans his expeditions so carefully. Ha işte hiç huyu değildir. Keşif gezilerini daima özenle planlar. A cold breeze hisses through dense thickets of reeds. Something sweet in it, somnolent. A damp chill goes down your spine. When you look around, you're still in the whirling in rags. Ne yaşıyor ya? Bu şehrin fısıltısı da bir değişik bir ruh hastası yani. Sık sazlıkların arasında serin bir meltem tutuyor. İçlerinde ise tatlı mahmur bir şey var. Sırtında aşağı doğru nemli bir ürpersizliği. Etrafına baktığında hala whirling in rags'tes. But you have more important things to worry about. Fakat sizin daha önemli meseleleriniz var. Pencereden koya doğru bakıyor. Eşiniz çıktığı bu keşif gezisi nedir? Eşiniz bir tür bilim insanı mı? Moralden biraz daha bahsetsenize, görünümü, karakteri, ilişkiniz. Bu özelliğim pek fark edilmiyor ama esasında dünyaya ve kendime dair tüm hafızamı yitirdim. Bunu geç. Keşif gezisi ne? Just some field work, sweetie. Morel is a highly trained scientist. He and his assistant Gary are studying an extremely rare species of insect. Sen skill bekletmeyi sordun. Onu anladım şimdi. Tepki de vermiyor ki. Daha çalışması canım. Moral çok eğitimli bir bilim insanı. Asistanı Gary ile birlikte çok nadir görülen bir böcek türünü araştırıyor. Desene oğlum, düzelsene onu sormadım diye. Ya abi, RPG oyunlarda kenarda bir tane skill tutmak iyidir bence. Ya bir de burada aktif check geldiği zaman buradan skill açıp verebiliyorsun. Item değiştiremiyorsun ama o yüzden kritik bir durumda yani acil durum skill'i olarak tutarım ben. Daha çalışması canım. Moral çok eğitimli bir bilim insanı, asistanı. Gary ile birlikte çok nadir görülen böcek türünü araştırıyor. But they should have returned by now. They were just going down the coast across the water lock to set a few traps. He said they'd be back on Monday. What could be keeping them? Şeyleri kaçırıyor olabilirim o skill'leri vermediğim için. Bazı pasif check'leri kaçırıyor olabilirim ama yapacak bir şey yok. Bu setting'e göre aktif check'ler çok daha hayati. Ama çoktan dönmeleri gerekirdi. Birkaç tuzak kurmak için kıyının ilerisinde kanal kapısının önüne gitmişlerdi. Pazartesi döneceğim demişti. İç çekiyor. Onları alıkoyan ne acaba? The water lock, that was broken. Could this be it? Kanal kapısı bozuktu, o yüzden olabilir mi? Öte tarafına geçilen kanal kapısı bozuk. Muhtemelen orada mahsur kalmışlardır. Oh my,
What happened to the water lock? Kanal kapısına ne oldu? Olacak iş değil. Koskoca bir tereyağı reklam panosu devrilmiş. Dosdoğru suya düşmüş. Ve ufak bir teknik sorundur. Gerçekten mi? Tereyağı düşmüş. Oh, sweetie. If it weren't for you, I'd be looking forward to another sleepless night. Thank you from the bottom of my heart. %72'ler benim şanssızlığım ya. Ah canım, sen olmasan bu geceyi de uykusuz geçirecektim. Sana canı gönülden teşekkür ederim. Ya zaten skill setimi bozacak, min max yapacak şekilde şeyi aktif çek için bozmam herhalde ya. Çok kritik olması lazım. Ah canım, sen olmasan bu gece uykusuz geçirecektim. Sana canı gönülden teşekkür You're ederim. welcome, ma'am. Teşekkür ederim. I hate to ask, but if your investigation takes you to the other side of the coast, please do keep an eye out for my husband. Demeye çekiniyorum ama olur da soruşturmanın sırasında yolunuz kıyının öte tarafına düşerse lütfen eşim de oralarda mı diye bakın. Aklı başında biri gibi duruyor muyum ben hanımefendi? Hareketlerime bakın. This will surely lead to a cryptozoological mystery with that extremely rare insect. Ne diyorsun acaba manyak? Son derece nadir böcekten bir kriptozooloji gizemi çıkacağı kesin. And if you see him, let him know Lena is waiting for him here at the Whirling. He gets so tangled up in his work that he may not know the water lock's been repaired, and it's cold out there. Onu görürsem Lena'nın Whirling'de beklediğini söyle. Kendini işe öyle kaptırır ki kanal kapısının tamir edildiği bilmeyebilir. Üstelik havada pek soğuk. Görürsem burada olduğunuzu söylerim oraya gidersem ya. Ver. Oh, you're such a dear. Thank you, sweetie. Henüz bilim insanı. Teşekkürler canım dedi. Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more precise. Evet diyor. Zoolog. Kriptozoolog demek daha doğru olur. Kriptozooloji It's a nedir? pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Nasıl iş lan bu? Mitolojik yaratıkları ve şiir efsanelerine dair araştırmaları meşrulaştırmaya çalışan sözde bilim dalı. Hemen etkilenmişe benziyor. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. Bu da bir görüş, evet, herkesin farklı görüşü olabilir. She's used to playing off such insults casually, but they still affect her. Böyle hakaretleri rahatça savuşturmaya alışkın ama bu gibi sözler onu yine de etkiliyor. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. Affedersiniz hanımefendi, maksadım hobinizi küçümsemek değildi. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Hobi değil bu canım. Zoolojinin bir alt dalı, çok nadir görüldükleri için çoğunlukla soyu tükenmiş veya hatta uydurma kabul edilen hayvan türlerini inceliyor. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. Üniversiteler bunlarla She's uğraşmıyor diyor. completely internalized her husband's struggles. They are her own. Allah Allah. Niye ki? Böyle bir şey ne işimize yarayacak ki? Belki onu bazı havalı kriptitler hakkında bilgi vermeye ikna edebilirsin. Artı birimiz var, eşiyle ilgili endişesi azalmış. Dur bakalım. Moralden biraz daha bahsetsenize, görünümü, karakteri, ilişkiniz. Harbiden nereden bileceğiz ki bulduğunuzu? Oh dear, I'm not sure where to begin. Ne zamandır We'll be evlisiniz? celebrating our 16th anniversary this autumn. Not the most numerically satisfying anniversary, but I like the less obvious milestones even more somehow. 16. yıl dönümleri olacak. Nasıl By tanıştınız? a dating agency, I'm ashamed to say.
I was looking to get back into the scene after recovering from my accident, and he'd just divorced. Çöp çatanlık We aracılığıylamış. hit it off, and well, here we are. İyi anlaştık ve işte bugünlere She's geldik. skipping over some important parts. Perhaps you'll find out more later. Önemli kısımları atlıyor. Belki daha sonra fazlasını öğrenirsin. Kocanızı tarif edin o zaman. Well, his expression is slightly grumpy, but his eyes are always bright and curious, like a small boy's. And his palms are quite coarse from all the field work, but he's quite gentle. Adeta hafif somurtuktur fakat gözleri daima parlak. Küçük bir çocuk gibi meraklıdır. Avuçları da bütün o saha çalışmaları nedeniyle epey serttir. Ama kendisi çok naziktir. It's always a challenge to describe the person you know best in the world. Hayatta en iyi tanıdığın kişiyi tarif etmek her zaman zor iştir. Tekrar deneyelim. Onu sokakta onunla buluşacak olsam nasıl birini arıyor olmam gerekir? Oh, well, he's a bit shorter than you, but with a larger frame, and he has longish white hair, usually a bit uncombed. You might say wild even. Senden biraz daha kısa ama daha iri yapılı. Uzun beyaz saçlı. Genellikle taranmamış olur. Hatta tarmar The denilebilir. lieutenant pulls out his notebook and begins jotting down the woman's description. Teğmen defterini çıkarıyor. Kadının tarifini not almaya başlıyor. One other thing, he'll likely have all kinds of field gear on him, even if he's not out in the reeds, you know, just in case. Ve daha eşim sazlıklarda değilse bile muhtemelen üzerinde saha ekipmanı olacaktır. Söylemiş olayım. I hope I've been useful. İşinizin aradığı şu nadir görülen böcekten biraz daha bahsetsenize. Oh, sweetie, it's fascinating. But I shouldn't bore you with entomological minutiae. Canım büyüleyici bir şey, kendine geliyor. Ama seni entomolojik teferruatla sıkmamalıyım. The lieutenant gives you a sideways glance. Hayır istiyorum. Well, it's a phasmid technically, but Azmitmiş. Oh yeah. Here comes the interesting. Niye bu kadar coştu ki buna bizim 6. hissimiz? where other phasmids imitate sticks or leaves, this one's a living reed. It disguises itself among the reeds here on the insular Indian coast. Sazlıklarda Hence its gizleniyormuş. name, the insular Indian phasmid. Perhaps you'll end up co-discovering the phasmid with us officers. İsmi de oradan geliyor. Belki Fazmit keşfimize ortak olursunuz memur beyler. Gözlerinin içine bakıyor. Düşünce bir şekilde başını yukarı aşağı I sallıyor. knew it. We're gonna be chasing made-up insects with cryptozoologists. Biliyordum. Teğmen iç çekiyor. Kriptozoologlarla uydurma böceklerin peşine düşeceğiz. It's not made up, officer. I can assure you. Uydurma değil memur bey, sizi temin eder. It's simply elusive, so much so that most establishment zoologists doubt it exists at all. Sadece öylesine ürkek ki çoğu geleneksel zoolog varlığından şüphe ediyor. Fazmit'in buralarda olduğunu size düşündüren ne? Well, some teenagers making out in the reeds saw one. They didn't know what it was, of course, but there was a brief article in a local newspaper about their encounter with a ghost insect that looks like the reeds. Gary sent us the clipping. Bazı gençler görmüş. Sonra haber yapılmış. Yani elinizdeki tek delil bir gazete küpürü. Of course, most phasmid sightings turn out to be false alarms, but their description matched the insular Indian phasmid perfectly, and they didn't even know what they were looking at. Tabii birçok Fazmit vakasının yanlış alarm olduğu ortaya çıkıyor ama gençler tarifi insülinde Fazmit'e mükemmel uyuyor. Enthusiasm has wiped the worry from her face. Her eyes sparkle behind her glasses. Coşku yüzündeki endişeyi alıp götürdü. Gözlerinin ardındaki gözleri uçtu. Bu kriptit sizi epey heyecanlandırıyor gibi. I suppose I have something of a personal connection to the insular Indian phasmid.
All scientists have their little hobby horses. Bir bağım var sanırım. Tehlikeli mi? Not at all. Why else would it hide itself so carefully? Hiç değil, yoksa neden kendini böyle gizlesin ki? Değerli mi? Oh, I doubt it. No one gets into cryptozoology for the money, sweetie. Ama güçleri var mı? Yes, it can blend in almost perfectly among the reeds. It's how it's stayed hidden all these years, centuries even. Onca yüzyıldır gizli şekilde kaldı, hatta yüzyıllardır. Tamam. Oh dear, Özel yapan şey I'm ne? afraid I'm not explaining this very well. It is very special. Canım, sanırım pek iyi anlatamıyorum. Çok ama çok özel. Kadının yüzü utançla kızarıyor. Morel can explain it all much better. I wish you could hear him describe it. Then you'd understand, I'm sure. Şunu bir atalım, ne çıkar ki buradan? Niye böyle bir aktif çek var ki? You're an enthusiast, Ananın amıymış ya. but you're still an idiot. Hevesli bir amaksın ama hala bir amaksın. 1-2 atıp duruyorum abi sürekli. Yine mi %72 idi o? Giyeceğim 72'sine ha. Kriptler hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Yaşayan kriptler, soyu tükenen kriptler, deniz kriptleri, karip anlat. Kitleyecek ya. We don't have time for Cryptozoology 101. Let's get back to work, shall we? Tamam abi. Neyse ki. Öğrenemedik de zaten. Hey, so we've been monitoring you internally, and now we know your copo type. Seni içeriden gözlemliyorduk artık. Polissel tipolojini biliyoruz. Dur biraz. Polissel tipolojiler mi var? Tamam, neyim ben? Guess. Evet. Havalı bir polis. Bir tür silahlı polis. Özürcü polis mi? Özür dilerim, pek emin değilim. Beni gözlemlemek zorunda kaldığınız için özür dilerim. Havalı polis. No, you're the sorry cop. The cop who's sorriest. Let's make it official then, shall we? Hayır, özürcü polis. En çok özür dileyen polis. Artık adını koyalım. Huge lack of enthusiasm going on in here. Ciddi bir coşku eksikliği var diyor empatimiz. Ama diğer polissel tipolojiler neler? Diğer polissel tipolojiler kıskanmasın. Özür dilerim. Buradan sanırım bir duygu tohumu alıyoruz. Aslında özür dilemiyorum. Fikrimi değiştirdim. Onlar özür dilesin. Diğer polisler, tipolojiler kıskanmasın. What? Jealous of the sorry cop? I think they'll be fine. Don't worry. Özürcü polisi mi kıskanacaklar? Bir şey olmaz, merak etme. They'll be super, super fine. It'll be totally okay. You can dual copo type from sorry to anything. Çok ama çok rahat olacaklar. Gerçekten sorun olmayacak. Özürcüyle yan dal yaparsın. Diğerleri ne? Oh, you know, Apocalypse, Superstellar, the advanced interesting cop, Liquid Shadow cop. But you're too sorry to say those things. So, here we go? Bilindik şeyler işte. Kıyamet süperstarı, aşırı ilgi çekici polis, likit gölge polis. Ama sen öyle şeyler söylemeyecek kadar özürcüsün, o yüzden başlayalım mı? İlla bu fikir tohumunu alacağız ha. Alsak mı ki? Avantajı da olabilir, dezavantajı da olabilir. Bilemiyorum ki. Ne diyorsunuz? Kafa yorup fikir tohumunu başlatabiliriz. Direnebiliriz de. Özürcü polis 4, süperstar polis 1, kıyamet polis 0, sıkıcı polis 3. Öyle bir stat var. Komünist 4, faşist 2, koyu liberal 2, merkezci 3. İyi polis, kötü polis 10, onur 0. Bu görevleri bu arada o eklentiden görebiliyorsunuz. Harita yok hala.
Ya statları da görebiliyorsun. Statların ne olduğunu falan. Böyle yapınca oylama gitti. Alalım bakalım. Özürcü polis olalım. Olmayalım mı? Yerler onlar özür Yes, dilesin. impotent rage and lamentation. Almıyor. Let's wrap it up. Evet, aciz, öfke ve feryat figan. Toparlayalım mı? Aslında özür dilemiyorum. Fikrimi değiştirdim. No, you don't. Come on. You'll be back to saying sorry in 2 minutes. Stop wasting time and begin the repentance. Yok canım, hadi ama. 2 dakika sonra yine özür dileyeceksin. Zamanını harcamayı bırak da vicdan muhasebesine başla. Hayır, gerçekten özür dilemiyorum. Siktir git. Özür dile. Kafa yor. Ne gelecek o fikir tohumundan merak ettim ya. Bir dakika. Ansızın düşen berduş polis, çak birleştik, bir de alttan kaçmadı. Arabaları fısıldayan adam. Şu baldızı kendine. Süperstarlık kanımda var. Bak mesela süperstar polis, kıyamet polisi. Sıradan polis. Dolaylı vergilerini yönetmek, tarafsız. İşsiz otoyanlık, dedektif kostümü, bordo, diploma, sanat iletişimi. Bu şeyimiz boş aslında yani. Fikir tohumu, düşünce diyarımız yok aslında. Özürcü polis olsak ne zarar olacak ki yani? Zararı olabilir mi ki? Hiç fikir tohumumuz yok. Bunlardan artı alıyoruz yani. Bak mesela artı bir duyarlılık veriyor bu evden uzakta yapayalnız. Ne diyorsunuz? He, isteyince unutabiliyorsun da o da var. Of course you are. It's okay. Çuvaldızı kendine. See if you can get something out of this, like info. Or maybe every time you say you're sorry, you get $1 million. Tabii ki dileyeceksin, sorun değil. Bak bakalım bundan bir şey çıkarabilecek misin? Yani bilgi veya belki her özür dilediğinde 1 milyon papel kazanırsın. That won't happen. Bir şey olmayacak. Altı saat. Geçici araştırma bonusu. -1 otorite. Partinin utanç kaynağı. Üzülünce belki bir şey gelecek. Durdurabiliyoruz mu istediğimizde? Evet. Otoritemiz kaç ki bizim? Çok da bir sike yaramıyor mu? Gitsin bakalım. Şey yaparız. Güçlü bir sorgu morgu yapacağımız zaman bunu hatırlatın. Durdururuz. Otoriteden -1 yemeyiz o zaman. Tamamlananlar. Bu sanırım dayanıklılık. Öğren dayanıklılık sınırı 4 oluyor. Cap'i arttırmış. Bu algının cap'ini 5 yapmış. +1 duyarlılık vermiş. Açınca pozitif olur. Şu çorba mevzusuna bakalım bir de. O kadar iyice doğranmış ki şefi var. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod. Bundan nasıl konuşacağız? Your presence. Adam mutfak gereçlerini düşünüyor ve başıyla sana hafif bir ona işaret yapıyor. Varlığını tanıdığını gösteriyor. Ceset koymak için buzdolabı lazım. Şu kapının arkasında ne var biliyor musun? Mavi kapıyı işaret et. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Bu bizim dilimizi bilmiyor ki. Sana bakıyor sonra hemen uzağa bir bakıyor. Silkiniyor ve bir şeyler mırıldanıyor. Shrugging is an international sign for no, I don't know what's behind that door.
Soğukkanlık, silkinmek şu anlama gelen evrensel bir şart. Hayır, o kapının arkasında ne olduğunu bilmiyorum. Leo senin Manana ile arkadaş olduğunu söyledi. Doğru mu bu? The mention of manana gets his attention. He smiles and delivers a whole slew of unfamiliar words and lively gestures. Then he falls silent again. Manana bahsi ilgisini çekiyor, gülümsüyor ve yepyeni bir Steven yabancı kelimeyle coşkulu hareketler saçıyor. Sonra yine sessiz They're duruyor. friends. Arkadaşıymış. İçgüdülerimiz olmasa hiçbir şey anlayamayacağız ha heriften. Şu pişirdiğim borç çorbasında neler var? Büyük tencere işaret et. The man says a couple of sentences in that strange language of his and then seems to wait for you to speak. Adam kendi tuhaf dilinde iki cümle söylüyor ve sonra senin konuşmanı bekler gibi duruyor. Evet, başını onayla. Hayır, başını iki yana salla. Özür dilerim, seni anlamıyorum. Denemek ister misin diyor herhalde. Ne diyorsunuz? Bence denemek ister misin diyor. Bizim görevimiz bu konuda ne tam olarak? Özel borç. Revcilerin içtiği borç çorbasının özel yanı ne? Çorbayı Berlin'in Rex'ına pişiriyor. Onu mutfakta bulabilirsin. Evet, bence ikram edecek. Borscht need more vodka? Aha. Baş istiyor. Çorbaya ve ardından sana bakıyor. Daha vodka. Raftan bir şişe alıyor. Okay, so it's vodka that keeps the men happy and in good Aynen öyle. spirits. Clever move by the Union. Pekala, demek adamların mutluluğunu ve neşesini vodkaya bağlı. Başıyla onaylıyor. Sendikadan zekice bir hamle. Of course, vodka. Now that makes a very, very special borscht indeed. Turn it up and then ask for some yourself. Tabii vodka böylesi gerçekten de çok çok özel bir borç çorbası olur. Dozu yükselt ve sonra biraz da kendine iste. Siktir git. Turning it up seems like a dangerous idea, honestly. The place is a powder keg. Dozu yükseltmek açıkçası tehlikeli bir fikir. Ortalık zaten barut fıçısı. Burada bütün herkesin davranış tarzını falan değiştirebiliriz ha, yaptığımız şeyler. Evet, başını onayla ve parmaklarını saat yönünde döndür. Vodka dozunu yükselt. Hayır, vodka yok. Parmaklarını saat yönünün tersine döndür. Yapma. Aşçılık işini sana bırakayım. Bu işimize yaramaz ki. Huzursuzluk çıkması daha iyi. Vodka yok. Yapma. Cook gives you a long, disappointed look, then turns the stove off and seems to wait for you to speak. Aşağı el kırıklığıyla sana uzun uzun bakıyor. Sonra ocağı kapatıyor ve konuşmanı bekler gibi duruyor. Dolap var mı? The man keeps shaking his head. His eyes seem sad. Then Adam he starts kafasını swiping sallayıp crumbs off the countertop. duruyor, bakışları üzgün, sonra tezgahtaki artıkları temizlemeye I başlıyor. don't think he understands, officer. We Anladığını need to sanmıyorum find some other dedektif. way to make ourselves clear. Kendimizi anlatmak için başka bir yol bulmamız gerek. Hangi dilde konuşuyor? Biliyorum kim biliyor. Kesme tahtasının üzerindeki eti bıçaklar gibi yap. Cesedi koymam lazım. Kime işaret? Buzdolabına. Buzdolabına işaret et. Why am I the corpse? Ceset neden ben oluyorum? Gözlerini ikinize birden aydınlık bir tebessümle bakan aşçı çeviriyor. Doesn't matter. I don't think he understood us anyway. He wouldn't be Bizi smiling. anladığını sanmıyorum. Zaten anlasaydı gülümsemezdi. Bu buzdolabına ceset koymam lazım. Oh, no. Body no fit fridge. Fridge more. Aha. O gözleri anlayışla aydınlanıyor ve sonra hemen tekrar kararıyor. Yo diyerek kafasını sallıyor. Ceset sığmaz buzdolabı küçük.
Neden biliyor? Belki ceset de küçük. İyi o halde. I know. Emin bir şekilde başını sallıyor. Biliyorum. Okay, we have our answer. Hadi gidelim. Havadan aldık experience'larımızı. Bunun için hukuk okudum. Bunları siktir edip geçelim. Yanımız bu yönde. Ne oldu lan? All around you, rain falls on the great city of Revachol. Rain drips from the eaves and floods the Ceset gutters, duruyor orada iyi. washing the filth away. Dört bir yanında yağmur damlaları büyük rövaşata düşüyor. Yağmur saçaklardan akıyor ve çukurları dolduruyor. Pisliği temizliyor. The spring thaw must be here. The Hayda. snow is melting. Bahar havası geliyor olmalı. Karlar eriyor. Ben ne yapıyorum? Looking up at the sky, cold water dripping from your hat. Adam çürüyecek. Gökyüzüne bakıyorsun. Soğuk su şapkandan damlıyor. Ne görüyorum? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Dev savaş gemilerini andıran gri gökyüzü. Birbirleriyle çarpışan bulutlar. Dünyaya yağan yağmur. Ne hissettiriyor? Humid, your coat shields you from the rain while the city shivers around you. Rutubet şehir etrafında titreşirken palton seni yağmurdan koruyor. Batıda ne var? Sheets of rain over the water, a flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinaise, with its motorboats and gently swaying reeds. Merdivenler okyanusa uzanıyor. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Körfezin yarısı suya batmış, parçalanmış bir deniz kalesi var. Ravaşol koyunun ötesinde hayaletler gökyüzüne yükseliyor. Köyünün aşağısında ne var? Urban coastline, rain dripping off Eternite-covered roofs. Cinder blocks left over from half-finished construction. A defunct research and development building, once seized by revolutionaries. An old wooden church stands on stilts above the water. Şehrin sahil şeridi Eternit kaplı çatılardan yağmur akıyor. Yarım kalmış inşaattan kalan biriketler. Zamanlar devrimciler tarafından ele geçirilmiş artık kullanılmayan araştırma ve geliştirme binası. Eski ahşap bir kilise sütunlarla suyun üzerinde duruyor. Onun da ötesinde. Coal City, end of all lines. Kömür şehir, bütün yolların sonu. Hayaletler kimmiş? The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the office windows. La Delta'nın gökdelenleri ticaret semti. Will you ever go there? Oraya gitmeyecek misin? Gidecek miyim? No, you are just one of the hundreds of thousands who watch them rise across the bay from Martinaise every day. Hayır, sen sadece koyun karşısında yükselişlerini Martinez'den izleyen yüz binlerden birisin. Akılları geçir. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smokestacks rise somewhere in the distance. Saçın berbat bir halde, yağlı ve etrafındaki kömür fabrikalarının külleriyle karışmış. Uzaklarda bir yerlerde duman bacaları yükseliyor. Doğuda ne var? The great gates of the industrial harbor are locked. A chill runs down your back. You shudder like an animal trying to shake water from its hide. Endüstri limanının dev kapıları kilitli şekilde duruyor. Sırtından aşağı doğru bir soğuk hissediyorsun. Islanınca silkelenen bir hayvan gibi titriyorsun. Yoksunluk hissi vuruyor bize şu an. Titremeyi durdurmak için dişlerini sık. Omuzlarını tekrar silkele. Sık bakalım. Behind the gates, heaps of supply crates, red and blue metal shipping containers, slick with rain. The Greater Revachol Industrial Harbor is an artificial mountain range. Immense wealth resides within, and immeasurable poverty in its shadow.
Konteynerler yağmurla görünüyor. Yavaşal bölgesi endüstri limanı. İnsan yapımı sıra dağlara benziyor. İçerisinde inanılmaz bir servet yatıyor. Gölgesinde bir o kadar inanılmaz fakirlik. Ötesinde Elysium, King Dri's passenger harbor. Cruise ships flanked by dock arms. Cranes watching over the mouth of the river distributary. Kral Derisi yolcu limanı. Liman ve işlerin arasında nüfuz gemileri sırada. Winch nehir kolunu kolluyor. Nehir kolunun ötesinde Huron, the lower middle class. Distributary after distributary cuts the city blocks in half. 7-story buildings trail off into the rain. map'i yapıyoruz herhalde şu an. Alt orta sınıf yerleşim bölgenin ortadan bölen nehir kolları var. 7 katlı binalar yağmurun içerisinde kayboluyor. Oranın ötesinde A silvery curtain of rain over the houses. The class divide. evlerin ötesinde gri yağmur bulutları var. Sınıf ayrımı var. Kuzey Capeside apartments. Tower blocks crowd one another. 4.46mm bullets still lodged in their war-torn stone walls. kıyı apartmanı yüksek binalar ardına sıralanmış 4.66 mm mermiler savaştan çıkmış taş duvarlarında duruyor. Hallways collapse from the mortar hits of a war that was lost long ago. Clotheslines go to waste in the rain. Radios play. Uzun zaman önce kaybedilen savaşta havan toplarıyla vurulmuş ve yıkılmış olan geçitler var. Çamaşır ipleri yağmurda hedef oluyor. Radyolar çalıyor. Peki buranın yakınında ne var? Şurası da bomba düşmüş herhalde buraya da. A yard. Rain falls onto the roof of a woodshed. Filthy water pools around a body. Droplets of rain slip from the dead man's cold cheeks. Yağmur bir odunluğun çatısına düşüyor. Bedenin etrafına pis su birikiyor. Yağmur damlacıkları ölü adamın soğuk yanaklarından aşağı akıyor. Güneyde A traffic jam. Rain thrumming on the roofs of motor vehicles. Inside, drivers watch water streaming down their windshields. The statue of a king shudders. He too is cold. The canal bridge has been raised. trafik sıkışıklığı var. Yağmur motorlu taşıtların tavanlarında tıkırdıyor. İçlerindeki şoförler yağmurun ön camlarından akışını izliyor. Kralın heykeli üşümüş titriyor. Kanal köprüsü kaldırılmış. The road Bir taraf. descends. A raised motorway loops above the ghetto. Beneath its concrete columns, a sea of rooftops, woodwork, and tar stretches northward. 4-story buildings as far as the rain can fall. The snows melt in Jamrock. Yol yükseliyor. Yükseltilmiş otoyol gettonun üstüne geçiyor. Beton kolonların ötesinde çatıların ahşaptan ve katrandan bir okyanus sanıyor. Bir yanda yağmur bulutlarının altında 4 katlı binalar. Jamrock'ta karlar eriyor. Turistik falan değil, hayat şartı yoldaş. Neden orada değilim? Titre, daha da ileriye bak. In the rain-swept distance, above the rooftops of Jamrock, a repurposed silk mill stands perched above the motorway exit. Precinct 41 hunches in the rain. Bizimkinin geldiği yer. Jamrock'un yağmurdan sırılsıklam olmuş çatıların ilerisinde karakola çevrilmiş olan eski ipek fabrikası. Otoyolun çıkışının üstünde duruyor. 41. Polis Karakolu yağmurun altında eğilmiş bekliyor. Your vision blurs. You wipe your face with your hand. The rain stings your eyes, making you look up and blink. Görünüşün bulanıklaşıyor. Yüzünü elinle siliyorsun. Yağmur gözlerini acıtıyor. Seni yukarıdan baktırıp gözlerini kırptırıyor. Yukarıda ne var? Coalition era statics hang like apparitions under the cloud cover. Way up there, where rain forms, rotors flutter silently. Your sight clears. Uçan zeplin gibi bir şey kullanıyorlar herhalde. Çok yukarıda yağmurun oluştuğu yerde pervaneleri sessizce pırpır ediyor. Görüşün düzeliyor. Vay anasını, neymiş burası? This rain will not let up anytime soon. At least we are dressed for it. Let's keep Kafadan 10 puan. İyidir. Yağmur yakın zamanda dinecek gibi değil. Neyse ki hazırlıklıyız. Giyimimiz uygun. Hadi devam edelim. Edelim bakalım.
Ha, kadın var burada. Ne yapıyorsun lan? Fuck does Kuno care? Buna bana bir dondurucu gerek cesedi koymak için. For the fuck imp. Good thing you asked the Kunmeister. Kuno knows a fridge. Perfect for freezing. Dümbelek için mi? Üstad Juno'ya sormakla en iyisini yaptın. Yaşından büyük görünmek için başına eğiyor. Juno'nun bildiği bir dondurucu var. Tam ibne dondurmaya uygun. Gerçekten mi? Sana inanmıyorum. Yardım edeceğini biliyorum. Biliyordum. Nerede o? Bacon Man's in a rush. But what's in it for the Kuno? What's the return on Kuno's investment? Bak sen it oğlu itin acelesi mi var yoksa? Juno'nun bu işten çıkarı ne olacak? Kollarını kavuşturuyor. Juno yatırımının karşılığını ne alacak? Cesetsiz bir avlu. Vatandaşlık bilincin yok mu senin? Bu bilginin karşılığında bir gün ödeyeceğim sana güzel insan. Ama vaktimiz daralıyor. 2. Retorik. %72 geldi gene. Juno ile kankaymışız artı 2. Juno'nun ağzındaki baklayı çıkart. Yapıştır artı 2'miz var kankayız. Kuno's Sikeceğim artık ananı avradını ha. Say your job is on the line. He'll sympathize. Vallahi gına geldi ha. Juno fakir bir mahallenin fakir bir çocuğu. İşine söz konusu olduğunu söyle. Anlayış gösterecektir. Zorla bize fail check attırıyor ya. Seçenek sokuyor. Fail attığımız için. Ya sikeceğim 72'leri ya. 72'ler hep sıfır çıkıyor. Sikeceğim. Gavin de oynuyor. Ondan izlediniz mi hiç? Onda da mı böyle? Daha bir kere check geçtiğimizi görmedim. Ya geçtik de 72'lerde yani 8 tane attıysak 7'si fail. Alamadık bilgiyi de ya. Aktif check koyduklarına göre bir yerde buzdolabı var gerçekten. Neyse zorla bize bunu yaptıracak. Emin miyim kulağı beni zayıf gösterir gibi geliyor. No, it's not weakness. It's sincere. Do not confuse sincerity with weakness. Say it. Zayıflık değil içtenliği zayıfla karıştırma bana güven söyle. Retorik failliyor işte bizi şu an sıçtığımız için. Evladım bu ciddi bir durum işim söz konusu eğer bunu çözemezsem kovulabilirim. The fuck are you doing right now? The fuck is this shit? Sen ne diyorsun amına koyayım şüpheli bir şekilde sana bakıyor. Ne oluyor lan? Don't pay attention to him. Just keep telling your sad story. Ay geldiğimiz hale bak ya. Buna aldırış etme. Hüzünlü hikayeni anlatmaya devam et sadece. Neredeyse her şeyimi kaybettim Cino. Hafızamı, paramı, ismimi bile. İşimi de kaybedemem. Lütfen bana yardım et. Lütfen. Düştüğümüz hale bak ya. It's not that dramatic. We can just send the body to processing. Ya bir dur ya. Teğmen'in gözleri gözlüğünün arkasına parlıyor. Bu o kadar da ölümcül değil. Cesedi son kontrol birimine yollayabiliriz. Kuno's never seen anything so lame. Listen, pig. If you were Kuno, the fuck would you care? Hayatında hiç bu kadar salakça bir şey görmemişti diye mırıldanıyor. Dinle it. Sen Juno olsaydın sikine takar mıydın? Hiç de işe yaramıyor bana yalan söyledin. Altın dilli adam. Gel buraya retorik. You just haven't done it long enough. You need to do it even longer. Yeterince uzatmadığın için böyle daha da uzatmalısın. The Golden Mouth Man is a liar. He can't be trusted, sire. He only wants to humiliate you. Altın dilli adam bir yalancı ona güvenemeyiz beyim. O sadece sizi aşağılamak istiyor. Biliyorum farkındayım da meta yapamıyoruz. Paranoid whisperings. He is not trying to humiliate you. He just doesn't know better. Paranoya fısıltılar. O seni aşağılamaya çalışmıyor. O da bilmiyor sadece. See, I'm not trying to humiliate you. I just don't know any better. Say it. Bak seni aşağılamaya çalışmıyorum. Ben de bilmiyorum sadece söyle.
Haklısın Juno. Ben Juno olsam umurumda olmazdı herhalde. Bu benim için değil Juno. Yardım etmeye çalıştığım insanlar için. Benim için iş işten geçmiş zaten. Eğer sen söylemezsen başkalarına sormak zorunda kalacağım ve bu da çok zaman alır. Ceset çürüyor. 2. Benim için değil. Stop shitting yourself in front of the Kuno. Kuno thought you were some kind of big shit. What is this? Moral -1 yedik yani haliyle. Olacağı buydu. Çok bile dayandı. Juno'nun önünde kendini ezmeyi kes. Juno seni taşaklı biri falan sanmıştı. Bu ne böyle? Why don't we go pester some other kids now? Neden gidip başka çocukları soruşturmuyoruz? Sabırsızca söylüyor. Kuno doesn't fucking... Ne koyayım ya, alamadık bilgiyi. Vardı bilgi orada. 72'ni sikeyim gerçekten ya. Die before I squeal. Aslan. Burada yeni biri var. Ama konuşmalı değil. Bu alt bana bir şey yapmaz. Hani şurada dayı var bir tane. Şuraya girelim. Açık şu an. Ne? Bu kitaba göre Franklar'ın kas gücüne sahip olduğu için en yakın spor salonuna koşmalısın. Yazarın adını okumak bile sağlam bir irade gerektiriyor. John Kaos ilk Neway'mış. Hala kendi kendine mırıldanıyor. Şimdi başka bir karton kapaklı kitap okumaya başlıyor. İyi mi? Kitaba işaret et. Merhaba. Aşırı nezaketi gerekiyor. Yalnızca merhaba. Merhaba. Hello? Merhaba. Başını sallıyor. Pür dikkat kitaba odaklanmış durumda. Siz kimsiniz? Me? No one. I'm just a working class woman. Ben mi? Bir anlığına başını kaldırıyor. Hiç kimse, ben yalnızca mavi yakalı bir kadınım. Öyle yazıyor gerçekten. She doesn't really want to be disturbed that much. Gerçekten de pek rahatsız edilmek istemiyor. If she's such a working class woman, why isn't she working? Madem o kadar mavi yakalı bir kadın neden çalışmıyor? Mavi yakalı bir kadının çalışıyor olması gerekmez mi? Not all the time. Right now I'm browsing books. Even a working class woman needs something to read. Her zaman değil. Şu anda kitap bakıyorum mesela. Duraksıyor. Mavi yakalı bir kadının bile okuyacak bir şeylere ihtiyacı vardır. Ben bir polisim. I know you are. Biliyorum. Bir polisin yardımına ihtiyacımız var mı? İyi öyleyse. Dikkatini başka tarafta ıslak kitaplara çeviriyor. Polisin yardımına ihtiyacınız var mı? What with? Neyle ilgili? Kitaplar odaklanmak için kendini zorluyor. Belki de kocanız My kayıptır. husband? Benim No, kocam he's mı? not. Hayır değil. Peki nerede olabilir? I don't know. At home now? Out drinking with his friends? Working? Bilmiyorum, evdedir herhalde. Dışarıda arkadaşlarıyla içiyordur, çalışıyordur. Where is this going, officer? Sana ne ya? Konu nereye gidiyor dedektif? Benim anladığım kadarıyla kocanızın gerçekten nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Deli deli yaptık ya kendimize. Yes, but... I Evet, don't ama- really need to know where my husband is. Not all the time. Etrafına bakınıp derin bir nefes alıyor. Biraz sinirli. Kocamın her zaman nerede olduğunu bilmeme gerçekten gerek yok. Bilmek istemez miydiniz? No. Hayır. Gözün içine bakıyor. Sağ ayağıyla gergin bir şekilde yere vuruyor. Kayıp kocanızı bulmanıza kesinlikle yardımcı olabilirim. Siz bilirsiniz. Kocanız kayıp olup olmaması umurumda değil. Belki de haklısınızdır. Belki de gerçekten kayıp değildir. Kayıp kocanızı bulmanıza kesinlikle yardımcı Why are olabilir. we still talking about this? I haven't Değil mi? lost my husband. Neden hala bu konudan bahsediyoruz? Ben kocamı kaybetmedim. She has, though. The husband is totally lost. You should tell her that it's okay. Ama kaybetmiş. Kocası kesinlikle kayıp. Ona endişelenmemesini söylemelisiniz. Endişelenmenize gerek yok. What?
Ne? Kocanızın nerede olduğunu bilmenizin bir sakıncası yok. Bunda utanacak bir şey yok. Hayır, kendi kendimle konuşuyordum. Bu konuda kapatmadım endişemle ilgili. Utanacak bir şey Who yok. said anything about shame? Stop talking down to me. My husband is not missing. Utanmaktan kim bahsetti? Beni küçümsemeyi bırakın, sertçe karşı koyuyor. Benim kocam kayıp değil. But he is. You can feel Ama it. kayıp. Or maybe it's something else then. Bunu hissedebiliyorsun. Gerçi belki de başka bir şey hissediyorsun. Kakadu ne ya? Belki de çocuklarınız No, kayıptır. absolutely not. Hayır, kesinlikle değiller. Sözleri silah atışı kadar hızlı geliyor. Tamam, neredeler Are öyleyse? you a policeman or a nanny? Sen bir polis misin yoksa dadı mı? Belli ki artık rahatsız olmaya başladı. İstediğim gibi polislik yaparım. Neredeler? They are not missing, sir. Kayıp değiller efendim. You know where they are. They're at home, smoking, giving the ladder of Deli ya. vices a chance. Nerede olduklarını biliyorsun. Evdeler, tüttürüyorlar. Günah merdivenine tırmanıyor. Tamam, güzel. Yalnızca emin olmak istedim. I see. Anladım, Thanks. teşekkürler. Kakadunuz kayıptır. I don't mean to disrespect, sir, but you are being a bit of a cockatoo here. Saygısızlık etmek istemiyorum beyefendi ama burada biraz siz kakaduluk yapıyorsunuz. For what it's worth, I agree. But cockatoos can't be stopped when they get ladies. It's better to indulge him at this point. Açıkçası katılıyorum. Gerçi kakadular böyle yapmaya başladıklarında durdurulamazlar. Şu anda en iyisi bırakalım konuşsun. Ne demek kakaduluk yapıyor? Nothing. Go read up on them if you're so interested. There's a great book in the bookstore. Hiçbir şey. O kadar meraklıysanız gidin okuyun. Kitap evinde harika bir kitap var. Maybe you should. What if the cockatoo is your astral captain? Or your heraldic bird? Belki de okumalısın. Ya kakadu senin ruh hayvanınsa, hatta belki seni simgeleyen kuştur. Görev çıkartmaya çalışıyordum. Aslında ben de tam olarak öyle yapacağım. İpucu için teşekkürler. Wonderful. The store is open. Seni simgeleyen kuşu bul. The woman before you nods and returns. Bir amacımız olsun içeri girerken. Hello, sir. Step right in. The store is open. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Dükkanımız açık. Tombul kırmızı yanaklı küçük bir kız gülümseyerek sana el sallıyor. Burnu soğuktan kızarmış. I am the law. Selam. Are you interested in a new and exciting book? Yeni ve heyecanlı bir kitap almak ister misiniz? Isınmak için ayaklarını yere vuruyor. Nasıl bir dükkan ki bu arada? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Nasıl bir kitap evi efendim? Kitap, kartpostal ve bazı kutu oyunları satıyoruz. Pencereyi işaret ediyor. İsmi suç, aşk ve tanınmış kişilerin biyografileri. Whoa, 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 whoa. Ne oldu lan? Hold your horses, little girl. Aa, bu ne ya? Ansiklopedimiz başarısız pasif çek attı. Saçmalıyor bir anda. Kitap nedir? Kartpostal nedir? Kutu oyunu nedir? Oyun nedir? Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. Kutu oyunları masada oynamak için küçük oyunlarda vakit geçirmek amaçlıdır. Pek çok farklı türü var. Düşünmek için duraksıyor. Ama burada denizciler genelde iskambil kağıdı alır. İlginçmiş, My teşekkürler. pleasure. Anything else you'd like to know? İçimiz zevkli. Bilmek istediğiniz başka konu var mı? Birkaç soru sorsam. Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Olur efendim, sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Umarım kitapla alakalıdır. Baksana ufaklık, sen nerede iyi bir dondurucu bulacağımı biliyor musun? İsmin nedir? Nedir bu suç falan? Aşk romanı ne oluyor? Peki bu ünlüler kim? Bu kim? Kitaplara göz atan kadını göster. Kim Oh, lan bu? that's Auntie Billy. She's nice if a bit distressed. Ha, o Billy teyze iyidir ama biraz dertli. Benim teyzem mi oluyor?
Ne derdi var? I think she is a bad husband. Hmm, Not very nice or helpful. sanırım kötü bir kocası var. Hoş veya faydalı bir adam değil. Peki bu ünlüler Oh, kim? kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. Generaller, sanatçılar, yazarlar, I think müzisyenler. that's why people read them, to find the secrets of their fame. Sanırım bu yüzden insanlar onları okuyor. Şöhretlerin ardındaki sırları bulmak Seems için. like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Görünüşe göre bu kitapları okuyanların çoğu bu kitapları okuyarak daha ünlü olmakta başarısız oluyor. Bunları okumak okuyanı daha da ünlü yapmıyor değil mi? But it does make the famous people more famous. Ünlüleri daha ünlü yapıyor. Evet, kulağa tatlı geliyor. Belki bir gün biri de benim hakkımda bir kitap yazar. Evet, kendini beğenmişler için de benim yapacak işim var. Ünlü kişiler bir sürü ahmak gibi geldi bana. Evet, kulağa tatlı Why would geliyor. they do that, sir? Niye yapsınlar efendim? Çünkü ben bir süperstar polis olacağım. Gazetelere falan çıkacağım. Günlerini görecekler. Gerçekten neden ben yalnız yaşlı yorgun bir polisim? Ne işe yararım ki? Süperstar polisim ben. That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, holding a gun. Çok havalı olur. Belki siz de bir kitap kapağı haline getirirler hatta. Öyle bir bedenin başına dikilip bir silah tutarken. İsmin ne? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organizing the stock. Seni de dışarıdan mı böyle dikiyor? Benim ismim Anet efendim. Annem Plaisance ise dükkanın sahibi. O içeride kasaya bakıyor. Veya ürünleri düzenliyorlar. Kız cama doğru bakıyor, sonra bir şey hatırlamış gibi bir anda ürperiyor. Feel free to step in and browse our wares. Lütfen içeri girip ürünlerinizi incelemekten çekinmeyin. Peki sen neden burada soğukta bekliyorsun? I'm signaling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Dükkanın açık olduğunu gösteriyor. Hevesle başını sallıyor. Yoksa insanlar açık olduğumuzu anlamayabilir. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Hani bir rüzgar bir anda tezgahtaki kitapların sayfalarını çeviriyor. Kız yüzünü kapatıp gülümsüyor ama üşüyor. Üşüyorsun, bir şekilde yardımcı olabilir miyim? Belki dükkan sahibiyle konuşuyor. Ne kadar çok çalışkansın. Çoktan alın terin değerini öğrenmeye başlamışsın. Yardımcı olabilirim. Serbest piyasayı vahşice yıkabilir. Üşüyorum. Kind of you to offer, sir. Ne nazik bir teklif efendim. Başka ne diyeceğini bilmiyor. What could you do to help her anyway? Ona yardım etmek için ne yapabilirsin ki zaten? Belki dükkan sahibiyle konuşurum. Oh, no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Hayır efendim, hayır. Müşteri çekerek anneme yardımcı olmaktan memnunum. Küçük bir asker gibi durup gülümsüyor. Ayrıca termosunda üşümemem için sıcak meyve suyum var. Allah Allah. Okulda falan olman gerekmez mi? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Annesi iyi biri değil ha onun. Annesi kötü. Şimdilik dersleri evden çalışıyorum. Bu dükkanı idare etmesine anneme yardımcı olmalıyım. Okula gitmek bundan daha önemli değil mi? Ya okul nedir ki zaten? Okul aptal bir şey. Orada olmadığın için şanslısın. Daha önemli değil mi? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Annem ikisinin de gerekli olduğunu söylüyor. Böyle daha iyi bir birey olunurmuş. Annem düzgün bir işçinin vazifesine düşkün olduğunu söyler. Hayatta bu şekilde bir yere gelip başarılı olunurmuş. There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Sözlerinin ardında stres ve huzursuzluk var. Ezberden muaşeret adabı okuyor. İşler nasıl? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed.
Annem işlerin yolunda olduğunu söylüyor. Başta biraz endişeliydi bu binanın. Omuzunun üstünde arkasına bir bakış atıyor. Lanetli olduğuna dair söylentiler vardı. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, Niye ölerdi? and some kind of doubt in her tense shoulders. Arkasındaki pencere tahtalarla kapatılmış. Tahtaların bir anlığına gıcırdayıp büküldüğünü hissediyorsun. Kızın gergin omuzlarında ise kuşku çökmüş gibi. Lanetli mi? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go, Buradaki hiçbir işletmenin başarılı olmadığını bahsettiklerine sebep olan bir lanet. Hepsinin şey olduğunu söylüyorlar. İflas ettiklerini. exactly. But we've been doing fine so far. Ama bizim durumumuz şimdiye kadar iyi gitti. Lanetlerin gerçek olduğunu sanmıyorum. Ciddi bir meseleye benziyor. Bu konuyu araştırsam iyi olur. Gözlerini kısıp pencerelerini. Ciddi bir meseleye benziyor. We can go into the bookstore and ask about the case. But I don't see much more to look into here. Ya dur karışma Kitsuragi. Kitap evine girip vaka ile ilgili bir şeyler araştırabiliriz ama burada bundan öte araştıracak bir şey görmüyorum. Yes, please do look at our wares inside. The postcards and board games you asked about are also there, sir. Evet, kartpostallar orada bilmem. 60 diğer işletme hakkında ne biliyorsun? Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. Öyle hiçbir şey efendim. Annem arka odalarda veya kilerde dolanmama izin vermiyor. Biraz üzgün görünüyor. Gerçekten orada ne olduğunu bilmiyor. Kendisini nasıl gösteriyor lanet? It does not manifest itself. Bir dur ya. It does not exist. I liked it better when we were asking about famous people. Herhangi bir şekilde kendini göstermiyor. Öyle bir şey yok. Meşhur kişilerden bahsederken daha memnundum. Ama kim? No such thing. Öyle bir şey yok. Plazmik belirtiler. Teğmen katı ve ciddi bir şekilde yanında duruyor. Anything else you wanted to talk about, sir? Tamam konuştuk. Maybe I can tell you about some of our books instead. Ne bu suç falan? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Suç romanları, cinayetler ve soygunlar gibi şeylerdir. Bir dakika, suç romanları değil, ben suçun ne olduğunu bilmek istiyorum. İnsanlar neden suç hakkında kitap okumak istesin? It's exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things, and it's kind of like a puzzle where you can guess who the criminal is or how the good guys are going to catch him. Onlara bulmaca gibi geliyor. Ben de bir polisim. You don't look much like a policeman. Hayda. Pek polise benzemiyorsunuz. Polis fare bir şey bulmaya çalışıyormuşçasına seni izliyor, inceliyor. Polis neye benzer öyleyse? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Dick Mullen'a benzemiyorsunuz diyor. Bir kitap kapağını işaret ediyor. Üstünde vesperli dalyan gibi bir memur görüyorsun. Kasvetli bir şekilde ölü bir kadının bedeninin başına dikiliyor. Eskiden ben de Mullen denen adam gibiydim. Sonra biraz takılmaya karar verdim. Kimse gerçekten o resimdeki adam gibi görünmüyor zaten. Bu sadece bir erkeğin fantezi hali. Turistik için önemli olan vücudun değil zaten. Önemli olan başına işaret et. Head, yes. Kafandır, evet. Hayır, zihin demek istedim. But that's like the same thing. Ama bu aynı şey sanki. Gözlerini kısıyor ve bulmacayı çözmeye çalışıyor. Çocuğun gözünden öyledir belki. Mullen ile benim aramdaki fark çok büyük. Ondan bir alt olmaz. Şimdi zihin var. Bir de zihin var. Çaktım. Not really, sir. Pek değil efendim. İşte bunlar hep o kolpa Mullen kitaplarını okumaktan oluyor. Senin karşında gerçek bir polis var. Yes, sir. He's just a fictional character. I understand. He's no match for you. Evet efendim. Muzik bir şekilde gülümsüyor. Anlıyorum, o yalnızca hayali bir karakter. Sizin elinize su dökemez. Maybe you can
show me some real police work, sir. Like in Oo, the bu ne? books. Soğukkanlılık çeki %92. Tamam, şimdi bir çıkarım yapacağım. Kaygılı bir vücut dili var. Senin hakkında kitap yazılmalı. Üşüdüğünü gördün, lanetten korkuyor. The girl keeps her Bunu da hands 5-5 folded, hidden. atıyorum. %92 olanı. Kız sürekli ellerini gizliyor, neden? Baksana, neden sürekli ellerini gizliyorsun? What do you mean, sir? Ne demek istiyorsunuz efendim? Üşüyor çünkü. She knows where this is going. Muhabbetin nereye varacağını biliyor. Endişelenmeye gerek yok. Yardımcı olmaya çalışıyor. Ellerini bana gösterebilirsin. Aslında bir çıkarımda bulunmasam daha iyi olur. Ne zaman bir çıkarımda bulunsam birinin başına bir şey geliyor. Ellerini bana gösterebilirsin. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. She doesn't want to show them. Bir şekilde etrafa bakınıyor. Elleri hala önüne kavuşmuş bir şekilde duruyor. Onları göstermek istemiyor. The lieutenant stands by, looking at the two of you with little interest. Teğmen yalnızca bekliyor. Kayıtsızca ikinize bakıyor. A facade of true professionalism. He is far more intrigued by the situation than his poise reveals. Hakiki bir profesyonellik maskesi. Meseleyle duruşunun belli ettiğinden çok daha fazla ilgileniyor. Korkmana gerek yok. She brings out her reddened hands, her nails frayed, nearly chewed down to the flesh. Kızarmış ellerini uzatıyor. Tırnakları aşınmış. Neredeyse etine kadar çiğnenmiş. Tırnaklarını yiyorsun. And you knew this from me keeping my hands folded? Bunu ellerimi kavuşturup gizlememden mi anladınız? Sana kuşkulu bir bakış atıyor. Benim gibi dedektif için bunu fark etmek kolay. Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. Buna hiçbir şey kanıtlamaz. Herkes böyle basit bir çıkarımda bulunabilir. Gözlerim meydan okuyucusuna parlıyor. Etkilenmedi. She actually is impressed. This is more like a defensive reflex. Aslında etkilendi. Bu daha ziyade bir savunma tepkisi. Aslında mı istiyorsun? Eminim tırnakları neden yediğini çıkarabilirim. Aklımda birkaç sebep var. Fena değil ha. Peki daha iyisini yap öyleyse. Benimle ilgili bir çıkarım yok. Daha iyisini mi istiyorsun? She nods, half provocative, half enthusiastic. Biraz kışkırtıcı, biraz da hevesli bir şekilde başıyla onaylıyor. Annenin sana uyguladığı baskıdan dolayı gerginsin. Parmaklarını fareler kemirmiş, sıkıntılı koşullarda çocuk işçilik. İğnenmiş tırnaklar vücutsal maddelerini geri dönüştürdüğün anlamına gelir. Ticaret üslubuna büyük bir bağlılık gösteriyor. Kişisel fedakarlık olmadan varlık edin. Bunu niye seçtiniz bunu ki şimdi? Çabuk bitti bu oyun. Yo, ben oynuyorum hala. Annemin sana uyguladığı baskıdan dolayı gerginsin. Maybe so, sir. Okay, I know it's a bad habit, and I shouldn't. Gözlerinden bir anlığına bir umutsuzluk ifadesi geçiyor. Belki de öyledir efendim. İç geçiriyor. Tamam, kötü bir alışkanlık olduğunu ve yapmamam gerektiğini biliyorum. Neyse, kasabanın bir numaralı dedektif tarafından bir başka yıldız çıkarımdı. It was okay, sir. O değildi efendim. Hala biraz asilik sergiliyor. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. Burada daha fazla şey elde edilebilir. Ondan da aynısını yapmasını iste. Fena değil lan. Peki daha iyisini yap. 10 numara bir çıkarımdı bu. Neyse evlat, sana kendimi kanıtlamama gerek yok. Sen de yap. You're quite sober. Oldukça ayıksınız. Seri bir şekilde cevap veriyor. The lieutenant does not flinch at the Aa, comment. He does not tanıyor flinch bizi. even a single bit. He is intensely not flinching. Teğmen ifadesini bozmuyor. Biraz bile bozmuyor bile. Aşırı iyi bir şekilde ifadesini bozmuyor. Oldukça çaba gerektirir bu. Bir saniye, genelde olmadığımı nereden biliyorsun? Harika zaman geçiyor. Aynı zamanda mutsuzum ve başım ağrıyor. Nereden biliyorsun? Because you usually aren't. Çünkü genelde ayık değilsiniz. Aynı zamanda mutsuzum ve başım ağrıyor. I'm sorry, sir. I hope things get better soon.
Üzgünüm efendim. Umarım yakında daha iyi olursunuz. Gözünün içine bakıyor. Suratında bir sempati parıltısı var. There she stands, swaying on her feet, assaulted by the early spring breeze. She smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar, somehow. Oracıkta duruyor. Dikildiği yerde sallanırken erken bahar rüzgarlarına maruz kalıyor. Sana gülümsüyor. Bir şekilde bu durum aniden tanıdık geldi. Manipülasyon zarı %52 şans. Neyi kaçırıyoruz? Bu tanıdık his nereden geliyor? Otorite -1. 3 tane level'ım var. Manipülasyona bir tane vereceğim. ...72. Geldik mi gene 72? Dördüncü gütte bitti bende. İyi sağ ol. Başka bir şey söylemezsen iyi olur Arpagos. You have absolutely no idea. Ay ananı avradını sikeyim. Yeter ya. You must have forgotten something you heard again. Crit fail attım. 1-1 attım ya. Sikeceğim 72'ni ya. Böyle oynayamayız ki oyunu yani. O kadar konuş. Bunu aç buraya getir 72'li at. Baksana ufaklık, sen nereden iyi bir dondurucu bulacağımı biliyor musun? Olamazsın değil mi? A fridge? Dondurucu mu? Evet, bir polisin ölü bir bedeni koyabileceği gibi büyük kocaman dondurucu. You mean like the ice bear fridge? Man, that's Uzaylı scary. dondurucu gibi mi? Yani korkunç bir şey o. Ice bear fridge? Uzaylı dondurucu mu? Yes, like a bear, Biliyor but bu white. bir şey. There's a fridge below the building in the basement with red glowing eyes. I went back there once, behind the bookstore. Evet, ayı gibi ama beyaz. Binanın altında bir dondurucu var. Bodrum'da. Yer altını işaret ediyor. Kırmızı parlayan gözleri var. Bir kere oraya gitmiştim, kitap evinin arkasında. Aa, Mum doesn't want me to go there anymore. Not that I want to. It was pretty scary. annem oraya gitmemi artık istemiyor. Ben de pek gitmek istemiyorum. Çok korkunçtu. Orada büyük bir dondurucu mu var? Yes. Aa, güzel. Evet. Bir şey daha var. Binaya nasıl girebilirim? That's a problem. The only way in is through the bookstore, but my mum is pretty strict about not letting anyone in. Allah Allah. Bu biraz sıkıntı. Tek giriş kitap evinin içinde ama annem oraya kimseyi sokmamak konusunda oldukça katı. But I don't know. You're a policeman. Maybe you can convince Yani her bir zahmet. somehow. Ama bilmem ki, sonuçta siz bir polissiniz. Bunu hayranlıkla söylerken gözleriyle seni süzüyor. Belki de onu bir şekilde ikna edebilirsiniz. Anyway, Güzel. Alacağımız her şeyi aldık. Yani her şey değil tabi. Aşk romanı it's ne the oluyor? type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Ben seriyi geçtim ama buralara gelmedim hiç mesela. Kaç saatte bitirdin oyunu? Or there could be a story about a poor lady getting a rich Buralara man. hiç gelmedim It's about dediği man and rape Whirling business, Rex'in sir. önündeki çocukla konuşuyor. Ya fakir bir kadın zengin bir adamla birlikte olması olabilir. Peki fakir bir adamın zengin bir kadın olsa? Adam da kötü. Peki herkes fakirse? Hiç bir türlü yürümedi kitapla bana bir tür aşk olan yeter. Başka sorularım var. Maybe some about other books. Girelim bakalım. Ya hoca gibi bekliyor burada. Bunlar ne? The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all DM'den mountains varmış.
heroic quantities of Heimdall. Rows Uzatalım. and rows of Heimdall men blur your vision. You make out some titles. Man from Heimdall and the Mammoth Riders. Vay nasıl. Maybe 100. Man from Heimdall and the Hepsi bu not mu? even close. Man from Heimdall in hell. Man from Heimdall and the forest of slaves. Man from Kitaplardan herhangi Heimdall biri bana under the hitap lake. ediyor mu? Man from Heimdall. He has nothing of interest. Only silence and the cosmic background pain. Allah'ım yarabbim ya. Her şey başarısız ya. Delireceğim ya. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. Ne A tür lot of kutu shelf oyunlarınız space seems var to be taken up Gökçe Hanım? by Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure. Ağacı Perhaps you'd like klasik oyun. Archipelagos of Insulinda, a very educational Coğrafya ile game for ilgilenenler those için son derece interested in eğitici bir geography. oyun. Elysium takımlarını tercih edebilirsiniz. Browbritter is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. — 16 saatte bitti. Ben ikinci güne yeni geçtim. Daha yeni 16 saatteyim. Benim 50 saat falan sürdü. Yavaş oynadım ama açık bıraktım falan da oldu. Ben yani 40 saate yakın falan sürer diye düşünüyorum. En az. Who are you going to play board games with? Do you have friends or family? Kiminle kutu oyunu oynayacaksın ki? Arkadaşlarım veya ailem mi var? Arkadaşım var mı ki? Teğmen'e bak. Are you actually friends? Or just colleagues thrown together by circumstance? Gerçekten arkadaş mısınız yoksa şans eseri birlikte çalışan meslektaşlar mı? Çocuğum olduğunu sanmıyorum. Friends are technically like family. Dostlar da teknik olarak aile sayılır. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Viral şeylerin de neyin neyse. Lousy auras there. No, role-playing games are popular among those types. You know, who are into those kind of things. Personally, I don't like it. Not at all. Berbat enerjileri var orada. Kadın öperi. Yani rol yapma oyunları. İşte bilirsiniz ya. Belli türde kişilerin arasında popüler. Şahsen ben haz etmiyorum. Hem de hiç. I've heard they turn people into occult enthusiasts. That they have rituals where they try to summon entities. Highly immoral stuff. You can still buy them though. İsterseniz gene de alabilirsiniz diyor. An endless variety of source books, law books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium. RPG oyununda RPG oyuna bakıyoruz şu. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velcro. There's a box that says Wirral, 3rd edition mega setting supplements module. The side panel notes a fantastic 25 real. nonsense for anemic Beano-clads. Kansız dört gözlere layık bir saçmalık. Kas gücüne bak, kudurdu hemen. Bunları alsak ne yapıyoruz ki? Bu ne ya? Cızır cızır. Fatura mı basıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu ne? These shelves are overburdened Suç with romanları. books from the same series. You see the name Mullen over and over. Dick Mullen. A couple of spook novels hide amidst all Polisiye the kitaplarıymış. books. Thrilling tales of spycraft and daring do.
Polisiye romanların en nesi kitap canım. Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. İşte suç, hırsızlık, cinayet, kazın fısıldamaya başlıyor. Hatta cinsel suçlar bile var. Neyse ki Dick Mullen tüm bu vakaların üstünden geliyor. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do Hepsini. teach a person how to be a proper detective. Anlıyorum. Siz de bir polis memursunuz herhalde. Bunların hepsini almalısınız. Gerçekten de insana nasıl iyi bir dedektif olunacağını öğretiyorlar. Ne oldu lan? Shelves filled to the brim with Kitaplara göz crime at. fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. Polisiye romanlar utanç verici. Gerçek polis memurlarının fiziksel özelliklerini, zorlu günlük hayatlarını yanlış yansıtan saçma sapan şeyler. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Kitaplar polislerin işini aşırı heyecanlıymış gibi gösteriyor. İpuçlarını araştırmanın ve çıkmazları elemenin ne kadar uzun sürdüğünü geçiştiriyorlar. Furthermore, they have no idea how hard it is to simply remove a body from a tree. Nasıl bir cesedin ağaçtan indirilmesinin ne kadar zor olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Üstlük yıllar yılı hayatının en kötü gününü yaşayan insanlarla iletişim kurmanın psikolojik zorluklarını tamamen göz ardı ediyorlar. Not a single mention of all the stress this work creates upon Buradan the bir officers' fikir families. çıkartacağız bence. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Bu mesleğin memurların ailelerini ne kadar strese soktuğundan bahsetmiyorlar diyor. Polisiye romanlar asla gerçekleri anlatmıyor. Peki şimdi raftaki kitapların listesini ister miydin? Tabii. You see Dick Mullen on the job. Get me Mullen. The stalwart adventures of Richard P. Mullen. Dick Killing Mullen'lar is var. declared. Dick Mullen in the murder house. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dick Mullen ölüyor muymuş? Don't oh no. Turns out he faked it to solve a case. Ha, meğer bir soruşturmayı çözüme ulaştırmak için kendini ölü göstermiş. Başka? Yes, there's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide, tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Katil Dick Dick Mullen. Mullen must become the murderer. Kitapta Dick Mullen bir katili yakalamak için katile dönüşmek zorunda kalıyor. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? Tüm bunlardan sonra bile hala asıl sorunun cevabını bulamadım. Kim bu Dick Mullen? Kimmiş? Your attempt to grasp at the answer fails. It seems very close by, pulsating just out of reach. Anana sor yazsa daha iyiydi yani. Cevaba bir türlü ulaşamıyorsun. Dilin ucunda ama kelimeye dökemiyorsun. Bugün success zarımız yok herhalde hiç. Anlıyorum. Bu ne? Kitap broşürü. Bu ne? Faşist büyük kitabı. Neymiş? The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of names, none of which Biyografiler varmış. Bu rafta ilginç bir şey var mı kitapçının? I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an Büyük important abide. educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to Abide inauthentic power. ne veya kim? A very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education.
Kadın aklındaki düşünceyi kenara atıyormuş da elini sallıyor. Siz bir kanun adamısınız ve kanun adamları az da olsa eğitimlidir. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. Yani öneriyor musun? Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Imagine the chaos we'd be in otherwise. Kesinlikle her insanın en azından tarihin ve toplumun temellerini öğrenmesi gerek. Aksi takdirde oluşacak kaosu bir düşünsenize. Kadına gıcık oldum, kıza da dışarıda dikiyor. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. Kesinlikle alman gerektiğini düşünüyorsun. Her nedense önemli bir eser, o içinde kişisel bir şey var. Kitaplara göz at. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important. Hepsi boş egoizm kasıyor. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, The Tragic True Love Story of Jacob Irv and Alfie Delatraz. Yüksek hızlı aşk dikkatimizi çekti. Bu ne High hakkında? Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Yarışçılardan ikisinin arasındaki romantik ilişki Next to anlatıyormuş. Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Gözüne bir şeyler enjekte etmiş. Next to that, Rivasholian radio personality Guillaume Bevy stands in Radyo front of a spikerinin rundown I really şeyiymiş. must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. Şerefsiz. İstirham ediyorum, bu kitaplardan birini almalısınız. Dükkan sahibi seni durduruyor. Bedavaya okumak yok. Tabii ki yine de göz gezdirin ama fazla uzun sürmesin lütfen. She Piçe bak. understands she has erred against the customer and immediately corrects course. Müşteriye karşı yaptığı hatayı fark ediyor ve hemen kendisini düzeltiyor. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. Hadi aldım lan bir kitap al. A true cultural touchstone. Enjoy the read. Güzel bir mihenk taşı, kadın başını sağa, güle güle okuyor. Ne var bu? 6. hissimiz. Bunun içinde ne hissetti ki? The Greatest Innocence by João Paulo Salomão Lopes de Fuego. The book is large and heavy. Masa kitabı Browsing aç. through the various chapters, you try your best to understand the ceaseless overflow, the sprawl of names, dates, places, events, and Tarihler, stories. mekanlar, Most of tarihi it ends up olaylar. as a twisted mass of facts inside your brain. Bilgilerin çoğu beyninde bir yığın oluşturuyor. You can do it. It will be worth it. There's something here. Yaparsın sen, uğraştığına değecek değerli bir şey var burada. Your educational survey is done. Did you catch any of that? No. Oh well, it's pop quiz time. Let's see what you've learned. This might take a few minutes. You ready? Sanırım eğitimin sona erdi. Ne kadar aklında tutabildin hiç mi? Neyse, sürpriz sınav zamanı. Hadi bakalım, ne öğrenmişim. Bu birkaç dakika sürebilir. Hazır mısın? Yolla. That's the spirit. Here we go. Question 1. Who was the first innocence? Bu bir ilk abide kimdi? Dolores Day. Aa, doğru. Desteği. Incorrect. Dolores Day was the innocence of humanism, internationalism, and the Akşam welfare acı state. işine bak. She codified parliamentary democracy and created modern institutions. Among these, the moral intern, she was powerful and beautiful on all her icons. Desteği, hümanizmin, internasyonalizmin ve refah devletin abidesi, parlamenter demokrasiyi sistemleştirmedi ve ardından en merkezcilerin de bulunduğu modern kurumları kurdu. Çok güçlüydü ve tüm tasvirleri de oldukça güzeldi. Her colors are silver, white, and apricot. And when you think her name, Dolores, Ay,
stomach acid rises to the back of your throat, and it hurts. You see a flash silver, a İyi wreath, oluyor. an airport bag, and Kusacağız blonde şimdi. hair. You don't know why. Another Dolores'in choice, perhaps. renkleri gümüş, beyaz ve kayısı turuncusu. Adını yani Dolores düşündüğünde mide asidini yükselerek boğazının arkasını yakar. Canını acıtır. Parlak bir gümüş, bir çelenk, bir bavul ve sarı saçlar gözünün önüne gelir. Aa. Dolores düşündüğünde mide asidini yükselerek boğazının arkasını yakar. Canını acıtır. Parlak bir gümüş, bir çelenk, bir bavul ve sarı saçlar gözünün önüne gelir. Ama neden olduğunu bilemezsin. Bilmezsin. Başka bir cevap vermek ister misin? Stay clear of this one. There's something terrible about this one. Bundan uzak dur. Bunda korkunç bir şeyler var. Sınava dönelim. Yes, the quiz is impersonal. No need to rouse sensations in yourself at the mention of Dolores Day. Who was the first innocence? It wasn't Dolores Day. İlk abi de Dolores Day değildi. Sola mı? Incorrect. Sola was anointed during the previous century. Bu da and abi de even karşıtıymış. Sola resigned after an assassination attempt by a Yugo nationalist who blamed her for not taking the side of the left during the turn of the century revolutions. Peri Karnasyalı mı? Correct. Nothing much is known about him. It's not even clear that he was a he, but Franco Negro presumed as such. Tanrı ve Tanrı'nın huzurunda insanların eşit olduğunu onun icat ettiği söylenir. As the first innocence, he declared that there should be more of those like him. It is presumed his disciples were the beginning of the Holy Party, the founding party. Kutsal Parti'nin başlangıcı olduğu Question düşünüyor. 2. Who was the strongest innocence? En güçlü abi de kimdi? Easy. Everybody knows the answer to this. You, me, anybody. Ansiklopedi bilgimiz. Bir ipucu varsa? An innocence is the highest category of historical personage in the world, a literal personification of history. Traditionally, an innocence, when anointed, assumes supreme Ama rule. soruyu cevaplatmıyor. I can do better. Okay, so commonly an innocence does not enforce his or her power through military power. This is seen as unnecessary. The innocence wins because an innocence can't help but win. For their deeds are Bir de inevitability. hep kazanır. Did this help? Yardımcı oldum mu? Hayır. Damn. Great. Kim? Dolores. Dolores. Abi acı eşiği sürekli yanlış cevap verdirtiyor. Bir daha denesem. Franco Negro. Correct. Named Yes. the innocence of militarism, he codified hereditary rule, but at the same time ended serfdom. Acı eşiğimiz and Dolores'ten bir şey established yakalıyor. Solari Real. Altıncı As the hissimizde global o reserve Dolores currency, mevzusuna he girme also deyip duruyor. established the concept Şey var of orada the ama. nation. Turizm abidesiymiş. Franco Okey. Negro attempted to solve the Aristocrat rising museum. tensions Okay, between geri the dönelim. aristocracy and bourgeoisie by building a unified society. In question 3, Sahte who abide was the kimdi? false innocence? İpucu verecek mi? Yes, there exists a İpucu group called kartı ödeme the bakalım. Founding Party, known as the Holy Party, during the time of the Pericarnassian. This, the world's oldest international, Of. there seems to be a mix-up with the sources. Kaynaklar karışmış sanırım. Benim hatam değil. At least it clearly wasn't Dolores Day. Ay, sikeceğim Dolores'ini şimdi. False. She's beautiful. Sikeceğim, bu ne yapmaya çalışıyor ya? En azından Dolores diye olmadığı belliydi. O sahte olamaz. Onun güzelliği de o. Erno Pasternak. Correct. There have been a number of Sallıyor mu? counter or false innocences. Some assumed to have Dolores hep innocent yanlış cevap qualities, çünkü. some who just thought so themselves. Occasionally, they have the support of a faction inside the most famous and important of these was Ernest Pasternak. İşkence He was deposu. into torture, despotism, Otizm. hymns, cannons, and Neydi? final stretch. Son You've soru. come so far and learned so much.
This is the most En important büyük one. abi de. Question 4. Who was the greatest innocence? Kendine güveniyor The gibisin, most hadi söyle. important of them all. Of course, this is my thing. The reason I exist in this world. Franco The Negro. correct answer Emin is misin? zero doubts. En ufak şüphem yok. Franco Negro. Incorrect. Ananın While amıymış Franco ya. Negro built Böyle concrete kafayı churches siksinler and ya. cathedrals, and while many people, especially the Mesk, consider him a father figure. Bütün içgüdülerimiz bize bela. Nationalism. João Paulo. Oh yes. Oraya militarizm and ve nationalism. milliyetçilik falan benim My hatam. bad. Seni bu yüzden mi level'ladık amcık? Yes, obviously. Bariz bir şekilde. Pasternak. Incorrect. He was a violent bastard, out to torture, maim, and kill Ben Barbara Piç'in whoever stood tekiydi. in his way. Dolar He esmiş bu. was correct. The Mesk might see Franco Negro as the father of nations, but as of this century, there's been a great shift in attitude. Dolores Day has become widely regarded as the greatest innocence, a most radical change to the whole fabric of the world. Yapısındaki en radikal değişim olarak Everything görüyorlarmış. from inter-esolary travel to the connected world to 3 consecutive scientific revolutions can be traced back to 3 Earth. bilimsel Every devrim decade olmuş that abi. passes. Congratulations on finishing the test. The results and your subsequent grade have been Sınavı calculated. bitirdiğin için seni tebrik ederim. Sonuçlar ve notun hesaplandı. Aldığın not. A C, vaguely passable. A solid effort with nothing much else to show. Nice going. Senden olsa Mediocre cacık to bad. olur. Daha da üstü olmaz. Tadını kaçırmadan aynen devam. You would have done better if you just left Dolores Day for the end. Dial the Dolores Day down a bit. Değil'i sona saklasaydın daha iyi sonuç alabilirdin. Dolayısıyla bahsini biraz azalt. Kitap. What's going on with you? Hemen küfürlü bağırışına kendine geliyor. Delir derdiniz ne? Çok akıllı sanıyor kendini sıçtığımı. Kitap adil değil. Okay. Peki. You are shouting at an inanimate object, like a real weirdo. No wonder you seem to have trouble with the right answers. Cübe gibi cansız bir nesneye bağırıyorsun. Niye doğru cevaplayamadığın belli oluyor. Boşuna para harcadık. Bu ne? This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Doğaüstü eserler de varmış. Kitaplar ne? Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. Lütfen o rafı incelemeyin. Kadın gözlerini kısıyor. Bu bilgiler bedava değil. Allah I Allah. can't have you end up, like, opening a police store next door and stealing my customers. Oh no! Manyak karı ya. Yan tarafa bir polis dükkanı gibi bir şey açıp müşterilerimi çalmanıza izin veremem. Hayatta olmaz. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity. Birlik The point dengeyle of the book, ilgiliymiş. and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health Tıbbi services. tavsiyelermiş. İlginç. Various paranatural books still litter the shelf. Several maps have been Harita. attached to a bulletin Harita. board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. Harita lazımdır. Tahtanın bir köşesi gevşemiş. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. İnsülinde revaç olan Martinez haritalı gözüne çarpıyor. İnsülindeye bak. This large map displays archipelagos. You see a constellation of small dots on the light blue emptiness of the Insulindic Ocean. The Banana. Ozon, Laurentide, Fas Alamir, archipelagos, North Arcade Islands, all just Which is specks of siyah dust beyaz. on the vast. In the northeast, a dust mite stands on the north coast of Caillou in a bookstore. It's you. Ha. Radiating outwards from you, the suzerain Revachol. With a radius of 80 kilometers, still, the crown jewel of this Isola would be barely visible. Darlığı.
Senden uzağa doğru yayılıyor. Yarıçapı 80 kilometre. Yine de bu Izola'nın baş tacını görmek neredeyse imkansız. Bakalım gözleri kız. You can, on Caillou, Rivershore, a single black star, on Ozone, find Okay. lost little pearls of light, tiny fires in the dark. Olmuş ufak ışık incileri. Karanlıktaki minik parıltılar. Kenarlara The bak. ocean breaks apart into a tangle of cosines and azimuths, all pointing into pale Izola. nothingness. Izola bu Windy muymuş? is the north azimuth. Connections to other worlds. Words past the Insulindian, unknown to you. You only know you've never been there. Diğer dünyalarla bağlantılar. Hiç You gidilmemiş. have little idea what they are. Distant Bu ne oğlum? stars, gods. But looking at them makes you feel almost non-existent. Bu nasıl bir pasif çek lan? Whatever they 17. are, the Isolas are immeasurably large compared to you. 17'lik pasif çek mi olur Very abi? far away. Random bir şeyler sıktı buraya tabi. Hiç yok bir şeyim. Her neyse Izolar sana kıyasla inanılmaz büyükler ve çok ama çok uzaktalar. Perhaps they are gods. Bu da Gods of 17. distance and outer dust. Gerçekten tanrılardır, bu evrene ait olmayan tanrılar. Anlıyorum abi. 17 saks pasif çek neymiş acaba bunlar böyle? Bütün dünyayı anlatıyor herhalde bilirsin. Dur şöyle The bakalım. north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the River Esperance. Countless bridges put the shards back together, connecting city blocks to river islands. La Delta to the east, rolling hillsides. Le Jardin, Stella Marie. Doğru The evet. suburbs of Nehrin Saint batısı. Prud'homme. It's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there. But they do. Cemrak. Then Forburg. Yaşanacak Almost bir yer as değilmiş. bad and much larger. Then Coal City. It's the En worst. kötüsü. Martinez It's nerede? so small you can't even see it on the map. Bu kadar küçük ki haritada bile görünmüyor. There it is, north of Jamrock, the strip of coast next to the Greater Rivershell Industrial Harbour. It Anne looks umutsuz görünüyor. downright despondent. Biz It's kömür şehrinden almost pek Coal farkı yok. City to be. No, Coal City is worse. A charred limb. Rain falls on its slick black streets. And then Kömür şehri daha there's the kötü. burnt out quarter in the heart of Jamrock. No, this is somewhere to be. This is all you have. Buna da şükür, But it's sahip still olduğun tek şey bu olabilir. Ama hiç yoktan Streets and iyidir. sodium lights, the sky, the world. Hanımefendi bu ortada satılık mı? I'm sorry, officer. The map of Martinez is the only one available. The other two are not for sale anymore. And besides, you could scarcely afford them. Üzgün memur bey, yalnızca Martinez haritası mevcut. Diğer ikisi artık satılık değil. Hem zaten onları satın almaya gücünüzün yeteceğini sanmıyorum. Allah Allah. Ver lan bedava. They're quite valuable, though they might not look it. The map of Martinez is 90 cents, though. Pek öyle görünmeseler de çok değerliler aslında. Martinez haritası 90 cent ama. O niye o kadar ucuz? That old thing? It's an out-of-date map of a tourist location that never was nor came to be. O eski şey asla hayata geçiremedikleri turist projesinin güncel olmayan haritası çünkü. From when some design studio people tried to spruce the place up 4 or 5 years ago, they also renovated the horse statue, set up those coin-operated viewers, and designed the new street lamps. 4-5 yıl önce tasarım stüdyosuna gelen insanlar bölgeye çeki düzen vermeye çalışmıştı. Ayrıca at heykelini restore ettiler. Bozuk parayla çalışan dürbünler yerleştirdiler. Ve yeni sokak lambaları tasarladılar. Sonra ne oldu? They didn't get that far, for some reason. A shame, the project never got going. Haritayı It'd be nice çaldılar. if someone fixed Martinez up. All these ruins are bad for business. Nedense pek ilerleyemediler. Projenin tamamlanmasına çok üzüldüm. Birileri Martinez düzelseydi iyi olurdu. Bu haberler işlerimi olumsuz etkiliyor. Rabeler. Martinez haritasına bak. It's not really a map. It's a tourist thing. A picture postcard with buildings on it, drawn from an isometric perspective. A date in the upper right corner says Turistik 40. bir ürünmüş. Still, it's detailed. Could be pretty useful Ya da for epey scouting ayrıntılı. ahead. You see the jagged boxes of an industrial harbor. Even the whirling in rags there. Bize yarar belki ya, alalım. Çalmaya gerek yok şimdi, bu delirir bir şey yapar. Always good to be Duruk informed karı. of your surroundings.
worn map features the patchwork grid of the streets of Martinez. Yükselecek yerleşim yönünde sağ üst köşede basım yılının 48 olduğunu söylüyor. Biz, 48 resides on the upper right corner. biz 56'da mıydık ya? 6 sene öncenin haritası herhalde. 8 sene önce. Your finger moves through the various streets, across Rue de Saint-Ghislain and Rue Saint-Cypar, over Ray Saint-Bruno, Martinez. finally coming to a halt on the spot where you are currently standing. For a more detailed view of the map, Açtık go to evet. your journal and select the map tab. Günlük ürün harita kenara koy. Güzel. Aynen açtık. Kıyılar. Endüstri bölgesi. Burası Whirling Rex. Yukarı çıkılan yer. Yelkenli. Burası Mara tereyağı. Yani bu köprünün karşısı. Köprünün karşısı kilise, balıkçı barınağı. Şeyler var orada. Burada her yere gittik. Şu binalara gelmedik. Şu binaya girmedik. Şuralar var. Buralara da gittik. Buralara da gittik. Burada bir bok yokmuş. Bu ne lan? Burada kutu bir şey olacakmış. Olmamış. Yalan Martinez semti. Okey. Okey. İlginç. Kim lan? Bu ne? Gel bakalım şimdi sen. Burada kapı var. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Lisans. Okey. Welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Deli baya. Keyfinize bakın ve lütfen buraya getirdiğiniz enerjiye hakim ol. Devam etmeden önce hali vakti yerinde birine benziyorsun. Bana biraz para ateşler misin? Daha sonra sorma fırsatı bulamayacakmış gibi hissediyorum. Ne parası ha, bundan 5 kuruş çıkar mı ya? Bu dükkan senin mi? I am the proudest owner of our little shop of culture. Evet, bu minik kültür mağazasının sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Sesi tizleşiyor sanki, kendisine herkese duyurmak istiyormuş gibi. She has fine-tuned her voice to find the most welcoming approach for attracting new customers. Müşteriler kazanmak için davetkar bir ses tonuyla konuşmaya çalışıyor. Pek işe yaradığı söylenemez. İleride büyük bir dondurucu varmış diye duydum. Gösterebilir misin? Kakadu papağanla ile ilgili bir kitap arıyor. Gibi ya, bir kitap almak istiyorsan. Dışarıda kız buranın lanetli olduğunu. Kitap evinin dışında duran kızın değil mi? Evet, şu papağan kuş bulma görevimiz vardı, onu yapalım. A book about cockatoos? There should be one upstairs, right next to the shelf of biographies. Varmış yukarıda. Okey. Kitap almak istiyorsan. You were already doing good, browsing the shelves. Why'd you stop? Don't you feel compelled? Go, go. Get back there. The books await you. Everything is on the shelves. Take a look yourself. She's attempting to mentally direct you towards the shelves. She only wants you to buy the goods. She doesn't care about the books. Peki bakın. She smiles and nods, seemingly relieved. Buradaki kız buranın lanetli olduğunu söyledi. Who said that? Annette? I will have a Lanetli word mi? with Kim her. dedi onu? Anet mi This place dedi? is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. Bir gidip konuşayım onunla. Bak. Burası lanet değil, sadece son derece çekici bir enerjiye sahip. Ticaret için iyi. Bakın işletmem ne kadar başarılı beyefendi. Niye başka müşteri yok? Evin dışında duran kızın değil mi? Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper Bak bir de girl? bize kontrol ettiriyor piç. Evet kızım olur kendisi. Umarım yine kafasını bilim kurgu romanlarına gömüp tembellik etmiyordur.
Söyleyin bana. Olması gereken yerde durup uslu bir kız gibi üstüne düşeni yapıyor muydu? Bir önemi yok aslında. Sormak istediğim başka bir şey vardı. And what else can I do for you? Annette, yes. Evet. Wonderful. Did you talk to her? Konuştunuz mu onunla? Evet. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with Ay. her? Müşteri hizmetleri servisi yapıyor sanki. Harika, onunla konuştuktan sonra içinizden oluşan kitap alma isteğini birden 10'a kadar değerlendirir misiniz? Ne yapacağım? Bir desem dövecek misin? Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. Kızı hakkındaki görüşü seni dükkana çekmekte ne kadar başarılı olduğuna bağlı. 10 son derece kibar ve yardımseverdi. 5 kısmen ilgi duydum. 1 hiç etkilenmedim. Bir bireyi derecelendirmeyi reddediyorum, bana yakışmaz. Come now, it's not personal. It's about proper sales practices and market research. I expect an Sen answer. yavşaksın ya. Bir de ama kişisel bir şey değil. Doğru satış uygulamaları ve piyasayla ilgili araştırma yapıyorum. Kadın kollarını kavuşturuyor. Sizden bir cevap bekliyor. 10. Son derece kibar ve yardımseverdi. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Canım benim, sorumluluklarını yerine getirdiğini görünce yüreğim pırpır ediyor. Kadın verdiği cevapta epey tatmin oldu. Günün birinde çocuğunuz olursa umarım Annette'im kadar çalışkan olur. Onu yetiştirme şeklini doğru bulmuyorum. Annette de çok çalışkanmış, eminim sana epey yardımı dokunuyordur. Ve serbest piyasayı yıkmaya ve çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya geldi. Tüm bu baskı onu çok endişelendiriyor. Tırnaklarını yediğini biliyorsun değil mi? God, I've told her not to do that. It's such a disgusting habit. She'll get over it. Anxiety is a part of life. Bak ya. O da daha önce bunu yapmamasını söylemiştim. İğrenç bir alışkanlık. Kadının sesi ciddi. Neyse, zamanla atlatacaktır. Kaygılar hayatın bir parçasıdır. A part of hers too, clearly. Kendi hayatının bir parçası. Kızın elinden gelen bir şey olduğunu sanmıyorum. She can, if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life isn't easy. Life doesn't give breaks. Birinci güçlü bir iradeye sahip olsaydı yapabilirdi. Büyüme sancıları dediğimiz şey bu. Hayatı kolay değil, gözümüzün yaşına bakmıyor. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. Oo, bizden önce Kitsuragi atladı bu sefer. Hadi ama hanımefendi, kızınızın elinden gelen bir şey olmadı. Ortada, küçük çocuğunuzun omuzundaki boş yere yük bindiriyorsunuz. Omuzlarına. Yapıyorsun. Bunu ben bile biliyorum ve genelde bildiğim şeylerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Doğru diyorsun ve piyasanın insanlardan beklentisi de bu zaten, ama en azından kızın için bir istisna yapamaz mısın? Evet, aslında çocukların parmaklarını kemirene kadar, kemiklerine kadar kemirmesinde hiçbir sıkıntı yok. Keyfine bak. Darlayalım kadını. She stands stiff and severe, silently fuming. 10 or so seconds pass without change. Kadın adeta buz kesiliyor. Sessizce burnundan soluyor. Aşağı yukarı 10 saniye boyunca kılını kıpırdatmıyor. This is a person coming to terms with a new reality, one where they are wrong. It's not easy. Kişi yeni bir gerçekliği kabullenmeye çalışıyor. Kendisinin haksız olduğu bir gerçekliği. Kolay bir şey değil. Oh no. Hold on. I need to invite her inside and apologize. She must be freezing out there. Yok ya. Kadın aniden derin bir nefes veriyor. Omuzlarını düşürüyor. Olamaz diye mırıldanıyor. Kendi kendine. Bekleyin lütfen, kızımı içeri davet edip ondan özür dilemem gerek. Dışarıda donmuş olmalı. İyi bari. There. I don't know what to say to you. My Oh. husband, he tries to teach me business lessons. I have what my mother called a dull mind. Aa, geldi, içeri All oturdu this kız. stress. Geldim diyor başarıyla. Eşiyle selam vererek. Size ne desem bilemiyorum. Eşim bana nasıl ticaret yapılacağını öğretmeye çalışıyor. Annemin dediğine göre biraz eblehmişim. Tüm bu stres. Kadın duraksıyor ama dudakları oynamaya devam ediyor.
It sounds like both the husband and the mother treat her the way she treats Annette. Anlaşılan hem eşi hem de annesi ona kendisinin Annette'e davrandığı gibi davranıyormuş. Kocan da seni Annette gibi görüyor. O halde annen de öyle. Oh, well, my mother was horrible, of course. Absolutely perverse energies around that person. But my husband... Telaşlı bir şekilde gözlüğünü düzeltiyor. Yani annem berbat biriydi tabii, kesinlikle sapkın bir enerjisi vardı ama eşimin kadın kafasını My sağlıyor. husband is completely different, of course. Onunla alakası yok tabii ki. Kocan Annette'in babası mı? Tek çocuk mu? Kızın artık okula gitmediğini söyledi. Annette'in babası mı? Yes, my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Soon we'll both be off for Grand Couronne. Evet, eşimin yerinde olsun da çalışan başarılı bir girişimci. Keşke buradaki işletmemiz daha fazla ilgi gösterseydi. Kadın üzünlü duruyor. Neyse ki çok yakında ikimiz de Grand Couronne'a taşınacağız. Grand Couronne o ne? Hocanın kitap eviyle bir ilgisi var mı? He made the initial investment. Since then he's been what you might call a silent partner. İlk yatırımı o yaptı. O zamandan beri bir nevi gizli ortak sayılır. Kızın okula gitmediğini söyledi. She's been too busy helping me here. So she studied at home this trimester. This is a temporary solution, of course. Burada bana yardım ettiği için bu dönem evde eğitim aldı. Bu geçici bir çözüm. I assure you, I of all people understand the importance of education. She will be back in school the moment the store takes off. Emin olun, eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Dükkanım iş yapmaya başlar başlamaz okula geri dönecek. Tek çocuk mu? Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No, we couldn't have afforded more children really. Not in this economy. Maalesef evet, altın kalpli bir kız. Keşke birkaç tane kadın birkaç saniyede duraksıyor. Ay, daha fazla çocuk yapamazdık, bu ekonomide olmaz. A glimmer of sadness blinks through the well-crafted exterior. Düzenli ördüğü duvarlarından bir yüzün pırıltısı dışarı sızıyor. Niye ki? We're quite busy people, you know, my husband and I. Quite busy. Children are a lot of work. You don't look like a father, so I don't expect you to understand. Ben ve eşim epey meşgul insanlarız. Son derece meşgul. Kadının sesi biraz titriyor. Çocuk yetiştirmek kolay değil. Siz baba değilsiniz o halde. Herhalde. O yüzden anlamanızı beklemiyorum. I'm sorry. I'm sure you do understand. Üzgünüm. Kadın düşüncesizliğin farkına varıyor. Eminim siz de anlıyorsunuz. The woman looks aloof, her features much softer. Occasionally she glances at her daughter's silhouette. Kadın mesafeli duruyor. Yüz hatları eskisinden çok daha yumuşak. Ara sıra kızının silüetine kısa bakışlar atıyor. Evet, geldik şimdi şu dondurucuya. Hadi bana şunu bir göster. Fridge? No, I don't know anything about a fridge. Aren't you interested in books? Dondurucu mu? Kadın madalyonu oynuyor. Hayır, dondurucu falan yok ama kitap almak istemez misiniz? For whatever reason, she's lying to you about the fridge. Seems like you have to find your own way to the cellar. Nedense dondurucu hakkında size yalan söylüyor. Korkarım kilere girmenin başka yolunu bulmalısınız. Kiler nerede acaba, değil mi? Şurada olmasın. I'm sorry, sir. I can't talk right now. I'm very busy with my homework. I have so much homework now. Kızı içeri aldık, ödeve boğuldu. Dışarıda dursaydı bari. Üzgünüm efendim, şu anda muhabbet edemem. Ödevimden dolayı çok meşgulüm, artık çok ödevim var. You just can't win. Ne yapsan elinde patlıyor. Out of the rain and into the gutter. Oradan kaçarken doluya yakalanmış. Hayda. 83. Şimdi ne yapıyorsun? Math. It's really difficult. Like, really. They say you need it to get rich. Better than standing outside in the cold, I guess. Matematik. Defterine kaygıyla bakıyor. Gerçekten çok zor. Hani gerçekten. Zengin olmak için bunları bilmem gerekiyormuş diyorlar. En azından dışarıda soğukta dikilmekten iyidir. Oh, I found something while you were away.
Siz yokken bir şeyler buldum. Ne I buldun? thought this would fit you. Like, thanks for Aa, helping out. Not me, the o city I neymiş? mean. Şapka A verdi. detective does. Bu size yakışır diye düşündüm. Hani yardımlarınız için teşekkürler. Bana değil de şehre, yani bir dedektif gibi. Sana bir şapka veriyor. Kapaklarını Dick Mullon'un giydiğinin neredeyse aynı. Ama anladım, aynı Dick Mullon gibi görünebilirim. Tabii ondan farklı olarak. Polis memuru. Dedektif şapkası mı? Yes, just like the one Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious with that. Aynı Dick Mullon hep giydiği gibi. Bununla daha ciddi görünüyorsun. Right, I have to get back to my homework now, before Mum notices. Man, this is hard. Daha atacak mıyız ya? Atalım bakalım. Because you know each other. She's been talking to you so openly because you've talked before. Çünkü birbirinizi tanıyorsunuz. Seninle bu kadar samimi konuşuyor. Çünkü daha önce konuşmuştunuz. Önce tanıştık mı? Yes, I used to stand out there all the time, before Mother told me to focus on my homework. Evet, önceden hep kapının önünde dışarıda dururdum. Sonra annem ödevlerime odaklanmam gerektiğini söyledi. You've been running around all week without your shirt on, sir, apologizing to Bu everyone. I don't really understand what you've done wrong. bir hafta boyunca ortalıkta üstsüz dolaştınız efendim. Herkesten özür dilediniz. Ne hata yaptığınızı tam olarak anlamadım. Seninle hiç konuştum mu? Of course, you stopped by a few times. You certainly look better than the last time I saw you. Elbette birkaç kez uğradınız. Sana dikkatli bakıyor. Kesinlikle sizi en son gördüğüm zamankinden daha iyi görünüyorsunuz. Teşekkürler, çabalıyor. Yeah, I can see. You don't have party eyes anymore. Bunu görebiliyorum artık. Parti gözleriniz yok. Party eyes. Yes, of course. That makes sense. Hemen yavaşça, oldukça yavaşça bir şey fark ediyorum. Parti gözleri. Evet, tabii ki çok mantıklı. I'm not surprised children have seen you running around with party eyes on, he thinks. Not at all. Seni parti gözlerinin ortalıkta koştururken görmediğine şaşırmadım diye düşünüyor. Hem de hiç. Parti gözleri mi? You know, like a cat in the dark, all big and wide-eyed. Hayda. It certainly looks odd on a man. Neler kullanmışsa adam. Şey gibi, karanlıkta bir kedi gibi büyük, kocaman açılmış gözler. Bunu düşünürken kıkırdıyor. Yetişkin birinde gerçekten tuhaf duruyor. The swiveling eyes of a loony drug addict. That is what she meant. You were probably gurning too. Kaçık bir uyuşturucu bağımlısının fıldır fıldır dönen gözleri, kastettiği bu. Yüzünde muhtemelen uyuşturucunun etkisiyle tuhaf bir ifade de vardır. Fuck yeah. You should get some party eyes right now. Snap those sequins on you, boy. İşte bu, amına koyayım. Şimdi parti gözlerin olsa ne iyi olurdu. Kurtlarımızı dökerdik. Konuyu kapat. Don't leave us hanging like that, man. Open Yarı yolda yourself to the bırakma. experiences of the world. Expand your consciousness with amphetamines. Başından beri neden beni tanıdığını söylemedin? Didn't know I had to do that. Gerektiğini düşünmedim. Bu dedektif çıkarım oyunundan sıkılmaya başladım. Teşekkürler. Kendimle ilgili bir şey öğrendim. I'm glad I could help you, sir. Bu nasılmış? Ansiklopedi 1. Algı 1. Algı 4. 1 düşerse 3 olur. Ansiklopedi 3. 4 olur. Türkçe polis şehir fısıltısı. Şehrin fısıltısı eksi 1. İlişkide.
You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Buzluğu bulmamız lazım adama koymak için. Başka bir odaya... Adamda doğru tespit yapamadık çünkü. Başka bir odaya giden bir yolu bloke eden yırtık pırtık perdeler görüyorsun. Perdelerin üstünde kafese benzer tuhaf bir ziynet asılı. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Kes sesini ya. Affedersiniz memur bey. Tezgahın arkasına sesleniyor. Arka oda yalnızca çalışanlar için. Kafese benzer tuhaf ziynet incele. Şimdilik perdeleri görmezden gel. Arkada ne var? Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Hiçbir şey. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. İlginç bir şekilde seni perdelerden uzaklaştırmaya çalıştıkça onlara ilgi duyduğun ilgi artıyor. Benzer tuhaf ziynet incele. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, Ne and yapmış lan straw. oraya? Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Efsun gibi bir şey görüyorsun. Kemik, çubuk ve samandan yapılmış sıra dışı bir çokgen. İçinde boş göz yuvaları sana bakan rahatsız edici bir balık kellesi var. This is a traditional Seminese ward, meant to provide protection against ill luck, bad dreams, Semeni totemli. curses, and other inhabitants of Ile de Fantôme, the Semenide Islands down south. Hemen adaları Aside from halkıymış. poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Aç perdeleri. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Tam da perdeleri açacakken kadının telaş sesi bir kez daha dükkan içinde yankılanıyor. Ya kadın sal beni. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Beyefendi dokunmayın ona. Daha önce dediğim gibi müşterilerin oraya girmesi yasak. Kadın madalyonu sıkıca tutuyor. Parmakları endişeli bir şekilde tılsımıyla oynuyor. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. Parapsikolojik olarak konuşmak gerekirse perdeleri açtığınız takdirde sizinle işimiz bitecek. Sonuçlardan ben sorumlu olmayacağım. Çok tehlikeli bir şey yapıyorsunuz. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Kadın mırıldanarak kafasını çeviriyor. Neden herkes her zaman perdelerle uğraşıyor? Neden insanlar gibi kitap almıyorlar? İhtiyacım olan dondurucunun orada olduğunu duydum. Onu lanet değil mi? O yüzden mi 3,5 atıyorsun? Hanımefendi beni yanlış anladın. Ben polisim, oraya girmem lazım. Maura'nın beni çağırdığını hissedebiliyorum. Eşiğin ötesine araştırmam gerek. Umurumda değil, yiyorsa durdur beni. Bak nasıl açıyorum şimdi. İhtiyacım olan dondurucunun orada olduğunu duydum. Everybody suddenly needs something from there. Leave the curtains be. It's what it wants. Zaten herkesin orada bir şeye ihtiyacı var nedense. Kadın öfkeyle elini sallıyor. Perdelere dokunmayın, sizi manipüle etmeye çalışıyor. Umurumda değil, yiyorsa durdur beni. No! Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Hayır, kadın elini kaldırarak seni durdurmaya çalışıyor. Lütfen konuşun benimle memur bey. Buraya gelin. Tehlikeli bir şey yapmaya karar vermeden önce size durumu açıklayayım. Ya ne var? Bomba mı koydun There oraya? is something mysterious about the curtains. Perdeler arkasında gizemli bir şey var. Dikkatli ol. Ne var amına koyayım ya? The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. 8 zamanla zilli varmış, yırtık pırtık ve tozlu perde var. Sanki seni günaha davet ediyorlar. Perdeleri zorla aç bu sefer gerçekten. Açtım ne olacak? A dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little Seminese wards.
your shadow looming over it like an omen. Tozlu mobilyalar ve çöple dolu bir loşoda görüyorsun. Arka tarafta bir sürü korkunç ve küçük semenili totemiyle kaplı bir giriş var. Gölgen bu kıyamet alameti misali üstlerine vuruyor. I warned you. You're unleashing forces beyond your understanding. Sizi uyardım. Aklınızın almayacağı güçleri serbest bırakıyorsun. Ya hadi hadi. Allah. Ayaklı fön makinelerinin silüetleri hayaletleri andırıyor. Andırıyor. Kapı. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Önünde kolu olmayan ağır bir kapı var. Düzinelerce belki de yüzlerce semenili ziyneti ve nazarlığıyla kaplı kilitli görünüyor. What if you just break it down? Kırsan nasıl olur? Ama bu kapıyı kırmalı mıyım? Hele bir stratejimi belirleyeyim önce de. That's right. Take in your surroundings. You need to have a solid ground and a proper posture if you want to succeed. Aynen öyle. Etrafını gözden geçir. Başarılı olmak istiyorsan sağlam bir zemine ve doğru bir duruşa ihtiyacın var. Sağlam bir zemine. Etrafını gözden geçir. Baktım. The room is dimly lit and littered with old barbershop rubbish. But the path to the door is clear. Kapıya giden yol açık. Peki ya kapı? It's made of a solid block of wood, but it has stood there for ages. The hinges are old and coated with a carmine layer of rust. It should be doable. Sağlam bir tahtadan yapılmış ama yıllardır orada menteşeleri eskimiş ve turuncu bir pasta vakasıyla kaplamış. Başarabilirsin. Tıklatayım. Only an echo. No one is there. Anahtarını ver la şunu. I wasn't kidding when I said we're parapsychologically done. You clearly don't care about the consequences. What gives you the right? Psikolojik çalışmalarınızı derhal durdurun. Dediğimde ciddiydim. Kitap evinin sahibi hızlı ve nefes alıp veriyor. Yaptıklarınızın doğurduğu sonuçları umursamadığınız ortada. Ne hakkınız var buna? Kanun benim, asiyim ben. Kendi kurallarımı kendim belirlerim. İçeriden yayılan ruhani enerji dalgaları hissettim ve araştırma yapmam gerek. Bilmiyorum, doğru söylüyorsun aslında, öyle bir hakkım yok, özür dilerim. Kanun benim lan. Don't expect my help from now on. The back door is locked and I threw away the key. I won't trifle with such forces. Bu saatten sonra benden yardım beklemeyin. Arka kapı kilitli ve anahtarını attım. Böyle güçleri hafife alamam. Do look at the books though. The books Puanım var. Eşiğini 5'e getirsem yine %72 ile falan atarız herhalde, ya da 50 ile. A heavy door with a missing handle stands before you, 28. covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. Bir beyazsın It ama bunu appears to be tekrar locked. deneyebilirsin. Ha, okey. Femine saçlardan bakmak bile tehlikeye sokuyor. Bir tur deneyelim ya, ne olacak? En kötü bir canımız gider, bir şey olur. A heavy door with a missing handle stands before you, 28 ya. covered in dozens, if not hundreds, of Seminese trinkets and charms. It appears to be locked. Atamadık. Kırdık herhalde. Ow, shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door? Don't you know that things like that hurt? Ay babanın kemiğine. Kapının içinden geçmek hangi gerizekanın fikriydi? Canını yakacağını düşünmedim mi? Normal bir şekilde nefes almaya çalış. Pek iyi bir fikir değildi sanki.
Hak ettim. Bedenim bu kadar zayıf ve işe yaramaz olduğu için acı çekmeyi hak ediyor. Yoksa kafam mı kanıyor? Ben yanaklarını tokatla. Kimsenin gözyaşlarını görmesine izin vermem. Kafam mı kanıyor lan? Are you alright? İyi misiniz? Teğmen. Pretty intense and painful, I must admit. Kabul etmeliyim ki epey acılı bir deneyimmiş gibi duruyordu. What is going on there? Kıracağım bunu. Trying to break Anahtarını down ver. the back door? Ne oluyor orada? Gerçekten arka kapıyı kırmaya mı çalışıyorsunuz? I warn you, don't tempt the spirits, officer. Don't Anahtarı tempt the ver. spirits, or you'll damage the holy wards on the door. Sizi uyarıyorum. Ruhların kışkırtmayın memur bey. Korku içinde geriye attığı adımı duyabiliyorsun. Ruhları kışkırtmayın yoksa kapıdaki kutsal totemlere zarar vereceksiniz. Barely looks like you've done any damage to the door, however. Hani tekrar It's still deneyebiliyordum? locked and closed, covered in dozens of little charms and trinkets. He. Beceri puanlarına şunu geçti. Acı eşiği. Okey. Anahtar vereceğim mi? You've hurt yourself now. I told you not to mess around back there. Al işte bakın ne What are you oldu. even trying to accomplish, you fool? Size dedim oraları karıştırmayın diye. Amacınız neydi ki ahmak beyefendi? Hiç bazen sakarlığım tutuyor, özür dilerim. Zonklayan anla olmuştur. Belli değil mi? Benzersiz fiziksel gücümle kapıyı kırmaya çalıştım. O kapının arkasındaki sırları öğrenmeliyim. Ruhani görevimin bir parçası bu. Alt kattaki dondurucuya ulaşmaya çalışıyorum. Aciz polis meselesi bu. You're only making things worse. Stop it. Be compelled to look at the books. Zekalı sen. Al. Daha bir skill puanım daha var. Onun namına kadar giderim burada. Simge kuşu niye bulamadık acaba? O 4 oldu zaten, bu çok iyi. 2 tane de nospad'imiz var. Hadi bir daha deneyelim. %42. Ha işte bu. Yeşil attı. You smash into the wood and see a small crack appear on the door. Tamam It's going to açtık. take one more try to break through to the other side, but you've done it. Kapıya abanıyorsun ve kapı çevresinde ufak bir çatlak oluştuğunu görüyorsun. Kırmak için sağlam bir darbe daha gerekecek ama başarılı oldun. You're not thinking of trying again, are you? Deneyeceğim. Daha denemeyi düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? Sen sessizce derin düşünceye dalmışken Teğmen sana bakıyor. Kapıya bir kez daha aban sözün bittiği yerdeyiz. Kapıya aban ve kahrolsun sistem diye var. Kapıya aban ve kıpırdamayın aşağılıklar diye var. Kapıya aban ve eller yukarı diye var. Kapıya aban ve siktir omzum kırıldı diye var. Nereye girdik lan? Bayağı açıldı. Kapıyı ikiye böldük, oha. Aha. Kum torbası. Ne? Gülle. O para ediyor. Ne oldu lan? What is this place? Burası ne böyle? Hemen tozlu egzersiz saatlerine bakıyor. Bu bir macera. Görünmeyen alem, ölüler diyar. Spor salonuna benziyor. Hiçbir fikrim yok kim ama başım ağrıyor, fena ağrıyor. You didn't have to ram the door down, you know? No one's been here for ages. Kapıya koçbaşı gibi vurmanıza gerek yoktu. Etrafına bak. Buraya yıllardır kimse uğramamış. Lan buzdolabına şey yapacağız ama mal. I doubt the electricity still works. Good thing we have a flashlight on us. Senin olduğunu sanmıyorum. Neyse ki el fenimiz var. Her daim. An eerie feeling rises in your chest. Güçlü bir kitle oluşuyor. Ya yıllardır kimsenin buraya gelmesinin bir sebebi varsa. Devam edelim hadi, terk edilmiş sıradan bir ev olduğuna eminim, gizemli bir şey değil. Ya bir sebebi varsa? Yes, because it's closed. Var çünkü kapalı. No need to look for supernatural explanations where a banal one will do.
Now let's move on, shall we? Edelim, devam edelim. Bence bir görsel analiz takarız şimdi. Okey. Kaldırayım mı bunu? Bir de orada altında kalalım, oradan damage yiyelim. Ölmüş duvar çubukları. A barbell lies on the floor. The Harbiden. color has worn off its weight Bunları plates. kaldırmayı deneyeceğiz. Bir halter duruyor. Ağırlık demirlerin rengi solmuş. It's 60 kilograms. Your triceps hum at the sight of these weights. Show the world what kind of beast it's dealing with. Lift them. 60 kilo. Trisepslerin bu ağırlığın karşısında mırıldanıyor. Nasıl bir canavarın onlarla başa çıkacağını dünyaya göster. Kaldır onları. There are no collars on the barbell. This is a safety hazard. Halterlerde kelepçe yok. Bu bir güvenlik riski. Why does it feel so familiar? Bu kadar tanıdık hissettiriyor. Ananı avradım. Bu halterci olduğum için mi tanıdık geliyor? No, it's not that. It's the stale smell of rubber, the squeaky sound of sneakers, your bruised knee against the mat, and a whistle. Hayır, ondan değil. The feeling is gone. Eskimiş lastik kokusu. Bu ayakkabıların gıcırdaması. Minderde ezilmiş dizin. Bir ıslık. Hissiyat kayboluyor. It's just a memory. Hatıra. A memory from another life. When you were young and fit. Yani kas gücümüz yeterli değil. Bir de -1 alıyoruz. Gerçi nötrlüyor. Bak, bu tuzak, halterin kelepçeleri yok. You're right. The weight may fall off. Better not touch it then. Haklısınız, ağırlıkları düşebilir. En iyisi ellememek. Hangi şerefsiz kelepçeleri çıkarmış ki, bu bir suç ama. Aslında güvenlik risklerini umursamıyor. It would be a violation of EPIS safety regulations if the gym was still operating, but it isn't. No one's supposed to come here anymore. Yapmaya gerek yok ya. Zaten bir nospetim var, bir canım düşük. Başıma düşüp öleceğim, bir şey olacak. La. Çerçeveler, molozlar koridoru kaplamış. Elleyeceğimiz hiçbir şey yok mu? Ne bura? Kuş. Durulmuş vahşi var. Karanın içine sağa bakıyor. Büyük bir damacana, içi tuhaf bir sıvıyla dolu. Ne lan bura? Bu ne? Örümcek ağıyla kaplanmış hava gemisi pervane. Kılıçlara benzetiyoruz. Para. Çıplak bir manken gövdesi, tuhaf sarı bir rengi var. Eskiden burada sergilenen kıyafetler nerede? Ne lan? Yumuşacık mavi kadife ama güveler yemiş. Bu ne? Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in scribbles, sketches, and schemes, like some ancient cave mural. Fenerin ışığı antik mağara resmine benzeyen karalamalar, çizimler ve şemalarla dolu eski yeşil bir yazı tahtasının üzerine geçiyor. Some of the writing has faded with age, but you can still make out sections here and there. Photos and drawings have been pinned to the board. Bazıları yıllar geçtikçe kaybolmuş ama bazı bölümlerini hala okuyabiliyorsun. Tahtaya resimler ve çizimler tutturulmuş. Çizimleri incele. These lithe, pointy-eared creatures appear to be different types of Welkins. Welkinmiş. You make out autonomous, translucent Welkins, with organs shining under their skin, and even ether Welkins. Welkin. Who are all those creatures? Fantasies of a Fantezi mi? tortured feverish, one of the Welkins towering among the rest.
appears to be different, however. It's İncele. Vara, a high Welkin, his face white and scarred like cracked marble. This is clearly a Welkin Supreme. The Haldor, Welkin ırkçısı. the humans, and even headless Ne men, ya? all Şey of mi? them purged. Imagine a world filled only with Welkin. Green Fantastik Welkin, bir Red Welkin. An bu inordinate herhalde. amount of time has gone into drawing these little Welkin creatures. Welkin yaratıklarını çizmeye haddinden fazla zaman harcamış. Neden biri buna bu kadar zaman harcar ki? Yaratıklar kim? Kim çizmiş onları? Larından biri Welkin ırkçısı. Neden biri buna bu kadar zaman Some harcar people ki? really like building a world, I think, even if it's just for a game. Fazla insanlar bir dünya oluşturmayı ciddi manada seviyor sanırım. Sadece bir oyun olsa bile. Bunlar kim? This looks like concept art for a project. It's not really real. Concept art. Welkin ırkçısı. Political commentary. That one has a great beard too. Politik alt metin. Just look at those details. So much effort. Beğendi bizimki. And for what? All gone. Hepsi boşa gitmiş. Fotoğrafları incele. The photo collage depicts barren, icy landscapes wrapped in perpetual night. You see permafrost and glacial landforms, dead trees grown in under the entire oceans have been frozen from shore to shore. There are pictures of settlements on dried up riverbeds, abandoned in a storm. Animal corpses in the... You see primitive oil rigs built into glaciers, boreal dvorg, yurts under the snow, great mammoth-like beasts. Oyun gibi bir şey herhalde Albeit bu. dark and cold, this vision also feels cozy in its own way, like eggnog or morphine. A much-needed Ya respite. dur bir elektrokimya bir siktir git Pin ya. postcard reads, the heat death scenario, a desperate fight for geothermal energy engulfs the world as Wirral becomes Projeyi incele. untethered. This is a monthly calendar from the year 50. Cryptic words like sprint, daily minimi, and GPI span the marker-drawn grid, the grand scheme of production and money. Proje gidişatının finansman durumunu ifade eden kalemle çizmiş terimler. Minimi stands for a mini meeting. It's part of a bigger framework for managing work called RUN. Station 41 tried to implement it a few years ago, but failed. Ne olmuş peki? As time goes on, the numbers in the boxes grow rarer and rarer. The board becomes an empty snowfield in the final days. Only failure and regret dwell in this region. Başarısızlık ve pişmanlık. Looks like they didn't make it. Görünüşe göre başaramamışlar. A note in the bottom left corner of the chalkboard says, see the prod schedule filament for details. Aylar için proje planı filamanına bakın. Notları incele. Handwriting is only partly legible, but you can still make out three slogans: call in, tune out, Wirral untethered, oyun and evet. heat death of the universe. Oyuna katıl, hayatı unut. Outside, a cold wind wraps the building in its bosom. Snowflakes in the wind. An old woman passes what the locals call the doomed commercial area. She tries hard not to look at the bookstore windows. It's unwise. Allah Allah, kim geldi lan? Okey. Ne? Şu ne? This old fireplace is covered in lines drawn in blue and red marker, the mesh spreading over the stone like blood vessels on alabaster skin. It looks Baba ghostly mavi and kırmızı kalem çizilmiş strangely çizgilerle dolu. Şema. Kötücül tuhaf biçimde antik. Radio frequencies, it seems. UKV 123.6, UKV 123.7, UKV 123.9. Some written notes too. Neyin Sparse radyo and frekansı bu? cryptic, unclear. It looks like a cardiovascular system split into veins and capillaries.
very advanced. Damar ve kılcal damarlara ayrılmış çok ileri seviye. Bu ayrıntılı sanat eseri olmalı. You think so? The web is comprised of radio stations, all lead back to one red heart, titled The Game Master Frequency. A note says, this one can listen in on any station it wants. Sence öyle mi? Ağır radyo sesimiz hepsi dolanıp oyun yöneticisi frekansı bir açlıkla bir kırmızı kalbe geri dönüyor. Yöneticisi mi? Someone very important. Önemli biri. The leader of a massive on-air game built by these people. Bu insanlar tarafından yapılmış canlı ve devasa bir oyunun lideri. Eğer bu bir oyunsa kim oynuyor? Whoever decides to call in to a call-in station, it looks like. Görünüşe göre katılımcı istasyona her kim katılmayı seçerse. Radyo oyunu gibi. All of this is gone, left unrealized. Tüm oyun yok oldu, hayata geçirilemedi. There's no way a little basement studio working here could pull anything like this off. Burada çalışan küçük bir bodrum stüdyosu bunun gibi bir şey başarma şansı yoktu. My God. It's as if the less money they had, the more ambitious their project became. Paralar azaldıkça projeyi daha da iddialı hale gelmiş gibi. Neden öyle dedin? The schedule. I know Sürekli experience geliyor, çok iyi. the company was running out of funding. Program tahtadaki takvime kafa salıyor. Kalem lekeli parmaklarının ceketini siliyor. Vatanı gördüm mü tanırım. Bu şirketin fonlaması bitiyordu. Başka? Nothing. It's just lines on marble. An echo from times long gone. No one has used the fireplace in ages. Başka bir şey yok. Ben bakacağım. This appears to be some kind of machine with a cube-shaped heart and a wired framework. The keyboard has a rectangular on-off button. A piece of paper still hangs from the printer. Bir küp şeklinde kalbi ve tellerden oluşan gövdesi olan bütün makine. Klavyede dikdörtgen şeklinde bir aç kapa tuşu var. Yazışından hala bir kağıt sarkıyor. A radio computer. Just sitting here without anyone inside. Radyo sayar. Radyo kompütür. Dışında kimsecikler yok diyor. Sesim şaşkın bir temkinli geliyor. But we are looking for a fridge and we are pressed for time, so... Dur lan bir. Ama biz dondurucu arıyoruz ve zamanımız da kısıtlı o yüzden. Zamanımız kısıtlı olsa zaman limiti verirdin. On the other hand, it's not the time not interested in abandoned radio computers. Yanından terk edilmiş radyo savarlarla ilgilenmiyor değilim hani. Önce açmalı mıyım? Maybe the body has stopped decomposing somehow. I don't know. You're in charge of this expedition, officer. Sen bilirsin diyor. Aç bakalım. The machine lights up like some prehistoric animal stirring from its slumber. Bunlar nasıl ses lan bu? Fluorescent play and print keys on the keyboard. The Uzay hatch on makinesi. the machine's central compartment is wide open. Makinenin ışıkları tıpkı tarih öncesi bir hayvanın uykusundan bir anda uyanması gibi açılıyor. Klavye yeşilimsi renkte oynat ve yazdır tuşları beliriyor. Makinenin merkez haznesindeki kapak sonuna kadar açık. Haznenin içine bak. It's empty like a beehive without its brood. Orasız Some bir cables kovan have gibi been boş. left dangling, disconnected. Bazı kablolar öylece sallanıyor, kopmuş. This is where the memory should go. Bilek buraya takılıyor gibi. Teğmen makineyi incele kelimeleri diyor. Yazdır. Nothing happens. Hiçbir şey. Oynat. Nothing happens. Tekrar bas. Nothing happens. Nothing happens. Devam ediyor. Dört tuşu bulursak belki oynatırız. Ne var lan? Okay. What do you think is going on with that computer, chalkboard, and fireplace? Şimdi bir karşı istihbarat programına benziyor. 61 işletme sadece. Asıl soru şu, burada tam olarak ne yapıyorlardı? Yes, that is the question. Soru bu. It looks like one of those popular pen and paper role-playing games. Only these people were trying to automate it, make it work on radio computers.
Kağıt kalemle oynanan meşhur rol yapma oyunlarına benziyor ama bu insanlar bunu otomatikleştirmeye çalışıyor. Radyo savarlarda oynanır yapacaklar. Utter madness, he thinks, as a compliment. Ama iyi anlamda düşünüyor. Nasıl yapmayı planlıyor? Daha önce hiç kimse bunu yaptı mı? Not to my knowledge. They make automated games in Graz, Messina, Königstein. You know, places with industry. Benim kadarıyla hayır. But I don't think anyone has attempted to create an interisolary game before. We just don't have the technology. Hiç kimsenin izolar arası oyun yapmaya çalıştığını sanmıyorum. Bu teknolojiye sahip değiliz. Nasıl yapmayı düşünüyorlardı? Through call-in stations. None of the players have to be physically present. Anyone in the world can participate in the game, as long as they have a two-way radio. Oyuncuların hiçbirinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmaları gerekmiyor. Çift yönlü radyoları olduğu sürece dünyadaki herkes oyuna katılabilir. Then there's the game master frequency that listens in on the smaller call-in stations. I think that was supposed to coordinate the stories, Aynen. functioning as a master of ceremonies of sorts. Bir küçük katılımcılık kanalları dinleyen oyun yöneticisi frekansı var. Sanırım o da işi de hikayeleri koordine etmekte. Tür takdimci rolünü üstleniyor. His fascination has swept aside other concerns for the moment. He's a little hooked. Bu rol yapma oyunu mu? Indeed, those Welkins are a dead giveaway. Role-playing people love that stuff. The world looks like a modified version of the WeWorld board game, with hit death thrown in. RPG oyunun içine RPG oyunu yazmak. Deli deli işler. Şirkete ne oldu? No idea. They stopped filling out the schedule on the chalkboard. Yok. Indeed, it's ambitious and untethered Vay be. from reality, but Değil mi? Çok iddialı ve gerçekten kopuk ama başını yere hep düşünüyor. Eğer bunu başarabileceklerini düşündülerse delirmişlerdi. Yatırımcıların ceplerindeki parayı hortumlamak için kurguladıkları bir tiyatro bence. Dünya soğuk ve yapayalnız. İlacı tam da bu olabilir. Hadi tamamlayalım şunu. it's too late for that, I'm afraid. İsteksiz bir gülümseyebilir. Terk edilmiş odanın etrafına. Korkarım bunun için çok geç diyor. Boruların omuzları geliyor. Bir yerden fare geçiyor. Okay, let's keep moving. Neyse diyerek sonuçlanıyor. Hadi devam. Havadan tecrübeler kazandık gene. Nereye çıktım lan? Dur orayı bitirmedim. Kalıyor sonra. Ne? Katmanında slipstream yazan kayaklar. Çelik pervanenin üzerinde slipstream. Ne? Proje planı. Tamam bulduk işte. Hadi bitirelim. Burada duruyormuş. Tiles on the cube are still Proje smoldering. planını yerleştir. Casting like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Oynat. A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. Klavyenin hemen üstündeki doku hafifçe vızıldamaya başlıyor. Makinenin düzlemsel manyetik sürücüsünün içinde cızırtılar The geliyor. static gets louder, Yanacak mı slowly acaba? filling up the abandoned horn until a voice speaks out, crackling and old, cutting into the air. Cızırtının şiddeti artıyor. Terk edilmiş koridoru yavaşça dolduruyor. Bir anda detone ve yaşlı bir ses ortamda yankılanıyor. Nasıl yani? Good morning. Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. Bu ne lan? This is East Insulindian Repeater Station 1. Günaydın. Sokağındaki Fortress Accident. Burası 1. Doğu İnsülende operatör istasyonu. Please repeat. Is this the production schedule? Lütfen tekrarlayın, bu proje planı mı? Bu proje planı nedir? Bana neden Fortress Accident dedi? Nesin, bir makine mi yoksa insan mı?
Neden Fortress Accident dedim? Fortress Accident is the company on whose name the terminal you are currently using has been registered to. Şu anda kullandığınız terminalin adının kayıtlı olduğu şirket. Bu şirketle ilgili başka bilgi. One moment. Ölü verecek kadın hattın diğer ucunda. Bir dakika. Ona bir katalog sayfası karşısında duyusu sonra dikkatli bir şekilde okumaya başlıyor. Fortress Accident SCA produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Nitelikli interaktif katılımcı radyo oyunları üretir. Katalogda böyle yazıyor. Peki ya interaktif katılımcı radyo oyunu nedir? Any other questions? Cevabını zırhtan dolayı duyamıyorsun. Bağlantı düzeninde başka sorunuz var mı diye soruyor. Sen makina mısın? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. Now please repeat. Is this the production schedule? Evet, ben bir insanım. 74 yaşındayım ve adım Yvonne. Şimdi lütfen tekrarlayın bu proje planımı. She repeats passwords. Programming people are all paranoid. Hemen kulağına fısıldıyor. O bir paralı operatörü. Yazılımcıların hepsi paranoyak. Yvonne partnerim radyo savarcıların hepsi paranoyak olduğu için senin orada olduğunu söylüyor. Ama sen neredesin? Benim nerede olduğumu nereden biliyorsun? I work as a repeater at the East Insulindian Repeater Station. It's my job to know where you are, Fortress Accident. Doğu İnsülendi operatör istasyonunda operatör olarak çalışıyorum. Benim de işim nerede olduğunuzu bilmek. Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. Radyolarla çevrili kabinimde oturuyorum. On an island on the River Esperance, a small woman, all skin and bones, sits in a room filled with audio equipment. Thousands of tiny lights are reflected back from her prescription lenses, like stars in the dark. Esperance nehrinde bir adada bir deri bir kemik kalmış ufak bir kadın ses ekipmanlarıyla dolu odasında oturuyor. Numaralı lenslerinden binlerce minik ışık geri yansıyor tıpkı karanlıktaki yıldızlar gibi. Doesn't it get lonely, sitting there all by herself? Böylece yalnız başına tutmak yalnız hissetmiyor. İş yapmak yalnız hissettirmiyor mu? Lonely? Why would it get lonely? I get to talk to people all day. Yalnız mı? Neden yalnız hissettirsin ki? Tüm gün insanlarla konuşuyor. That's why she does this. O yüzden bu işi yapıyor. Now please tell me the reason for your call, Fortress Accident. Proje planı nedir? The filament you have inserted into the Bu reader. kuyuya yerleştirdiğiniz filaman. Bu içeri koyduğum parıldayan şeyi mi diyorsun? Yes. Is that the production schedule? Evet, o proje planı mı? Öyleydi herhalde. Evet. Good. Please repeat the password. Ne bileyim password'u ben. Password'u tekrarlayın. You should ask her for a hint. İpucu istemelisin. Bir parola mı? Parolalarda aram kötü. Bana bir ipucu verebilir misin? Günüm. Ben polisim aç şeyi. Parolayı bilmiyorum. İpucu. No. Hayır. A hint system is not part of the protocol for repeater stations. Operatör istasyonun protokollerine bir ipucu sistemi yok. Polisim diyor. Lütfen aç şu şeyi. Ne diyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Received. I will register this login attempt. Hayda giremiyorsun. Anlaşıldı bu giriş teşebbüsünü Don't kaydedeceğim. worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Paketin paraların her yerde geç ortaya çıkma oyu vardır. Fortress Accident. Is there anything else I can do for you today? Proje planı için parolayı deneyelim. Good. Please repeat the password.
Doğum günüm mü? Still no. No. Polisim, lütfen aç şu şeyi. I am contractually obliged to protect the privacy of the filament holder for trace accident. Without filing a warrant with Lintel, I cannot give you access to this filament. Sözleşmemiz dolayısıyla Flaman sahibi accident gizliliğini korumakla yükümlü. İsmi talep iletilmeden Flaman'a erişim izni veremem. I'm afraid we are not doing that, unless we want to wait for a month. Korkarım bunu yapmayacağız. Bir ay beklemek istemiyorsak tabii. Now, can you please repeat the password? Bilmiyorum. Received. I will read. Don't worry. Passwords have a way. For trace accident is thank you and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Yazdır. Nothing happens. Hazneye bak. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. The filament slides Çıkar. out of its glowing nest. Etkileşilen bir şey değil. Nereden bulacağız artık? Buralarda This Var old mı? fireplace is. burada. Your flashlight slides over an old green chalkboard covered in script. Some of the writing has faded with age, but you can Notların içi. handwriting is only outside. A cold. Bir şey çıkmadı. Neyse aşağı inelim bak. 50 real diyor, evet. En azından cebimizde kalsın. Ne? Güzel. Ama çok magnezyumumuz oldu ya. Aha, buzluk buldum. Etrafı bir toplayalım da. Çekilmiş ve buzu çözülmüş bir dondurma makinesi. El fener tuhaf bir gölge yaratıyor. Bu bölgede gizli bir kapının aralığı var. Yürü. Oraların üstüne iki paslı tüfek saklanmış. Çalışacak gibi görünmüyorlar. Tüfek varmış. Bu A ne lan? few bricks have fallen off, revealing a compartment behind the wall. It's too dark to see in. Kaç tane tuğla düşmüş ve duvarın arkasında gizli bir hazne ortaya çıkmış. Karanlıktan içerisi görünmüyor. Neredeyiz biz? Gizli odayı incele. Bak, duvarda bir delik var. Gizli hazneye ışık tut. There is, yes. And there also Evet, appears to be evet var. something inside the hole. Interesting. Do you want to take a Ayrıca look? deliğin içinde bir şey var. Bakmak ister misiniz? Evet. Your hand reaches deep into darkness and spiderwebs. Rummaging around, you find rusty rifles hidden away. Karanlığın derinliklerine ve örümcek ağlarına doğru uzanıyor. Sağa solu kontrol ediyor. Saklanmış paslı tüfekleri görüyorsun. Tüfekler var. Are these any good? Meraklı bir şekilde yaklaşıyor. İyi durumdalar mı? İncele. Most of them are rusty and inoperable, like the rest, but one catches your eye. A bolt action model with a fine wood stock, in better cosmetic order than the others. Çoğu paslı geri kalanı gibi kullanılmaz halde ama bir tanesi gözüne takılıyor. Kaliteli ahşap kabzalı, sürgülü bir model. Kozmetik olarak diğerlerinden daha iyi durumda. Bu iyi. That's a rare sight. Seems to no longer be functional, but still a beautiful thing in its own way. Yıkaymış. Eski bir Belmagra devrimden kalma. Hemen onaylayarak bir tür gözleri parlıyor artık. Çalışmıyor gibi ama yine de kendine has bir güzelliği var. Burada bir tüfek olması ne anlama geliyor? It means there are firearms, albeit inoperable, still lying around in Martinez. It's an interesting coincidence, I would say. Might come in useful in the future. Martinez'de her ne kadar kullanılmaz olsalar da sağda solda ateşli silahlar olduğu anlamına geliyor. İlginç bir tesadüf bana kalırsa. İleride işimize yarayabilir. He likes this find. Keşif onun hoşuna gitti. Neredeyiz biz peki? Seems like an old bunker from the revolutionary period.
Look at all those rifles. Must be an old weapons cache. Devrim zamanından kalma gizli bir sığınağa benziyor. Tüm şu tüfeklere bakın. Yukarıya tavanın altındaki tüfekleri işaretliyor. Eski bir silah deposu olmalı. ...11 ediyor. Antika tüfek. Ulan gülle de 13 ediyor yani. Ya nasıl antika bu, anlamadım ben ya. Yem öyle antikayı. Ben de sevindim bir şey bulduk diye. 200 edecek diye. Bu ne? Tavanın altında kırık silahlar tıkanmış. Başka bir şey yok herhalde. Oo, bura gittikçe gidiyor böyle. Bu ne lan? Dolaba bakalım da buraya geliriz tekrar. Burada başka bir şey var. Burada bir şey var. Bu ne? Duvar çökmüş, artık geçilemiyor. Kocaman yermiş burası. Neyse, bize bu lazım. You see a terrifying ice bear with a strange compartment in its belly. The door is covered in frost and the bear's eyes are glowing red. Göbeğinde garip bir hazne olan korkunç bir buz ayısı görüyorsun. Kapağı buzla kaplı ve gözleri kırmızı parlıyor. The bear looks oddly realistic. Is it taxidermy? Ayı tuhaf bir şekilde gerçekçi görünüyor. Doldurulmuş mu? Kapağı aralı. A gust of freezing cold air rushes to greet you. You Güzel. hear a low grumble as the bear regulates itself. This is the inside of a refrigerator. Buz gibi soğuk bir esinti seni selamlıyor. Ayı kendini ayarlarken hafif bir vızıltı duyuyorsun. Dondurucunun içinden geliyor. The lieutenant takes a peek inside. His hand has found the holster of his gun. Hemen göz ucuyla içeri bakıyor. Eli tabancasının kılıfına gitti. Sakin ol Kim, yalnızca bir dondurucu. Hatırlasana. Of course. A giant iceberg-shaped fridge. Korktu mu, ne yaptı? Devasa buz ayısı şeklinde dondurucu. Elini gevşetiyor. Açılan dondurucu kapağın sert ışığı yüzüne vuruyor. Just what we were looking for. Let's see what's inside. Aradığımız şey, bakalım içinde ne var. Dondurucuya bak. The shelves are empty. All you see are crumpled ice cream wrappers with the brand name, Revachol Ice City. A handwritten note has been attached to the door. The fridge is huge. Raflar boş, sadece buruşmuş Ravaşol buz şehri markalı dondurma paketlerini görüyoruz. Kapıya elle yazılmış bir not asılmış. Dondurucu kocaman. Buradaki notu al. You pocket the note and the little fridge magnets keeping it on the door. Hem notu hem de onu kapakta tutan küçük mıknatısların cebine koyuyorsun. Bu kesinlikle aradığımız dondurucu. 2 ceset alacak kadar büyük. Buradaki dondurma paketlerinden birini incele. Ayı şeklinde bir dondurucunun terk edilmiş bitkilerde ne işi var ki? Good question. It looks like an ice cream fridge. Güzel soru, bir dondurma dolabı gibi duruyor. Paketlerden birine uzanıyor. Işığın altında inceliyor. Bu hiperetçili hayvan ile mi dondurma satmaya çalışmışlar? I know. What an unfortunate marketing choice. Biliyorum diyor. Ne talihsiz bir pazarlama seçimi. What is even worse, the bear is still costing them money to this day. Daha da beteri, bugüne kadar ayı onlara masraf çıkarmaya devam etmiş. Hemen dondurucudan çıkan yılana benzeyen kırmızı kabloyu işaret ediyor. The fridge buzzes with energy. The electricity bill on this thing must be Kim ödüyor catastrophic. ki bunu? Dondurucu enerji harcayarak vızıldıyor. Bu şeyin elektrik faturası felaket olmalı. Buradaki dondurma paketlerinden birini A incele. friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. Dondurucuya hiç benzemiyor. Dondurmaya herhalde. Kesinlikle aradığımız It's dondurucu. certainly an eccentric choice, but it is capacious and cold enough too. Santrik bir seçim olduğu aşikar ama içi geniş ve yeterince soğuk da. Herhalde. But the optics on this are awful, he thinks. We need to be as silent as we can.
Dışarıdan bakan birine hiç güzel görünmeyecek diye düşünüyor. Olabildiğince sessiz olmalıyız. Your visual confirms you could fit 2 more bodies in the ice bear fridge. Hayda. Güzel analizin buz ayılı dondurucuya 2 tane daha ceset sığdırabileceğini teyit ediyor. Hayda. Shall we go and get the body then? I'll take the head, you take the feet. The stairs won't be easy, but we'll manage. O zaman gidip cesedi alalım mı? Ben başından tutarım, siz ayaklarından tutarsınız. Merdivenlerden çıkmak kolay olmayacak ama hallederiz. Elimizde parçalanacak değil mi o ceset? The 2 of you. Easily. Biz mi? Kolaylıkla. Tamamdır, hadi işe koyalım. Ellerini birbirine vur. The body is heavier than you expected and stinkier. It takes half an hour to get it down to the butcher. Then 10 more minutes to stuff it into the fridge. The lieutenant takes a step back to admire your handiwork. Ceset beklediğinden daha ağır ve daha kötü kokuyor. Onu bodruma indirmek yarım saat, ardından dondurucuya tıkmakta 10 dakika alıyor. Teğmen geriye doğru bir adım atıp çıkardığımız işi gururla inceliyor. Beautiful. A dead body in a nice bare fridge. Çok iyi. This is some of the best police work I've ever done. Çok güzel diyor. Ellerini mendiliyle siliyor. Buzdayılı dondurucu içinde bir ceset. Şimdiye kadar yaptığım en iyi polis işlerinden biri. You've definitely earned a drink after this. Perhaps even some pagan rites. İşten sonra kesinlikle içki hak ettiniz. Hatta belki birkaç pagan ritüel. Ne diyor? İşimizi beğendin mi? Sana inandığımı söyleyemem. Aynen, pagan ritüelleri yaparak kutlamalıyız. Hadi çalı çırpı bulup ateşe ver. İyi misin, beğendin mi? No, not really. Look at that. What have we done? We stuffed a dead body in a nice bare fridge. This story does not leave this room. Ne var canım, biz mi öldürdük? Hayır, pek değil, şuna baksanıza, biz ne yaptık böyle? Buz ayısından bir dondurucuya ceset tıktık. Bu da odada olan, bu odada olan bu odada kalacak. Yani bu muhteşem bir başarı ve insanlar bunu duymalı. Elimizdeki imkanlarla yapabileceğiz en iyisini yaptık. Evet, ben de gurur duymuyorum ama bir dondurucu bulduk. Polis işi değil ki bu, sanat. Biz sanatçılarız ve burada bizim vizyonumuz. Eldeki imkanlarla en iyisi işte. Did we though? Öyle mi dersiniz? Maybe we did. Tamam, belki de yapmışızdır. At least we've stopped the body from decomposing further. Now you can conduct another inspection under controlled circumstances. En azından cesedin daha çok çürümesini önledik. Şimdi denetimli koşullar altında bir inceleme yürütebilirsiniz. Inside the icy realm of the ice bear fridge, the corpse stands slumped, waiting. Cesedi bir kez daha baştan aşağı ara. Onu torbaya koyup götür kim? Daha fazla inceleme yapmayacağım. Algıyı arttırım. Kaç şeyim var? 1 puanım var. 25 sonra bir tane daha. 3 kaldı. Şöyle yapalım. Bir kapa. Ne? Dondurucudaki yazı. The note is written with a blue pencil on a piece of lined office paper. The kitchen magnets have left spots on its surface. Ofis çizgi kağıdına mavi kurşun kalemle yazılmış. Does it say anything interesting? İlginç bir şey yazıyor mu? This is tangential at best, but the lieutenant's detective instinct is still active. Ayrı bir konu olsa da Teğmen'in dedektif içgüdüsü hala yerinde. Notu oku. Someone has scribbled, S. I can't believe the off-site copy is still here. The illiterate ginger kid keeps stealing stuff from the studio, so I had to hide it somewhere safe. Cahil kızıl çocuk stüdyodan bir şeyler çalıp duruyor. Güvenli bir yere saklamam You'll gerekti. find the filament memory with the off-site copy in the frozen ice cream maker. Please take it home, ASAP. It's important. I'd do it myself if I lived in a civilized place with a freezer. Take care, Suliswaf. Harici kopyanın bulunduğu flaman belleği donmuş dondurma makinesinde bulabilirsin. Lütfen derhal eve götür. Dondurucusu olan düzgün bir yerde yaşasın.
yaşasam kendim yapardım. Kendine dikkat et Surislav. Donmuş dondurma makinesi nerede olabilir? I don't know. I assume it's somewhere close to the iceberg fridge. Ya, muhtemelen buzaylı dondurucuya yakın bir yer. Arkada gördüğümüz şeyler. Kızıl çocuk da kim? Really? You don't have a single guess? Juno'yu diyorsun değil mi? Oh, I'm sure that child would love to get his hands on the filament memory. Oh beleş. Even if he doesn't know what to do with it, he'd probably try to pawn it for speed, based on our encounter. Bilemem belleği söyle It bakalım. belongs inside a radio computer, storing its memory. It's like a tape. You listen to disco tapes, right? It's like one of your disco tapes, only for a computer. Tamam abi hatırlıyoruz tabi de. It's like the production schedule you found. Only this one's an off-site copy. Bulduğum proje planı gibi ama bu bir harici kopya. Notu kim yazmış? Looks like someone from that radio game company upstairs. I'm a little surprised they just left their property lying here. Görünüşe göre yukarıdaki radyo oyunu şirketinden biri. Eşyalarını burada böylece bırakmalarına şaşırdım. Belki hiç... Celil'e gitmeleri gerekmiş. That's a plausible hypothesis. Ne yapacaktım lan ben? Algıyı arttıracaktım. Güzel. Başka? Şimdi The bear's eyes are still glowing red. It's guarding 28. over the freezing corpse hidden inside its belly. söylesene ölü adam. Shoot, Looney Rooney. Burada söyleyelim sarsak Sandro. Dondurucuyu sevdin mi? I like it a lot, brother. This really is your finest hour. You're a genius. A regular Copperangelo. Çok sevdim kardeşim. Zehir gibisin gerçekten. Daha iyisin sen. Resmen polislerin pirisin. Benden nefret ediyorum. Kokuyorsun ve sıkıcısın. Do I remind you of someone? Sana birini hatırlatıyor muyum? Derin denizlerde yaşayan yaratıklar atıyor. Harley Quinn tipi iktiozis hastası bebekleri hatırlatıyor. Bana kimseyi hatırlatmadın. Sure I do. You just don't want to admit it. Benim hatırlatmamışımdır. Sadece kabullenmek istemiyorsun. Because you had come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible. Also, Çizmelerine I bir thought dalayım we bakayım. decided to leave it to processing. Let's not turn this into some kind of circus. Birisinin son kontrol bilimlerini halletmesine karar vermemiş miydik? Hemen kafasını salladı. Ortalığı panayla çevirmiyor. Da bir sallayayım ya. Cesedi bir kez daha baştan aşağı. Your arm Yes. reaches out and your eyes close, as if by their own 42 volition. geliyor, 72 It's gelmiyor. dark all around. You feel cold, dead flesh through the latex glove. It's right under the palm of your hand. Çözelim şu mevzuyu.
Kolların ileri doğru uzanıyor ve gözlerin kapanıyor. Sanki kendi iradeleri varmış gibi. Her yer kapkaranlık. Lateks eldivenlerden soğuk, cansız eti hissediyorsun. Avuç içinin hemen altında. Bu da ne? Ne oldu lan? Ne buldun lan? His face, his cheeks, his nose, his fat, swollen lips. Like a rubber spider, your gloved hand crawls on his features. Everything is silent. All Şey around. bulacağız şimdi. Yüzü, yanakları, burnu balon gibi şişmiş, dudakları, eldivenli elin tıpkı plastik bir örümcek gibi adamın üstünde geziyor. Etrafında tek bir çıt bile çıkmıyor. Burun deliklerine doğru ilerle. Parmaklarını ağzına sok, burnunu sık. Bir şey var herhalde. Parmaklarını ağzına sok. The oral cavity is cold and moist. A ball-like tongue attaches itself to the base of the mouth, lolling around like a scallop. Ağız boşluğu soğuk ve nemli. Bir topu andıran dili ağzının kökünden bir deniz tarağı gibi uzanıyor. You're on the right track. Doğru yoldasın. Dil oyna. The tongue moves freely in the cavity. The mucus of the mouth is slippery, fragile, even through the latex. From the soft meat, teeth are budding. Hard pearls of bone in the gums and in the back of the mouth. Dil ağız boşluğundan sallanıyor. Ağzındaki mukosumsu salgı yapış yapış. Lateksin altında bile yumuşaklığını hissettiriyor. Gevşemiş derinin arasında baş veren dişleri, diş etlerine yapışmış kemikten incileri andırıyor. Ve ağzının arkasında... Can you feel it? You're so close. Rip his jaws open now. Look in. Hissediyor musun? Çok az kaldı. Çenesini iyice açıp içeriye göz gezdir. Gözlerini açıp bak. A vision of black and dark red death, pried open by your hands and studded with teeth. Looks like he's laughing. Death fumes rising from his throat. Çıkacak abi. And there, in the back of his mouth, above the bell of the uvula, right in the soft palate. Ellerini ortaya çıkardığın dişlerde bezenmiş siyah ve koyu kırmızı ağırlıklı bir ölüm manzarası. Adam güler gibi görünüyor. Boğazı ölüm kokuyor ve tam orada. Arkasında küçük dilini yukarısına hemen yumuşak damağının üstünde. You see a hole, barely visible to the human eye. It is swollen shut, almost vanished. No larger than 0.4 centimeters in radius. The edges appear darkened. Bir delik olduğunu fark ediyorsun. İnsan gözüyle zar zor seçilebiliyor. Şişkinlikten neredeyse tamamen kapanmış. Yarıçapı en fazla 0,4 santim. Kenarları iyice kararmış durumda. An abrasion collar. This is what we're after. Abrasyon yara, işte bunu arıyorduk. Abrasyon yara de. İşte bu de. Parmağınla hafif hafif dokun. Abrasyon. Abrasion collar. Diyor Teğmen bakarken. Elinde bir kalem tutuyor. Not defterindeki kopya kağıdı açıp. Parmağınla hafif hafif dokun. A black trickle of liquid runs into his throat from the wound. Siyah yoğun bir sıvı yaradan boğazına doğru damla damla akmaya başlıyor. Parmağını sok. Your index fits right in there. A tight tunnel of flesh opens up. Tissue damage. Wide enough for 2 fingers. Kafasını As you sıkmış push herhalde. both in, you reach through his mouth. Right İçeride into kalmış his mermi. brainstem. İşaret parmağının deliğine pıt diye sığıyor. İki parmağının girebileceği genişlikte dar bir etten tünel açılıyor. Doku hasarı var. İki parmağını da soktuğunda ağzından uzanıp beyin sapına dokunuyorsun. Sapına. Önce neler olduğunu algılamaya çalış. Daha derine in. Mermi bulacağız herhalde. Neler olduğunu algılamaya çalış. The basal ganglia feels clumpy. What entered here
has torn apart his reptilian complex. Basal ganglionda bir şişlik var. Buraya her ne girdiyse sürüngen kompleksini paramparça etmiş. Daha derine. Your yellow fingers slide into the remains of the limbic system. There is no resistance. It's gelatinous. The slug-like structures are damaged too. The tearing extends deep into both hemispheres. Sarı parmakların limbik sistemin kalıntılar arasında ilerliyor. Hiç direnç yok. Jelatin gibi sümüksü yapılar da hasar görmüş. Yırtılma beynin iki yarısına da derinlerine doğru uzanıyor. Bir boşluk var beynin iki yarısı arasında. Söyleyelim de yani. Duysun adam, yazsın, not alsın. The lieutenant answers with the sound of his pen on paper. Teğmen kalem ve kağıdından çıkan ses dışında bir yanıt vermiyor. Daha derine. Your fingers are all the way in now, reaching toward the inside of his skull. The cavity goes further, but the entry wound isn't wide enough for the rest of your hand to follow. Artık parmaklarım tamamen içeride, kafatasının içine doğru uzanıyor. Boşluk daha da ilerliyor ancak giriş deliği elinin geri kalanına sığabilecek kadar geniş değil. All the muscles in your body harden. Time to enter him. Ay, kafayı parçalayacağım lan, anasını satayım ya. Vücudundaki bütün kaslar kasıyor, içeri girme vakti. Yumruğunla zorlayarak ağzında bir delik aç. Parmaklarını sağa sola oynatarak sok. Dur amına koyayım, sakin ol ya. Your fingers reach toward his skull. His cerebral cortex feels like jelly. Cold jelly. Bana bir şey Strange bulduk. fluid streams Kıracaktık ha, down your az wrist as kalsın. you push deeper. Ayı hissini On the dinleseydik. tip of your finger. Parmakların kafatasına doğru uzanıyor. Serebral korteks tıpkı jöle gibi. Soğuk jöle. Daha derine ilerledikçe bileğinden aşağı doğru tuhaf bir sıvı akmaya başlıyor. Tam o sırada parmağın ucunda onu hissediyorsun. Ice cold serrated metal. Its edges cut right through the latex and into your finger. Şey sokmuşlar. Buz gibi soğuk, tırtıklı bir dokusu var. Kenarları lateksi delip parmağına batıyor. The pain is barely noticeable under the adrenaline rush. 72 geldi yine ya. Yaşadığın adrenalin patlamasının ötürü acıyı pek hissetmiyorsun. Burada katı bir nesne var tam kafatasının altında. +1 alırız buna ya. Can you get to it? Buna ulaşabiliyor musun? Cebinde bir şey aramaya koyuyor. Kafatasını incele. There's a tiny crack, a protrusion in the cranium, right in the back of his head. Your finger must be pointing straight at it, from the inside. Kranyumda minik bir çatlak, bir çıkıntı var. Kafatasının hemen arkasında. Şu an parmağının muhtemelen tam onu işaret ediyor. Tabii kafatasının içinden. The object that is in there stops just short of the skull, in the encephalus, knocking this tiny fracture into the cranium. İçerideki nesne kafatasının hemen yakınında halde durmuş ve kranyumdaki bu ufak çatlağa sebep olmuş. We have the makings of a very small exit wound here. Bu şekilde burada epey küçük bir çıkış deliği var. Teğmen eğilerek yaklaşıyor. Heh, +1 aldık. Çıkış deliğinin yeri belli. 83. Hadi bakayım. Evet. Ver bakalım onu. You pick the object between your index and middle finger. Feels sharp, like metal. You press your teeth together. Your jaw is clenched. All you need to do is just... Nesne işaret ve orta parmağın arasında sıkıştırıyorsun. Sivri bir şeye benziyor. Metal gibi. Dişlerini sıkıyorsun. Çenen resmen kilitlenmiş durumda. Çok az kaldı. Aldım diye. Fısıldı. Çok güzel. Arkada duran dondurucu heyecanla parmaklarını yavaşça dışarı doğru çek. The inside of the head feels cold and smooth, like a glove. Sweat dripping down your brow. Önemliydi yani bütün sorgular için. Geri çekerken kafasının içinde ne kadar soğuk ve tıpkı tereyağı gibi pürüzsüz olduğunu hissediyorsun. Alnından ter damlaları süzülüyor. Dikkatli ol, parmakların arasında ödülü kaybetme. With a plop, your hand emerges from the mouth. The garden glove is covered in blood right up to the wrist. Between your fingers, a small flower, a blossom made of lead.
Elin adamın ağzından lup diye çıkıyor. Bahçıvan eldivenin ta bilek kısmına kadar kanla kaplı. Parmaklarının arasında ufak bir çiçek. Kurşundan yapılma bir tomurcuk duruyor. A bullet. Mermi. Teğmen üzerinde delil yazılı küçük bir torba çıkarıyor. Mermiyi torbaya at. Hadi bakalım. Güzel iş. The bullet falls in the bag, leaving a smattering of blood on the plastic. He raises the bag under his eyes and says, Mermi plastiğin üzerinde kan lekeleri bırakarak torbaya düşüyor. Teğmen torbayı göz hizasına getirerek konuşmaya başlıyor. A non-caliber rifle. Some kind of brittle alloy. Fractured on impact. Kalibresi bilinmiyor. Yivli, kırılgan bir alaşımdan yapılmış. Çarpma etkisiyle çatlamış. Kalsa olur mu? Of course. You deserve it. Peki bunu hak ettiniz. Teğmen torbayı eline bırakıyor. Ne kadar da hafif. We need to add an item to the injury list. Injury number 4. Oval entry wound with an abrasion collar. Soft palate, back of mouth. Yaralanmalar listesine bir madde eklememiz gerekecek. Not defterine dönüyor. 4. yara. Abrozyonlu oval bir giriş yarası. Ağız arkasında yumuşak damakta. High velocity. Temporary cavity in brain tissue. Small exit wound on the occiput. How does that sound? Yüksek hızlı. Beyin dokusuna geçiş. Boşluk mevcut. Oksiputlu çıkış deliği var. Yarayı ayrıntılı bir biçimde açıklıyor. Ne diyorsunuz? Yaşam ötesi oldu. Gayet doğru. Yaşam oldu. Opinion, fatal injury. Ölümcül yaralanma. Aynen öyle. Geçen sefer de böyle karar vermemiş miydik? Aynen öyle. And one last thing. We should amend injury number 3. Ligament mark. New opinion, non-fatal. Post-mortem. Treatment. Son bir şey kaldı. Kalemin tık diye açıyor. 3. yaralanma bölümünde kesik izi olarak değiştirmemiz gerek. Yeni görüş. Ölümcül değil. Öldükten sonra meydana gelmiş. Cesede müdahale edilmiş. he's proposing the bullet was the real cause of death, and the hanging an attempt to conceal this fact. Gerçek ölüm sebebinin mermi olmadığını ve adamın bu gerçeğin üstünü örtmek için asıldığını öne sürüyor. 8'i hidrot kemiğin çatlaması hepsi müdahale yüzünden olmuş. Yes, and the belt around his neck. The hanging. Even dragging him to the yard. All of it was done after this man was already dead. İlginçleşti işte şimdi. Evet, ayrıca boynundaki kayış asılma olayı, hatta adamın avluya sürüklenmesi bile hepsi zaten ölüyken gerçekleşmiş. Öyle mi diyorsun? I did not just come up with this. I've had my doubts since you showed me the tracks, officer. Why did they carry him over? Why not march him? There is no satisfactory explanation. Doğru. Zaten epeydir düşünüyordum. Bana izleri gösterdiğinizden beri şüpheleniyordum dedektif. Neden onu yürütmek yerine taşıdılar ki? Mantıklı bir açıklaması yok. There have been other signs too. Small details. Everything is too neatly designed for us to Yardık assign gene. probable cause here. As we did. Cayır cayır tecrübe alıyoruz Well, ha. no more. Kandırılmadan önce mermiyi bul. Vay be, güzel. Demek ki soruşturmayı yürütemeyecektik bunu bulamasak. Doğru düzgün. Başka emareler de vardı, ufak ayrıntılar. Muhtemel ölüm sebebi. Onların istediği gibi algılamamız için her şeyi aşırı muntazam biçimde yerli yerine koymaları mesela. Biz de tuzaklarına düştük ama artık bitti. We almost fell for it, he thinks. Almost. Tuzaklarına neredeyse düşüyorduk diye düşünüyor. Neredeyse. Kim yapmış olabilir? Böyle bir şeyi kim neden yapsın ki? Ben bir yıkansam iyi olacak. Belki de mermi sayesinde sorularımıza cevap bulabiliriz. Bir şey kim neden yapsın ki? To hide something. The real killer? The real motivation? What really happened here? Bir şeyi gizlemek için, belki de gerçek katili ve durum gerçek sebebini ya da burada gerçekten ne olup bittiğini. Kim yapmış That's olabilir? for us to find out. But this, it will make finding them just a little easier. Aslında bulmak bize kalıyor. İşimizi biraz olsun kolaylaştıracak.
Kansam iyi olacak. Oh, you really do. I am glad to hear you say that. Your room in the Whirling in Rags should come with a bathroom. Be sure to make use of it in the evening. Kanarak ölüm kokusundan kurtul. Bir onaylıyor. Cidden yıkanmanız gerek. Bunu söyledim. Whirling Rocks'ta odanızda banyo olsa gerek. Ama duşunuzu akşam saatlerinde alsanız daha iyi olur. Niye ya? Belki de mermi sayesinde bulabiliriz. Hala bir 10 real lazım bana yalnız. 20 liram yok gece için. Yes, we should take a closer look at it. I am certain it has more to tell us. İyice incelememiz gerek. Yeni bulgular edineceğimizde eminim. This little thing could reveal much about the weapon that shot it. Ufak tefek şey bize nasıl bir silahın çıktığıyla ilgili bir ipucu verir. Nasıl bir silahtı? Şimdi ne olacak? We bag the corpse and carry him to the holding pen of my kinema. I can transport him to processing myself, but I will be gone for the rest of the day. Ve koyup kinemanın ücretini ekleyeceğiz. Onu son kontrol birimine ben götürürüm ama günün geri kalanında yanınızda olmayacağım. Bunda olmayacaksa peki ben ne yapayım? Work on the case. Tend to personal matters. Try not to do anything too dangerous. An officer needs backup in a neighborhood like this. Üzerinde çalışabilirsiniz. Kişisel işlerinizi halledebilirsiniz ama tehlikeli işlere bulaşmamaya çalışın. Polisin böyle bir muhitte tek başına dolaşması güvenli değil. I'll leave that choice to you. And one more thing. Great work, detective. Sonuç olarak seçim sizin. Bu arada söylemem gereken bir şey var. Gözlerine bakın. Müthiş çıkardınız dedektif. Bizim bunu buraya getirdik de bunu götüreceksek niye getirdik? Neyse. After you bag the corpse, Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You can do side tasks and even the main case, but it might be more difficult. Plan his exit accordingly. Okay. Kesin torbaya koyduktan sonra Teğmen Küsüragi yarın sabaha kadar yanında olmayacak. Bu sırada yan görevleri yapabilirsin. Hatta ana soruşturma üzerinde çalışmaya devam edebilirsin ama işin biraz daha zor olabilir. Teğmen'in gidişini buna göre ayarla. Burayı bir inceleyelim de ondan sonra git. Bunluk. Mermi. Şuna bakalım. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Etiket, sıra numarası, dosya numarası, merminin bulunduğu tarih ve konum bilgisini yazmış. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. Üzücü görünüyormuş. Ne yapacağım mermi? Torbanın üzerinde mermiye dokun. Merminin söyleyeceği başka bir şey kalmadı. Ne yapacağım mermi? What? Ne? Dedim ki sen ne yapacağım mermi? Well, if I was the bullet, which I'm not, I would say find the weapon that shot me. İyi, bu da bize uymaya başladı ha. Mermi olsaydım ki değilim, beni ateşleyen silah bul derdim. İyi fikir. If we find who owns it, we will have likely found who used it, possibly to kill our victim. Net olduğunu bulursak muhtemelen kurbanımızı öldürmek için kimin kullandığını da bulmuş oluruz. In conclusion, the more we know about this bullet of yours, the better. Sonuç olarak mermiyle ilgili ne kadar şey öğrenirsek o kadar iyi. Kurbanın üzerinden mermiye dokun. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. Ezilmiş merminin kaplanmasının için açıldığı yerlerde keskin kenarlar var. Kurbanın üzerinden dokunmana rağmen soğuk geliyor. Mermiyi yakından incele. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Merminin kaplaması sarımsı metalden açılarak koyu gri çekirdeğini ortaya çıkartmış. Taban çapı yaklaşık 5. Kaplamaya bak. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard.
Merminin tabanına doğru birkaç çizik görebiliyorsun. Çok düz çizgiler. Standart gibi. Peki ya çekirdeği? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. Epey harap olmuş. Bazı parçalar hala yaralı. What can you say about the bullet so far? Mermiyle ilgili neler öğrendiniz? Metal kaplamalı bir mermi. Çapı yaklaşık 5 milim. A jacketed bullet. Okay. It would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzleloader like those typically found on the streets of Martinez. Kaplamalı bir mermi. Peki kuyruktan dolma askeri bir tüfekten çıkmış olmalı. Martinez sokaklarında yaygın bulunan ağızdan dolma bir tüfekten değil. Even the RCM uses ordinary unjacketed conical bullets. This is strange. Very strange. I like this, officer. Strange means unique. Unique means incriminating. We need to find the gun that shot it. Hazırda bir silahım da kayıpken bir tedirgin olmadım değil. RM bile metal kaplamalı olmayan sıradan konik mermiler kullanıyor. Bu garip, çok garip. Sevdim dedektif. Garip olması özel olduğu anlamına geliyor. Özel olması da suçlayıcı olduğu anlamına. Merminin çıktığı silahı bulmalıyız. Biz buraya olaydan sonra yollandık ama. Something tells you that won't be anytime soon. This'll have to be one of those epic tasks that's open for a while. Artı 4 alıyorum ya. Tüfek bulduk diye. Bir şey sana bunun yakında olmayacağını söylüyor. Büyük ihtimalle tamamlaması çok uzun süren bir destans görevlerden biri olacak. Ne tür bir silahtan çıktığını belirlemeye çalış. Artı 4 elinde benzer bir tüfek var. Bulduğun antika tüfeğin ismini biliyorsun. El göz koordinasyonu. Bir puanım var. Bakarız ya. Bakarız ya. Aa, kıyafet mi var? Dur. Ne giyiyor? İşbirlik eksi 1. Kas gücü. Polis. El yatkını. İşbirlik. Böyle bir şey giymiyorum. Soğukkanlılık. Manipülasyon, tepki. Yapıştırdınız onu. Şimdiden eksi 1 yiyorsun. Yemiyorum oğlum işte, işbirlik eksi 2 sadece. El göz koordinasyonu de yok. Artı alabileceğim bir şey de yok. Yok. Şöyle yapalım. Deneyeceğim ya. The bullet is still safely sealed away in a plastic bag bearing the Sorun değil RCM yani. stamp. Bir skill verir, bir daha deneriz. Beyazsın ama. Hadi bakalım. A rifle, Hadi. Revolutionary period. Your bullet looks to be Silahı an bulduk ya, old oradan çok 4.46 avantaj elde ettik. millimeter from the surplus left over from the turn of the century. Probably an antique or a retrofitted antique. Bir tüfek devrim döneminin ama elindeki mermi eski bir 4.46 milimetrelik 100 yıl başından kalanlardan. Muhtemelen bir antika ya da yenilenmiş bir antika markası. The 4.46 caliber was widely used with the Belma-Grave rifle, a Revacholian manufacturer. The BM dominated the battlefields of the Insulindian theater of the anti-centennial revolution. Burada 72'ler tutmuyor, 58'ler, 42'ler tutuyor. O da iyi yani. 46. Kaç atmışım ben? Oha. 4 6 10 atmışım. Artı 5 oradan, 2 oradan geliyor, 17. Benden 14 istiyormuş.
.46 kalibre genelde revaşollu bir üretici olan belirleme tüfeklerinde kullanılır. Yam 50 yıl önce yeni yüzyıl devriminin insülende cephesine hakimdi. Incidentally, you have just such a rifle with you. The dusty old thing you found hidden in the basement below the commercial area. It's unusable, sadly. If it were, the bullet Kravat yok. Kravatsız gidiyorsun. hit the chamber. Hadi bak, senin yanında da böyle bir tüfek var. Ticaret bölgesinde altındaki bodrumda gizli halde bulduğun eski şey. Ne yazık ki kullanılabilir durumda değil. Eğer kullanılabilir olsaydı mermi muhtemelen hazneye uyardı. Bu tüfekleri hala üreten var mı? But Zeliga, a major firearm manufacturer, ended up with a surplus after the war. So there are still a lot of these old military rifles floating around. Eskiciden biri almış olabilir. The quality was appalling. Hayır, ama savaştan sonra büyük bir silah üreticisi olan elinde bir miktar kalmıştı. Yani bu eski askeri tüfeklerden etrafa bolca dolaşıyor. Genelde bozuklar, kalitesi berbattı. Günümüzde belli agreve tüfeklerini kimler kullanıyor? Antiques enthusiasts, guerrilla fighters in distant countries, a few Her lucky şey Jamrock olabilir. bangers. You're looking for the same thing you found in that hidden weapons cache, only in working order. Antika severler, uzak ülkelerdeki gerilla savaşçılar. Birkaç şanslı Cemrak çetesi, gizli silah sulasının bulunduğu aynısını arıyorsun. Tabii çalışır olması gerek. What are you thinking? Bullet? Hemen defterim bir şeyler yazıyor. Ne düşünüyorsunuz? Mermiyi mi? Ben bunun nereden geldiğini biliyorum. Okay. And? Nereden? Atış muhtemelen bir Belle Magre tüfeğinden. Yani bazı fikirlerim var ama emin var. An antique. That makes sense. There Antik can't be mantıklı. many breech loading rifles floating around in Martinez or anywhere in Ravachol, really. Martinez'de hatta Revaşol'da herhangi bir yerde fazla kuyruktan dolma tüfek olamaz. Daha fazla herhalde. Neden? Sure, there's some arms trafficking, but the laws prohibiting the use of breech loaders we inherited from the monarchy have been effective, from what I've seen. Tabii ki biraz silah kaçakçılığı var ama monarşiden kalma kuyruktan dolma silahların kullanımını yasaklayan kanunlar gördüğüm kadarıyla etkili oldu. Some new RCM recruits get impatient with their muzzle loaders once they've trained with military grade weapons, but they realize it's worth it in the end. RM çaylakları askeri silahlarla eğitim aldıktan sonra ağızdan dolma silahlarını pek beğenmiyor ama sonunda değdiğini anlıyorlar. Niye değdiğini? Vurulmaya mı? Bizim silahlarımız daha güçlü olmalı. Sonuçta biz kanun biziz. Her atışı düşünmeni sağlıyor, sevdim. Neye değdiğini? Vurulmaya mı? Imagine if everyone, cops, citizens, had access to firearms that could shoot multiple rounds without pausing to reload. After the first shot, the second, third, and so on come much easier. Bizim polislerin de vatandaşlarını da tekrar yüklemek için duraksamadan çok sayıda mermi atabilen silahlara erişim olduğunu düşünsenize. İlkinden sonra ikincisinden üçüncüsünün hem de daha çok kolay atıldığını. But back to the investigation. Kurmamıza dönelim. Sanırım bir antika tutkunu arıyoruz. Kurban yabancı gerilla savaşçılarıyla bağlantılı olabilir mi? Tam tesisatlı Cemrut çetecileri Martinez'e geçmeye mi başladı? Evet, bu antika mermi türünde gizemli bir şeyler var. Antika tutkunu mu arıyorsun? Doesn't seem that likely, but we'll check out all possible leads. Next step, finding the gun itself. O kadar mümkün görünmüyor ama tüm muhtemel ipuçlarına bakacağız. Bir sonraki adımımız silah bulmak. Okay, and an antique. Sure, there's some new RCM recruits get impatient with their muzzle. Imagine if but back to the investigation. Yabancı gerilla savaşçıları bağlantısı olabilir mi? Let's find out. Next step, finding the gun itself. Hepsinde aynı şey söylüyor. Gel bakalım, şuraları da bir inceleyelim seninle. Orada fırın gibi bir şey vardı lan, bir dakika. A
thick layer of coal dust covers the Merkezi furnace, kazan. coloring it pitch black. Tuz tabakası kazanı kaplıyor. Rengini kapkara yapıyor. Looks like this furnace has a face, and it's a face of agony. Kazanın bir yüzü varmış gibi. Can çekişmekte olan bir yüz. Kim bu şeyde ne, kazan mı? Kazanın içine bak. Ellerini kömüre bula. Ayağına tekme at. Şeyde ne, kazan mı? Looks like it. Looks like an old central furnace used to heat the building. It's connected to the chimney. Öyle görünüyor. Eskiden binayı ısıtmak için kullanılan bir merkezi kazan sanırım. Bacaya bağlı. Temkinli bir şekilde göz ucuyla içeri bakıyor. Biz kapıyı açamasak neler kaçırıyormuşuz ha. Adamı da inceleyemeyecektik. No one has used it in ages. No signs of any recent fire. Only dead rats. Yıllardır kimse kullanmamış. Yakın zamanda bir ateş izi yok. Sadece ölü fareler var. Kazanın içine bak. It's dark and grimy here. In the darkness you can hear chatter. It's coming from above. A voice or several voices talking to each other. Near the smoke chamber, upstairs. Burası karanlık ve pis, karanlıktan konuşma sesleri duyabiliyorsun. Buradan geliyor bir ses veya birkaç ses birbirleriyle konuşuyor. Üst kattaki duman odasından geliyor. The echo is so prominent, it's impossible to discern what the voices are saying or what's producing them. Çok fazla yankı yapıyor. Seslerin ne dediğini ve nereden çıktıklarını anlamak imkansız. What are you doing? Ne yapıyorsunuz? Hemen kazanın içine girmeye başladığını görünce soruyor. Halüsinasyon görüyorum. Asılmış adamın katilinin konuşmasını duyuyorum. Emin değilim ki ama sanırım yukarıda konuşan birini duyuyorum. Wait, really? We should investigate. See if someone's upstairs. Saniye, cidden mi? Tavana bakıyor. Üst katta biri var mı? Bir araştırmalıyız. Bu da ne olacak? A lush layer of coal now covers your skin, sinking into the wrinkles. Your hands look ancient. Kömür tabakası tenini kaplıyor. Buruşuklarına kadar ellerin çok yaşlı görünüyor. Nasılsa yıkanacağız. Maybe you could paint something with this coal. Ah. Leave a cave painting for future archaeologists. No, that would be stupid. Belki bu kömürle bir şeyler çizebilirsin. Geleceğin arkeoloğuna mağara resmi bırak. Dalcı olurdu. Still, it's good to have this dirt on you. Real men wear coal for makeup. Bir de bu kiri taşıman güzel, erkek adamın makyajı kömürdür. Ben de vurayım ya. A hollow ring echoes through the furnace. Buna koyayım, 2 canım gitti. Ölüyordum az kalsın. Nospedim de kalmadı. Bent metal, broken glass. Your path lies strewn with the broken forms of everyday objects. İnsanca şöyle bir vurur zannettim hani yoklamak için. Erilmiş metaller, kırılmış camlar, geçtiğin yollar, öteberinin kırık formlarıyla bezeli. You are the destroyer, the bane of inanimate matter. Senin adın yok edici, hareketsiz nesnelerin korkulu rüyası. Ne oluyor abi? Bana bakın eşyalar ve teslim ol. Ben sadece acizliğimin acısını öteberiden çıkartmaya çalışan aciz bir biriyim. Evet, bir parça pinçik ediyor. Look, there's a discarded milk carton on the floor. Why don't you destroy that too? Yere süt kutusu atılmış, onu da yok etsene. Bir fikir, ağzına sıçayım süt kutusu, hepsi senin haftan. Hayır, yok ettiğim şeyler için üzülüyorum aslında. You're right. That's definitely not the behavior of a destroyer at all. That's just severe anger management problems and a disregard for property rights. İki canım gitti lan bir anda. 2. Yani Min Max oynasak güm diye öleceğiz ha orada. Burada
2 canım giderse çok güzel nanayı çekeriz. Neyse burası. Kabloları sigorta kutusuna bağlı. Olur can çıksın. Oyunculuk. Bu ne ola? Çıktı nospet iyi bari. Ne olur ne olmaz iki vurur çat diye yarayırız. Hiç save load yapmak istemiyorum oynarken. Buz tutmuş dondurma makinesi hala çalışıyor. Ha, bunun içinden şifre mi çıkacak? This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. Turuncu makine eski bir denizaltı gibi oldu ve üstüne elle çevrilen dondurma karıştırıcısı ve tamamen donmuş görünen bir elektrik kapağı. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance you hear water dripping. Kolu çevirmek tuhaf bir şekilde tatmin edici. Tıpkı çocukluk hayallerini karıştırmak gibi. Uzakta su damlalarının düştüğünü duyuyorsun. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. What better to assuage the creeping sense of failure than some frozen fat and sugar? Neden başarısızlık hissini donmuş ve yağ şekerlerden daimine bastıralım. Da sus lan. Kapağı arala. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy here. Var. Parmakların donmuş kapağın altına geçiyorsun ama buz çok soğuk. Kavrayamıyorsun. Levyen olsa çok işe yarardı. If you want to try again, then you need to have the pry bar in your hand, detective. Denemek istersen levye eline almalısın dedektif. Equip the pry bar by going to the tools tab in your inventory. Tamam ablacım mal değiliz. This orange machine is buzzing like an old submarine. It has a hand-cranked ice cream churner on top and an electric freezer that appears to be frozen shut. -20 levye yeterince güçlü değil. Kim böyle levyeyi o zaman? Allah Allah. Daha iyi levye nereden bulacağız ki? Neyse bu ne? Two cables are plugged into the breaker box. The red one leads to the ice bear fridge and the black one to the ice cream maker nearby. Bak şimdi. Burada kutusuna takılı 2 kablo var. Kırmızı olan buz ayılı dondurucuya, siyah olan da yakındaki dondurma makinesine gidiyor. Kabloyu çıkar. Something close to you dies with a soft electric purr. Bunlarındaki bir şey hafif bir elektriksel mırıldanmayla kapandı. Why did you do that? Neden yaptın? Bu siyah, kırmızı olan değil ki. Siyah. Çünkü rengi siyah. Sonsuz evrenin rengi. Neden çıkardım bilmiyorum. Sebepsiz şeyler yapıyorum. Siyah, kırmızı olan değil ki. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. The electric distribution board now has one cable missing. Hemen karşılarını kaldırıyor ama bir şey söylemiyor. Elektrik dağıtım panosundan bir kablo eksildi. Bitir. Şimdi bir şey değişecek mi? This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Daha iyi bir levye bulmamız lazım. Evet işe yaradı ama yeterli değil. -20 yiyor çünkü. Geri taktım kabloyu. İçinde bir şey varsa bozulmasın. Artık. Şimdi bu neymiş? Ha para.
Bir mahzen penceresi, sokakta birbirine karışan adımlar buradan görülebiliyor. Tamam, buraya baktık herhalde. Buraya da baktık. Ceset orada. Oraya baktık. Duruyordu az kalsın. Ne gördün lan? Yoruldu, kömür olduğunu. İçeri giriyor. O zaman sen al git bunu ya. The bear's eyes are still glowing Hadi red. götür. All right. Parlak siyah renkli bir ceset torbası çıkıyor ve çekmeye başlıyor. There go those beautiful enamel boots. You will Daha never güzelim own emeğe the full buldum. set now. May they rest in processing. Yani çıkartmama izin verilmedi ki. Botu ben her seferinde denedim. Yazmadım bir de. Elveda güzelim abi, Emma'ya botum artık. Tam seti hiçbir zaman toplayamayacaksın. Son kontrol biriminde ışıklar içinde uyusun. Artık ne yapayım yani? Her şeyi denedim. Tek başına olsaydın çıkarabiliyordum botu. Başıma nasıl olayım oğlum? Adam niye gitsin ki? Adam bunu götürmek için gidiyor zaten. Nasıl tek başıma olacağım? I will need a little help carrying him. You take the hands, I'll take the legs. Bunu taşımak için yardımınıza ihtiyacım var. Siz ellerinden tutun, ben bacaklarına. Cesedi torbaya koyup otur. 22'den sonra. Ya. Düşünmedim. Gitmiş bizimki. Aa, kapı açılmış. Burası şey mi? Oraya mı giriyor? Evet. Neyse ya, her görevi yapacağız diye bir kaydı yok ya. Yıkanarak ölüm kokusundan kurtul. Evet, silahını bul. Şimdi silah. Ne var? Var günsel yarının içini söyle. Ne yapacağız ki? Ha. Şimdi benim bir puan var kenarda bekleyen. Şunlara bakayım. Ne yapıyorsunuz? Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. Arkadaşlar hiç mi utanmıyorsun ya? Her mezurayı çıkardığında belim diye zırlayıp duruyorsun. Honey, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? Nasıl Tom Martin? Benim keyfini çıkarmaya çalışacağım, olur mu? I'm trying to, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. Oyun We're oynuyorlar. both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. Konsantrasyonumu bozup duruyorsun. Yaşlısın, anlıyorum. İkimiz de yaşlıyız. Şu kıçını da karı ellemiş gibi ellemeye bırak. These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Erkek adamlar toplarla oynuyorlar. Bu top oyunu. Bir top kap ve oyna. Soru sorma. Önce saldır, sonra düşünme. Önce oyunun ne olduğunu sormasam mı? Tamam. Oyun bende, top zamanı.
Top gibi durmuyorlar, biraz metal gibi sanki bunlar. Önce oyunun ne olduğunu sor. You got this. Bu iş sende, top orada, oyun sende. Tereddütsüz hareket ediyorsun, +2. Önce onları gözlemlesen daha iyi olur. Tereddütsüz hareket ediyorsun. Topu al ve onlara bu işin nasıl yapıldığını yani ne olduğunu bilmiyoruz ki. Neden yapayım ki? Gözlemlesek daha iyi olur. See? Your munching and complaining have ruined my concentration. Ne yaptıklarını bilmiyoruz ki. Lan ne yapacağız yani? Bir anda koşup tekme atacak şeye, metal topa, ayağı patlayacak, sonra -2 yiyeceğiz bir anda. Gördün mü? Geviş getirecek mızmırlandığın için dikkatim dağıldı. Adam metal bir topu kumdaki daha küçük, daha tahta bir topa doğru fırlatıp 1 metreye ıskalıyor. Ah, mon Dieu. The pain in my back is unbearable. I can't even say if it's in my back or hip anymore. Feels like it's in both. Şunu ölçmeye çalışıyor. You goddamn jellyfish. Umarım ağrıdan bayılırsın. Shush. Ignore them. They don't know what they're doing. They're old. You are letting down yourself and the team. Get in the damn game already. Boş ver onları. Ne yaptıklarını bilmiyor. Onlar yaşlı. Hem kendini hem takımını utandırıyorsun. Dal şu oyunu artık. Ne takımı? Tamamdır koç. Ne takımı lan? Does it matter what team? Pick a team. Any Bir team. barzo ya. The blue team. You're letting them down. Get in the game and throw the goddamn ball. Fark eder misin? Sen bir seç bir takım. Herhangi bir takım. Mavi takım. Onları utandırıyorsun. Gir şu oyuna ve o kahrolası topu fırlat. Neden bana karşı bu kadar kabasın? Tamamdır koç. Ne oluyor? Hayırdır? Eyes on the ball, Dinky Winky. Gitti. Artık gitti. İyi oyunlar. Bir bakar mısınız beyler? Sure, officer. I am René Arnaud. And my specially abled partner here is Gaston Martin. How can we help you? Elbette memur bey, ben René Arnaud. Burada engelsiz arkadaşım Gaston Martin. Engelsiz. René, senin bekçi kulübeni buldum. Burlingame Rex'in arkasındaki avluda asılan adamla ilgili bir şey biliyor musun? Gördüğüm kadarıyla bir kraterde oynuyorsun. Kavşağın orada 3. filmde heykeni gör. Ya dur, boş yaparak başlayalım da. Ah, yes. King Philip III on his steed. Yadigar. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Kavurgan. Cocaine. Ya dur ya. Sounds like our kind of king. And just imagine what kind of cocaine a king. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Gerçek kral nasıl hükmetmeli? Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. Giderken This is something the hakkında falan. insurgents never understood. Ülkenin ihtiyacına yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyecek güçlü liderler. Bir lider kendinden önce halkın refahını düşünmeli. A nation is only as strong as its leader. That's why it was such madness to try to... Bir ulus yalnızca lideri kadar güçlüdür. Zaten bu yüzden bu denedikleri... Don't get started on that again. What happened, happened. Açmaş muhabbeti, yine ne olduysa oldu. The Carabiner doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve.
Yok vermiyor. No one and nothing can change this man's mind. He is Bu as şey işte. rigid as they come. Still in that AKP'li dayı. intense uniform. It's a symbol for him. Reisçi bu. Hiç kimse hiçbir şey bu adamın fikrini değiştiremez. Oldukça katı biri. Hatta o antika üniformayı giyiyor. Bu onun için bir sembol. Başka konu. Bildiğim kadarıyla bir kraterde oynuyorsunuz. Yes. Evet, diyerek başıyla onaylıyor. Provides an interesting variety to a familiar game. Buradaki arazi tanıdık bir oyun için ilginç bir çeşit sunuyor. Burada bir deprem mi oldu? Bunun etrafında gördüğüm mermi delikleri herhangi bir ilgisi var mı? Buranın neden dolayı bu hale geldiğini bilmiyorum. Deprem mi oldu orada? No. It was left by heavy artillery fire. Ağır top ateşi sonucu oldu. Heavy artillery fire, you say? That's the best kind of artillery fire. Ya of. Very interesting. Tamam, top ateşini oluşturduğu bir krater ama neden? Why what? Neden? Neden ağır top kullanmıştı? Because that's what happens when communards hijack your country, execute your supreme leadership, and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Sen onlara karşı top ateşi kullandın mı? Belki bu tarih dersine sonra. Sen top attın mı? Sadly no. Ne yazık ki It hayır. was the foreigners who brought them to their knees. We fought valiantly, too valiantly. So valiantly we got licked. Should have fought dirty, like they did with their suicide sex cult propaganda and mad anarchist women strapped to shrapnel bombs. We didn't though, and we lacked caliber. God bless him, but the suzerain's cannons simply weren't big enough. Bunları neden Martinez'de bombaladılar? Because this place is a damn beachhead. Kıyı başıydı. The commies up first. Kıyı başı mı? Yes. The military coordinated amphibious landing to take back Revachol. MHP zaten yani Pasta developer 6. ayındaymış. Teşekkürler. Patates mi oğlum, o ne ki? Demiş. Hoş geldin, sağ olasın. He finds your lack of historic knowledge troubling, a sign of mental deterioration in the preceding generations. Geri zekalı olarak buluyoruz. Used as one of the three footholds in Revachol during Operation Deathblow in 08. The other two are off in Stella Maris and the Delta. Ölüm vuruşu kulağı zalimce geliyor. Düşünceli bir şekilde başını onayla ve bakışını kuzeydoğuya çevir. Başını iki yana salla ve kratere bak. Böyle yapalım. This here is Güncele Blood bakalım. Ground, where coalition boots first made landfall and cleaned those rabid dogs out. Most likely, we're playing petanque on their mangled corpses. Petanque. Blood ground. You got old René going there. Like he isn't hungry enough already. İhtiyarını iyice gaza getirdin. Zaten yeterince kızgın değilmiş gibi. Bu yüzden mi her şey bu kadar harap? Bütün bu savaştan kalma hasarı açıklıyor bu. Damn right, son. They lit the fire of hell on the city before they stopped. Üzerinde tuhaf bir The parıltı. rest of the city got cleaned up, but Martinez they keep as a monument. And now the Union Socialists are practically running the place. Şehrin geri kalanı temizlendi ama Martinez'i bir anıt olarak sakladılar. Well, it's your own damn fault. You, we, the coalition, Revachol, whoever you want to blame, never finished the job. Officially, the party never surrendered. Of course they still all influence. Kendi suçun ama. You don't even begin to truly understand the players on the table, let alone the specific circumstances surrounding the... Sen ne What düşünüyorsun? do you Thinking men have opinions on these things. Present one. Şimdi adamların bu konularda fikirleri olur. Bir fikir belirt. Bu işler böyle olmaz. Saf sosyalistler yalnızca çalışkan mavi yakalılardan gelir. Oturabilmesi için koltuklar yaparlar. Yabancı güçler bizim rezaletimizi temizledi ve artık bize hükmediyorlar. Utançla başını salla. Koalisyon oldukça başarılı görünüyor aslında. Komünistler paranın nasıl işlediğini anlamıyor. Düşünüyorum, ben düşünmem. Ben yaparım.
Bilmiyorum. Bu adamın huyuna gidelim bakalım ne olacak. Ançla başını salla. Sorry it had to be them. After 8 years of fighting those hyenas, boiling cats for food and drinking piss in the mountains. Hırstan kalp krizi geçirse herif şimdi. I would have preferred if the Right Honorable King Guillaume returned through Revachol, or even if that damn clan Frissel. Taksiciler de böyle davranıyor. Sadly, that was not the case. Yazık ki olaylar o şekilde gelişmedi. This royal failure weighs heavily on him. Instead, all that is just, holy, and beautiful in the world was wiped away, and now it's neon signs with toothpaste ads everywhere. Foreign influence peddling garbage and stupid music. Yabancıların etkisiyle çerçöp satılıyor. Ve gerzek müzikler radyolarda çalıyor. This is just what the commies wanted. This was the plan all along. Komünistlerin istediği buydu. To replace the role of the suzerain with. Hükümdarlığın, saltanatın yerine bunu getirmek istiyorlardı. Peki bu hükümdar tam olarak nedir? Kimdi bu Frissel? Damn Frissel. He was the king we couldn't protect. The Carabineers failed him, and the crown. Koruyamadıkları kralmış. He died in the hands of the Hyperlay, in a very public execution. He slouches as he says that. It makes him smaller, admitting they left the king to the mob. Elysium nedir? The king, in both blood and mind, led Revachol before Frissel. He would have been better, but the damn commies drove him into a suzerain as the king. Has everyone forgotten already? They've forgotten already. It's no use talking to you. You were still in Daddy's borders when it happened. When we took our last stand against the Firth and rode the cavalry straight into gunfire. Bir askerin bu kadar gururla dikilmesinin sebebi nedir? Antika silah bilir bu çaka. Doğru. Bir saniye. Soğukkanlık artı. Soğukkanlık. Bir tane de buradan alalım. Hear that? Magnesium. That's what you're lacking. The lack of magnesium has you slouched. Değilim ki. The magnesium levels in your blood are dangerously low. It's about the low magnesium levels and not the high alcohol levels. Benim magnezyum eksikliğim var. Magnezyum seviyem gayet iyi. Düşünceden vazgeç. Git deli. Gel bakalım dede. I have really outdone myself. This is divine. Yes, that's what you need, Gaston. Diğer herif bu. Fat ass of yours. I hope your heart gives. Honey, it's a little pleasures. Life Malın doesn't ayağıma need to gelecek. be a struggle. Hello, officer. How might I be of assistance on this fine day? Ya bir Fuji ısırık versene ya. Oyunun kuralları ne? The goal is to throw your Olduğumuzu küreyi as close to geriye the doğru cochonnet tutuyor. as you can. İyice yakından atmak. That's the cochonnet. İlginç. Bana bu konuda biraz daha bahsetsene. Sanırım petanka ile ilgili bilmem gereken her şey o kadar. Bahset. First, you draw a circle about a half a meter in diameter. We made ours out of rope. Then, the order of play is determined by a coin toss. Then, the players aim to throw their bulls as close to the cochonnet as possible. They must stay in the circle and keep both feet planted. I could, but I'd rather not. I don't want to take up your time. You'll put that knowledge to good use in 50 years.
I'm sure of that, officer. 50 sene sonra. Öyle adam hakkında biliyor musun? I heard someone was hanged and left on a tree for a week. Birinin asıldığını hafta boyunca ağaçta kaldığını duydum. Gerçekten tüm bildiğim bu. Değil misin ya? Hiçbir şey bildiğin yok mu? Tüh, o zaman belki başka konuda yardım ediyorum. Başka bir şeyler duymuşumdur ya. No, I'm sorry. And I really would like to assist. You are a good guy, officer. I can see that. İkiniz de diyor. Şey yazılmış. Opsiyonlu yazılmamış burası. Then help him, you wimp. You have plenty of shoulder with the ghost caviar in the Union. Someone must know something. Ha, biliyorsundur sen. I wish I could, but I Sendika just don't solcularıyla know anything. takılıyormuş. I always keep my nose clean and don't gossip. Everyone knows and respects that. Türkiye'de de bilsem ama gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ben başımı hiç belaya sokmam, dedikodu yapmam. Herkes bunu bilir, bana saklıyor. Oyunculuğumuz tetiklenmiyor mu burada? Numara yapmıyor herhalde adam. Saygımı duyar. Sanki bir şeyler saklıyor gibisin. Gerçekten saklamıyorum. Of course he's holding back. Tabii ki saklıyor. So full of Union prick he can't even speak properly. Sendika çükü ağzından çıkmıyor ki ne dediği anlaşılsın. Can I at least finish my fucking sentence before you piss on it? Is that okay, René? I'm not anyone important in the Union. I just know Evrard. En azından cümlemi bitirmeme izin ver amına koyayım. Tamam mı Rene? Gözleri öfke dolu. Sendikada önemli biri falan değilim. Sadece Evrard'ı tanıyor. Evrard'ı nereden tanıyorsun? Everyone in Martinez knows the Clare brothers. I taught these boys human studies and history in the gymnasium. Ders vermiş. What do you know about history? You never witnessed history. Only heard about it years later, when it had already moved on. You don't know history. Ben tarih mi The old biliyorum diyor. soldier mumbles something under his breath and turns to face the sea. Denize The döndü. blind leading the blind doesn't even begin to describe it, is what he said. Sarıla What a dönüyorlar. prick. The officer was addressing me, not you, Captain. Where were we? Sendika üyesi misin? In many ways, yes. Like an honorary member. I attend meetings and parties, help with little things. Evrard, Edgar, and the older debarders all know me. Toplantılarına ve partilerine katılıyorum. Ufak tefek işlerine yardımcı oluyorum. Evrard, Edgard ve yaşlı port işçileri hepsi beni tanır. Pek çok açıdan mı? Oh yes. Tam olarak bir üyesi değilsin. Not in the technical sense. I don't have a vote or a membership card, but Evrard keeps me on the payroll. Just for the little things. Oy veremiyorum. Üyelik kartım yok ama Evrard beni maaşa bağlı ufak tefek şeylerini hatırlıyor. Of course he's not a member. He's not a member of anything. I knew that. He's a Vezavane. Bu bir fırıldak. Where the wind blows and tries to look important. I hate the socialist rabble, but even siding with them is better than living your entire life on the fence, never committing to anything. Pick a damn side already. Evrard için yaptığın ufak tefek işler ne? Writing work mostly. Occasionally, he needs something written and I happen to have a way. Ne tür şeyler yazıyor? Oh, nothing official, I assure you. Fonlanıyor. Just essays for the newspapers. About Martinez and how things are and how they could be. Yalan haberler yazıyor Had yani. these long talks where Gazeteler için makaleler sadece. Martinez'de olanlar ve nelerin olabileceğiyle ilgili şeyler. Evrard'la böyle uzun uzun konuşmalarımız oluyor ve Well, he tells his little pen man exactly what to say. It's commie propaganda, plain and simple. You should be ashamed of yourself. komünist propaganda diyor. thank you, officer, for being a consummate professional. You'll have this case wrapped up in no time. Sure, officer. Thank you, officer, for being a consummate ısırık professional. versene I'm ya. sorry, officer, but I really don't share food. Siktir git. Nothing personal, it's just a principle. Bir şey değil, sadece bir prensip. The only one you have.
Prensibim bu zaten. The sandwich looks like a culinary Aman be. well made and abundant in components. The author Sandviç sure bir aşçılık harikası gibi görünüyor. In addition to the obvious slice of ham, a fat one, you notice a brim of a tomato peeking. Benim çekti bir sandviç yapayım ya. Açlıktan karnım kazındı. Öyle bir anlatıyor ki. Öne çıkan kocaman jambon diliminin dışında alttan bir domatesin kenarını görüyorsun. Bir de mayonez mi o? Hadi be bir tanecik alsan. Götlük yapma Gaston. Herkese yetecek kadar var. Hadi be bir tanecik ısırsan be. Believe me, officer. I wish I could help you, but I need this sandwich to keep my blood sugar Dede stable. dövdürme kendini bana. Ver şunu. You need to pay attention to these things. Canım bana memur bey, size yardımcı olmak isterdim ama kan şekerimi dengede tutmam için bu sandviçe ihtiyacım var. Bir ısırık ya. Benim yaşımda böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Tam puşsun ya. Hiçbir işe yaramıyorsun. Bir de yalan haber üretiyorsun. Şerefsiz. Bari sandviç ver de canımız da olsun. You can barely hear him. The sweet smell of pickles in harmony with garlic butter and marinated onions emanating from the sandwich is driving your mind in a singular direction. It must be yours. Dinlemiyorsun kardeşim, o sandviçe ihtiyacım var. Fuck off! It's mine. Ha, yavşak. Benim bu. Sorry, officer. I'm sorry. I didn't mean it in a bad way. But the sandwich is mine. Tam bir I'm not yavşak gonna ya. share it. Paylaşmayacağım The diyor. dissidents come to rape our country, he hides. Ay, retoriğe bak. 14 istiyor. Dear sandwich and he gets close. We are a special kind of vermin, Gaston. Allah aşkına. Yayıllasam ne olur ki? A man so principled about his sandwich calls for a principled approach. Time to get political. Politik olma vakti geldi. Öyle yapsam pek emin değilim. Too late. Daddy's already fighting the bad fight. Make it stick. Çok geç, babacığın kötü dövüşmeye başladı bile, devamlı getir. Şehir boka batıyor. Er ya da geç yabancılar, anarşistler senin sandviçini çalacak. Senin kanlı sandviçin. İşaret et. Zalimlerin proletaryayı uyutmak için tasarladığı bir araç. Seçenekler son derece faşist veya komünist görünüyor, ya da ya söylemek istemiyorsam. Say one of these fascist or communist things or fuck off. Fail attırıyor ya. Fail attık diye rezil edecek ilk. Diğer odada otoriter, en çok faşist bir Şahşenko. yönetim vardı. Faşist. Kimsesiz hakkı verilmiyordu. Burada lütfen bu faşizme karşı herkese söz hakkı verilsin. Havenoamo X107 boncukla faşizan tutumlara lanet okuyor. Eyvallah yani. Vallahi faşizme karşı bacak omza yaptılar anında bizi retorikle fail atınca. Kime taşacağımı sürdüm diyecek artık, böyle o kadar çekilmişti. Deli lan, deli. 14 retorik istiyor manyak. Whoa, easy there, Goldmouth. He doesn't have to say anything. Re-engage cop mode and bail out if you like. Dur bakalım, irademiz bir şekilde bizim götümüzü kurtaracak sanki. Polis moduma döndüm, gülümseme başına. Bazı sorularım var Gaston. All right. Ha, kurtardık. Let's hear them, officer. İrademiz yetmeseydi bu arada zorla söylüyorduk ha. Bazen öyle durumlarda kalıyoruz ve zorla sike sike o şeyi yaptırıyor bize. İçgüdülerin bazılarıyla dengelenmek için atraksiyonlara giriyorlar. Pasif çek atıyorlar arkada. Onlar yaşanmazsa mecbur kalıyorsun. Sanki en önemli skill retorik gibi. Retorik ilginç, evet. En lüzumsuzlarından biri bence şehrin havası mı ne var ya. Neyse, burada fail'ımızı attık. Wow,
So someone's been a little boring. Birileri birazcık sıkıcı mıymış? Ne? Yes, my standard liege. Someone's seen all sorts of wild ideas pop off and thought, 7 dakikası kalmış. Otorite -1. Bitiyor bu. regular please. The brown. Evet, standart efendimiz William White çeşitçiliğin düşüncelerini uçuştuğunu görmüş de ben sıkıcı olan olayım demiş. Sıradan olan lütfen kahverengi. İşimi yapmaya çalışıyorum, sadece abartıyorum. Bu ne? Yeterince deli olmadığım için benimle uğraşıyor musun? Şu an düşüneceğim en son şey bu. Abartıya gerek. En son şey bu. No need to be defensive. The regularity, the brownness, the cut and dry have their appeal. A very standard. Raf tutmuyoruz diye özgürce polis yaptı bizi. Bu da ayrı bir sıkıntı yarattı. Raf tutup oyunculuk yapmıyoruz diye gıcık oldu bize. Abartıya gerek yok ya. Of course you do. Let's get right to it. My lord's copper type is regular cop. I'll let everyone know. I'll send out a telefax. Sıradan polis şeyi açılacak şimdi. 6 saatte onu bekleyeceğiz. Neden olmasın? Yolla. Done and done. No actual communiques will be sent, of course. Bu da tam bitiyordu. 6 dakika. Sıradan polis memuru. -2 içimdeki deniz. Düz memur işte. İçimizdeki sesleri sustururuz böyle. Ama bazı şeyleri de kaçırırız. Niye içselleştiremiyorum? Bu düşünceyi araştırmak için yeni bir yuva aç. Aç. Nasıl açıyoruz ki? Bir beceri puanı harcayarak yeni bir yuva açılsın. Aç oğlum, aç. Ya. 1 saat 20 dakika. İyi, çok bir şey değilmiş. Bu kadar olur. Önemli bir şey yapmayız. 6 dakika kalmış. Bakalım ne gelecek onu. Şimdiki deniz bayağı eğlenceli de. Çok bir şey yok. 28. Bu ihtiyar askerin bu kadar gururla dikilmesinin sebebini. As Rene turns from you to his partner and back, the medals on his chest rattle. Giydiğimiz o sikko sivetten dolayı çıktı. And his ribcage lifted, displaying them proudly. Beni önce sana, sonra arkadaşına, tekrar sana diyor. Göğsündeki madalyalar şimdi de hep parlıyor. Sırtı dik ve göğüs kafesi kalkıp bir şey de onlarla gururla sergiliyor. Kaç tane madalya var orada? The larger one is shaped like a cross. İki büyük olanın şekli haç gibi. Olansa güneşe benziyor. Haça bak. Çapraz duran iki tüfeğin üzerine taşlı madalya. Tüfeğin üstüne asılı. Güneşe bak. Önce güneşin mavi yıldız altına valyasını. Madalyaların, onların cesaretimden dolayı aldım diye bölüyor. It's a conflicted topic for the old veteran. There must have been a number of controversial episodes in his service days. İşte Gazi için karışık bu konu. Onu diyecektim, cesaret. Bebekleri öldürdün ve kadınlara tecavüz ettin. Cesaretin. Ha, cesaret. I'm sure, but I know this uniform's reputation. You are also wondering if I got this for raping women or killing babies. Muhakkak, ama bu üniformanın namını bilirim. Aynı zamanda kadınlara tecavüz ettiğim ve bebekleri öldürdüğüm için alıp almadığımı merak ediyordum. Öyle düşünmedim. O yüzden mi aldın? Benim namımı bildiğin hiçbir şey yok. Savaşçı bile bilmem. Tartışma bir konuya benziyor. Hadi başka şey al. Öyle düşünmedim ya, merak ettim. Honor is everything to me. Şeref benim için her şeydir. Whoa. Sounds like you're about to open the gates of conversation. This man will literally talk your ear off if you let him wander off the memory lane. Tutmaz bu diyor. Adam bir hikaye atıyor gibi geliyor ama şu anda başka bir şeyle ilgili konuşmak istiyorum. Anlat hızlı geçeriz. Madalyaları ne için aldın? For doing my duty in the heat of battle, for looking my mortality in the eye,
when men like Gaston here hid in the bushes and shot them. He saved some muddy princeling who foolishly strolled into the front line in his gown of velvet and gold. Genç prensimi It was kurtardım. the first months of the revolution here in Revachol. Unrest was spreading like wildfire. King Frisel thought he could end it all in one decisive strike. Sent his cousin, Drisson, to put an end to the unrest. Geliyor. Çuvaldızı kendine. Afriza tek bir hamleyle tek başı sonra mikrofonu Dyson'ı kırıyor. Alas, the young Drisson was all piss and no vinegar, wearing a tunic of purple velvet and cockatiel Ne oldu? to keep the long and bloody story short. Drisson marched us against the partisans. The rebels were smart. They let us come real close before opening fire. Suffice to say, it was carnage. Vay piçler. I was shot in the left shoulder and went down. Just a flesh wound. But just as I turned over, the prince fell into the mud next to me. He was missing his lower jaw. Then his horse, driven mad by the noise and smell of gunpowder. It's painful to even think about. Hang on to the story. Veterans get sentimental after such retellings. This Hadi might bakalım. yield something useful. Hikayeyi devam ettir. Gaziler böyle hikayeleri tekrar anlatınca duygusallaşır. Buradan işe yarar bir şey çıkarır. Peki sonra ne yaptın? I grabbed my sidearm and shot the beast in the head. Capitaine Arnoux, le fléau des... When I came to, it was all over. It was just me and Jolas Tresson, gurgling in the blood. The dink had taken numerous flesh wounds and lost a lot of blood. But despite missing his jaw, he seemed hesitant to die. Tougher than he looked, that one. Başıma daha kötüleri geldi. I doubt it. Anyway, I grabbed the prick and started crawling. Kept going until the 59. Through some miracle, we both survived. And the jealous freak convinced Frisel to give me a medal for not leaving him to die in his own blood. Peace and he was the commanding officer and I was on duty. Just doing my job. Shouldn't hand out medals for that. 13 months later... You sense he's downplaying it. He did a lot Fazlalık yaptığını fark ediyorsun. Görevinden çok daha fazlasını yapmış. It's Herhangi birinin görevinden fazla. in his billowing breasts and untarnished self-worth. Bazı gibisin. The old carabinier stands quietly like a statue, his features motionless. What Monseigneur Modesty is not telling you is that he crawled over 7 kilometers before the cavalrymen found him, and that even while crawling with a mangled half-dead prince on his back, he still managed to murder 3 rebels on his way. Alçak Gaston. Is that pride in his voice? It's deep down, but maybe even unbeknownst to the man himself, it's there. Necri açıl zamanında büyük yapan gibi adam var. Bir etmek için bir an gibi dönüyor. Riske almak istemiyor. Maybe, but also bear in mind, officer. Oh no, you have to get shot repeatedly, and you need to get your hands bloody. Do not speak of what you know nothing about, Poltroon. Duty is something you will never Gaston'u bir understand. dövdürtelim Rene'ye de bir sandviçi düşsün elinden yeriz biz de. Eyvallah öyle. There were many such stories in those days. Many such men too. True Revacholians. Men with backbone. Oh yes, René, yes. I'm not getting into this with you again. You should try to come up with a heroic story of your own. Impress this old soldier. Bu oyunculuk 14 istiyor ya. Bu ne ya? Kendi kahramanlık hikayeni anlat. Anlatalım tamam da kardeşim. Ne geldi buradan?
Hala dönüm noktası gelmemiş. Oyunculuk -1. Ne var? Rigorous self-critique. Rigorous self-critique. Here it is. Hard facts from the man you are. You once jerked off in the locker room and were caught. You held a young woman by the arm and kept her in your apartment for 20 minutes against her will. That's right. These are not flights of fancy. These are real deeds, Harry, emerging from the darkness of your past. You tried shooting a fleeing suspect in the foot, but hit him in the pelvis, crippling him for life. And, above all, you let life defeat you. All the gifts your parents gave you, all the love and patience of your friends, you drowned in a neurotoxin. You let misery win, and it will keep on winning till you die, or overcome it. Şerefsiz değil, biraz sıkıntılıymışız. Vay be. Zeka ve duyarlılık kırmızı sınava başarısızlıkları +1 moral yeniler. Zeka ve duyarlılık kırmızı sınava başarısızlıkları +. Bünye ve motor beceriler kırmızı sınava başarısızlıkları +1 sağlık yeniler. C işi için öğrenme sınırı artarak 6 oldu. Harbiden 2, 4, 6 olmuş. 4'tü. Ne oldu? It's clear you like the hard stuff, Bruta. Şeyleri sevdiğim belli bir ara. Neyleri sanki midem gurulduyor. Evening falls. The time has come to take the vow. Hayda. Akşam çöküyor. Yeminler etme vaktin geldi. Ne yeminler? Vows are blurred and Kan ve et yeminleri. Kalın bağırsaklarım ne saçma diyor. Lower intestine. The term is metabolic and circulatory system. Kalın bağırsak mı? Metabolizma ve dolaşım sistemi diye. Tamam ama sert şey ne? Fascism, Brota. Tam bir defa. Faşizm nedir gerçekten? Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachel's problems? Sığınmacılar mı? Yes, them, but also Sığınmacılar. women. Kadınlar. Women, men of war. You don't like them. They're insane. Their idiocy needs to be scrubbed off this world with rubbing alcohol. Women need to go back to the fucking kit. That's what fascism boils down to. The rest is also important. But the stomach truth. You're having a stomach truth. Bir hakikat. Neden başıma Because geldi bu? you've said the hard things that others won't say. The good things, you've said them many times. Sizin kulağa çok kötü geliyor ama başka bir şey desek mesela gelenekçilik. Okay, yes, let's call it that. Good thinking. Araran. You're going to keep your views, right? Keep your views, Brota. Hayır, bozuk bir mide beni oyunu getiremez. There's a slow, painful growl somewhere in your intestines, knocking on your alcohol-engorged liver. Elma çatacak ya. Bağırsaklarında yavaş varlı bir gurultu var. Alkol şişkinici karaciğerine It vuruyor. is one of betrayal and disappointment. Lanet ve hayal kırıklığının gurultu. Hiç olmadı. Bir şeye tohum atacaktı büyük ihtimalle.
Görevlerden sağ tarafa baksana. Star Polisi 2, Kıyamet Polisi 0, Özürcü 4, Sıkıcı 4. Biraz önce de 4 olunca geldi. Komünist 5, Faşist 4. Liberal 2, Merkezci 3. Komünist geldi gitti herhalde, onu da siktir ettik. Bunların hep bonusları var aslında da. Ama düşünce yapını etkiliyor büyük ihtimalle seçimlerini. Şimdi burada fail'larsak moral artısı alabiliyoruz herhalde. Ya da işte herhangi bir şey gibi. Aynen. There doesn't seem to be anything worth mentioning among your achievements. You should resort to good old Yani lying. artık fail'lar bile bir başarı oluyor o şekilde. Çok da önemli değil ya. Ne yazık ki başarısızlığın arkasına bahsetmeye değer bir şey varmış gibi görünmüyor. En iyisi yalan söyleyeyim. Ben bir köpeğim vardı. Fifi sonbaharda günü geç saatte onunla balığa çıkmıştım ama kayık sallandı ve suya düştü. Ben de ardına atladım. Rene sesini alçaltıp ben de eski askerim. Özel kuvvetler. Gizli operasyondan gizli askerim. Yalan söylemek tarzım değil. But of course, sire. Looks like they're waiting for you to speak. Kötü kurtardık. Adam hakkında bir şey biliyor mu? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, Yazık I ki have no bilmiyor. grounds about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Bilmiyormuş. Helal halk. In Martinez, the union is the law. So can you really blame them? Martinez kanun sendikalarının elindedir ama senin aynı sızlarla bir derdin yok mu? Cop is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. Polislerle derdim yok. I admire the effort to bring order to our streets. Halklara düzen getirme çabalarını takdir ediyorum. Yani hiçbir şey bilmiyor musun? If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the reef. Onu söylerdim diyor. It is true, sire. He knows nothing. Hiçbir şey bilmiyor. Ben bekçi kulübeni buldum. Yes, the Debardeurs Union pays me to stand vigil during the night. Not out of any political allegiance, mind you. Seri sendikası bana geceleri nöbet tutmak için maaş veriyor. I'm an old man. Don't sleep more than a few hours every night anyway, and money is tight. Buraya da sıkışıyorum diyor. He feels like he has to justify himself for some reason. Bir sendikanın altında çalışmış oluyor. Nedense kendini savunması gerekiyormuş gibi hissediyor. Cinayet gecesinde bir şey görmüş olması. Kulübe tam avluya doğru bakıyor. Orada bir fotoğraf gördüm. Sen de vardın. O kadın kim? Cinayet gecesi. Yes, it does. Unfortunately, I wasn't working that night. Been on a 2-week leave since last Monday. İzindeymiş. Neden izindesin? Senin yerine kim nöbet tutuyordu? No one. Hiç kimse. The bus has been unmanned since last Monday. There's no other guard. Başka bekçi yok. It's just me. Bekçisiz mi yani? Yes. Evet. It's not actually an issue. I mean... Look, officer. The container yard doesn't actually need a guardsman. Bekçiye ihtiyacı yokmuş mekan. Monsieur Claire had that booth built Dekoratif. specially for him. It's mostly decorative. Çok dekoratif mi? Possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Aydırıcı. Evrard created this job Oldu. for René because he knows the Royal Carabiniers pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. A decorated Kingsman collecting there reflects bad on the whole neighborhood. Varlıklar garibanlar kolluyor. Herkes beraber çalışıyor, buna bayılıyor. Böyle bir bağımlılık ya. Adamı daha fazla zayıflatır. Yayıp hiç bunun ortası yok. Yine yalnızca tek bir adam, bir programa ihtiyacımız var. Bugün yaşlıları iş piyasasına geri döndürmeliyiz. İnsanları motive etmeliyiz. Birine hizmetlerini kiralamamalı. Parayla yatırım yapmalı. Birkaç kişi daha bulmalı. İşi büyütmeli. Gündelik yaramaz. İşe toplayarak para kazanma hiçbir sakıncası yok. Ben de yan aktivite olarak yapıyorum. Oh,
I didn't mean to imply there's something wrong with that. Terbiyesiz I herif. do it too. Ben Everyone de does yapıyorum. it. Herkes yapıyor. It's an excellent side thing. Yes, yes, yes. Can we conclude the topic of my guard booth now? Fotoğraf vardı. She is nobody. Kadın hiç She's none kimse. of your concern. And I Ben refuse meseleleri to RM discuss ile my konuşmayı private affairs. reddediyorum. The lady is Jean-Marie Beaulieu, and she sure as hell wasn't a nobody. Şimdi merhaba Gaston. Kesinlikle hiç kimseden ibaret değildi. Anladım. Yes, yes. Like I said, it would be up anyway. So might as well keep an eye out. Hadi şu silah konuşalım. El McGrave, 4.46 caliber, breech loading, Revachol made. Good weapon, accurate and reliable. İyi silahtır, isabetli ve This one's güvenilirdir. inoperable. The bolt Çalışmaz. is missing and the mechanism is jammed shut. Still a Yine beauty. de güzel alet. Where Çalışmaz. did you find her? Bodrum'da. Üzgün, bu bilgiyi seninle paylaşıyorum. Ne demek buldun? Benim tüfeğim hep yanımda. Şuranın Bodrum'unda. I'm not surprised. There are probably lots of forgotten wartime weapons lying around here. Back in the day, everyone had something stashed away. Zamanlar herkesin zuladığı bir As for zuladığı bir the şey rifle, vardı. I don't know what else to tell you. These BM446s are an antique. No one uses them anymore. The Kimse ammunition is kullanmıyor. impossible to find. Mühimmatını bulmak imkansız. Başka bir şey soramıyoruz mu? Yok mu bildiği bir yer bulabileceğimiz? Vay amına. Okey. There. Working class drunk. You know what this means, right? İşte sarhoş mavi yakalı. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Vaka çözüldü. Cracked it. Çözdüm, kısa günün kârı. Day's work. Dur biraz, tam olarak neyi çözdün? Bu kadar basit. Bunu daha fazla düşünmeye bile gerek yok. Hoşçakal. Neyi çözdüm? What do you mean? What Ne did demek şeyi çözdüm? Look at how Sarhoşun ne working kadar class that mavi yakalı drunk is. olduğuna baksana. Kadının kocası, kayıp kocası. Proletarya ayaklaması geciktik lider. Üçüncü bir seçenek var mı? Kadının kayıp kocası. Yes, and you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Bana şampanya ver. There's no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found. Ne oldu lan ya? Buldum, gel. Kocanızı buldum. God damn it, I already told you. My husband isn't Kocam kayıp değil ki. Nerede olduğunu bilmediğinizi söylediniz. Ben yine de onu buldum, o kadar iyiymişti. Very well then. Where is he? Neredeymiş? Orada, deniz tarafındaki mavi yakalı sarhoş işareti. Excuse me? Mersi, I don't follow. anlamadım. There's something else hiding in her voice, though. A trace of worry. Şimdi saklı başka bir şey var, sanki endişeydi. Sarhoş bir mavi yakalı buldum ve kocanız olabileceğini düşündüm. Right, cause working class women come with alcoholic husbands. You know what? Tabii, çünkü mavi yakalı kadınların hep alkolik kocaları olur. Bakın ne diyeceğim. Bir şeydir herhalde, üzgünüm. Bazen aptalca şeyler söylüyorum. Ne? You were right. I do have an alcoholic husband. Although not that one. Ama o değil.
Doğru diyorsunuz. Alkolik bir kocam var ama o değil. Aynı zamanda kayıp mı? No, he's not. Hayır Or değil. maybe he is. I don't Belki know. de kayıptır, bilmiyorum. He's probably in the park or in Shamrock somewhere. Yerlerde arkadaşlar Drinking içiyordur. good. I haven't seen him for... Well, to hell with him. Onu ne zamandır, aman kahrolsun. Kitapları tamamen unuttu. Onun yerine boş boş uzaklara bakıyor. There. She's worried now. Endişelendi şimdi. Endişelenmiyorum. Onu bulup eve geri getireceğimi söz veriyorum. She sighs, but Hiç geçiyor ama ifadesi biraz şükran ve rahatlama seziyorsun. All right, go ahead. Pekala, buyurun, bir Do you have sorunuz var any mı? questions? Kocanızı tarif eder misiniz? Honestly, not that different from you. Size benziyor. Tahmin edeyim, disco bir arkadaş mı? Anladım, öyleyse polis olmalı. No, no. He is definitely not a cop. I meant that he's a little chubby. That's all. Kesinlikle polis değil. Tek demek istediğim biraz tombul olduğu. wait. Did she just imply that Öyle mi dedi? you're not fat? The body type she's referring to is called a Franco-Nigerian hard body. Çıkman değilsin sen. Ben tombul değilim, kocanız da değil. İkimiz de Frank'ın bir vücudun sahibiyiz. Anladım, başka? What else? He was wearing a dark brown leather Parlak jacket mavi with a astarlı bright koyu blue kahve inner deri lining. ceket. The Astarı lining is yapımı kendim hand-sewn. yaptım. I made it myself. It's his cool jacket. Kocamın havalı God ceketi. knows Onu it's giymek too için cold to havanın run fazla around in soğuk oldu. this, but he refuses to change. Who cares about the cold when you have your cool jacket to wear? You can completely simplify. I even tried throwing it away once, but he just dug it out of the bin. Can you believe it? Hatta bir kere onu atmaya bile çalıştım ama gidip çöpten geri aldı. İnanabiliyor musunuz? Onu çöpten mi aldı? Vay canına, iğrenç. Eğer o ceketten o kadar havalıysa gerçekten de anlayabiliyorum. Well, what can you do? Elden ne I hope gelir that ki? at least that extra... She's thinking about him out in the cold, in some park, or on the coast. And it's making her more and more worried. Bunu endişelendiriyor. Onu en son ne zaman gördün? Yesterday morning, Dün sabah he went to the kütüphaneye gitmişti. library. He went to retrieve my book and he promised Oradan he'd eve walk geleceğini straight söz back vermişti. home because we talked about this. We talked about not wandering off again. Bağımlı hakkında ne I don't yapacağımı know bilmiyorum what to do. açıkçası. I honestly don't know what to do. Gone for around 36 hours then. Yukarı 36 saattir yok demek. Vay be, bu gerçekten de bir kayıp vakası. She turns away from you in an attempt to recover. Anladım. So you are going to look for him. Tabii arayacağım. She genuinely wants you to. Artık gerçekten aramanı istiyor. Evet, onu evine size getireceğim. Thank you. Please do. Even though I'm sure he şimdi will böyle oldu. return home by himself. I'm still sure of that. Teşekkür ederim, sesindeki şükran. Lütfen bulun, kendine eve döneceğine emin olsam da hala eminim bundan. She tries to maintain a brave front. even Cesur though her görünmeye eyes çalışıyor. reveal the opposite. Gözleri aksini açığa çıkarıyor. Hadi görüşürüz. Aldım quest'im ben. Çocuklar gitti mi, ne yaptı? Ne yapıyorsun lan? Günah. Fuck does Kuno care? The fuck about it? You're testing. Get lost. Yeah? Yeah, whatever. Kuno doesn't. The fuck do you want with it? Good call, Pigmeister. Don't. Kuno doesn't. Yok, yeni bir şey yok. Ablayla konuşamıyoruz mu? Çatıda. Hala bir 8 reale ihtiyacımız var en azından. Ha, evet. Akşama çok var ya, 14.45. Şu kamyoncuları sorgularım.
Sonraki devam ettiğimizde günlük de yeter. Yarın daha uzun oynarız. Yani bu akşam. Peki o 6 dakika kalan skill'den ne çıktı? Baktık ya bir şey çıktı. Çuvaldızı kendine. İşte bünye veya motor becerilerde fail'larsan artı bir sağlık yeniliyor. Zeka ve duyarlılıktan fail'larsan moral yeniliyor. Rezil bir geçmişimizden bir anı ortaya çıkarttı. Bu şekil. Moral veriyor. Kırmızılarda sağlık veriyor. Sarı ve şeylerde, açık mavilerde moral veriyor. Bir tane daha kafada şey yapıyor, çalıştırıyor. Hadi bakalım. Eyvallah. Görüşürüz. Teşekkürler. İzlediğiniz, destek olduğunuz için eyvallah.